Merhaba arkadaşlar. Merhaba yazılımla giriş seviyesi MATLAB eğitimine hoş geldiniz. Ben Barış Ertemli. Almanya'da endüstri mühendisliği okuyorum ve bu eğitim boyunca sizlere MATLAB'ı ben anlatacağım. Şimdi bu video serisi kimin için? Bundan bahsedelim biraz. Bu video serisi aslında MATLAB'e hem giriş yapmak isteyenler, hem başlamak isteyenler, hem de temellerini güçlendirmek isteyenler için tam uygun bir eğitim seti diyebilirim. Ve de bu eğitim setinin hem bir tane video olarak 4 saatlik, 3 saatlik tam neye tekabül edecek bilmiyorum ama uzun bir videosu olacak. Hem de küçük küçük partlara ayrılmış birden çok videosu olacak. Hangisini tercih ederseniz onu tüketebilirsiniz. Şimdi biraz MATLAB'i tanıyalım. MATLAB nedir? MATLAB hala akademi dünyasının, hala akademi sektörünün vazgeçemediği bir yazılım dilidir. Ve açılımı Matrix Laboratory'dir. Matrix laboratuvarıdır. Peki bunu öğrenmek neden kıymetli? Neden hala MATLAB öğretiliyor? Neden hala MATLAB'i öğrenmemiz gerekiyor? Çünkü MATLAB aslında bir noktada hesap makinesini yazılımla buluşturabileceğimiz akademi sektöründe en kolay erişilebilir yazılım dillerinden bir tanesi. Dolayısıyla hala okullarda MATLAB öğretiliyor ve hala öğrencilerin bunu bilmesi, öğrenmesi ve bir noktada pekiştirmesi bekleniyor diyebilirim. Şimdi kurulumuna geçelim. MATLAB'i kurarken aslında böyle adım adım takip edebileceğimiz kesin noktalar yok. Çünkü MATLAB'in aslında genel olarak zaten akademi dünyasında kullanıldığından dolayı üniversitelerle anlaşmaları var. Bunlardan bazılarını göstereceğim, bazı üniversiteleri göstereceğim ve benim şu an burada Almanya'daki üniversitemin nasıl ilerlediğini göstereceğim. Burada aslında sizlere biraz da kendi üniversitenize, kendi erişebildiğiniz taraflara, erişebildiğiniz platformlara yönlendireceğim. Çünkü MATLAB'in normal lisanslı hali ücretli. Dolayısıyla biz aslında öğrenciler olarak bu MATLAB'in lisanslı kısmını üniversite anlaşmalarıyla beraber kullanıyor oluyoruz. Şu şekilde göstereyim. Öncelikle Abdullah Gül Üniversitesi'nin mesela bu şekilde bir Google araması yaptığımız noktada aslında bu şekilde MATLAB Access for Abdullah Gül Üniversitesi diye bahsettiği bir sayfası çıkıyor. Bu şekilde aslında buradan sign in to get started diyerek bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Ardından bir yandan benim Türkiye'deki üniversitem olan Uludağ Üniversitesi'nde bu şekilde bazı kurulum adımları mevcut. Burada aslında sizi bu yüzden kendi üniversitenize biraz bırakacağım diyebilirim. Benim de şu anki üniversitemin burada aslında yine bu şekilde kurulum adımları mevcut. Bu noktada sizi kendi kaynaklarınızı biraz yönlendirmem gerekiyor. Çünkü diğer türlü sadece paralı adımları gösterebiliyor olurum. Onu da zaten tercih etmeyeceğimizden dolayı sizleri bu şekilde yönlendirebilirim diyeyim. Şimdi MATLAB'i kurduk. MATLAB'i açtık. Ne oldu? Neredeyiz? Şimdi ona bakalım. MATLAB'i açtığımızda karşımıza böyle bir arayüz çıkıyor. Görüyoruz gayet bir noktada boş. Bir noktada boş diyebilirim. Biz burayı şimdi biraz tanıyalım. Önce arayüzümüzü tanıyarak başlayalım. Şimdi sol tarafta gördüğünüz, şu anda ekrana highlight ediyor olmam lazım. Sol tarafta gördüğünüz current folder kısmı aslında benim de şurada gördüğünüz buradaki dosyanın dizini, dosya dizininde, buradaki dosya klasöründe neler olduğu, neler bulunduğu, ister MATLAB dosyası olur, ister farklı dosyalar olur vesaire. Bunları zaten ileride daha bahsediyor olacağız. Script'tir vesairedir. Bunların aslında nelerin bulunduğunu gösteren bir dosya penceresi diyebilirim. Ardından ortada bir editörümüz var. Bu normalde bu kısım direkt bir şekilde açılmıyor olabilir. Fakat eğer size direkt bir şekilde bu editör kısmı açılmıyorsa, yani sadece bu aşağıdaki command window kısmı yukarıya doğru tamamıyla burayı kaplıyorsa, şuradan buraya gelip şuradan new script diyerek aslında bu kısmı siz de elde edebilirsiniz. Buradan da zaten detaylı bir şekilde bahsediyor olacağım. Burası da aslında bir noktada bizim kodlarımızı yazdığımız, bir dosyaya kaydettiğimiz ve daha sonrasında aşağıda da bunu çağırdığımız bir kısım diyebilirim. Aşağıda command window'umuz var. Aslında burası da yine kodlarımızı yazabileceğimiz, fakat bir dosyaya yazmaktansa direkt çalıştırabileceğimiz bir alan. Zaten birazdan bahsediyor olacağım. Sağ tarafa geçtiğimizde ise sağ tarafta bir workspace'imiz var. Burasını kullanım halindeyken daha iyi anlayacaksınız. Fakat bizim burada tuttuğumuz değişkenler, değişkenlerin değerleri, bazen hacimleri, bazen birimleri gibisinden bu tarz aslında bizim o anki değişkenlerimizin bilgilerini tuttuğu bir alan diyebilirim. Sağ altta şu an benim kameram büyük ihtimalle blokluyordur. O kısmı da şu şekilde göstereyim. Sağ altta da bizim comment history'miz var. Burası da biz comment window'da komutlar kullandığımız noktada sürekli zaten güncelleniyor olacak. Buradan da aslında bir önceki adımlarda, hatta bayağı geriye kadar gidebiliyor, bir önceki adımlarda neler yaptığımızı aklında tutan bir komut geçmişi diyebilirim. Onun dışında tek bakmadığımız kısım sol altta details kısmı. Burası da aslında gösterebilmek için şuraya zaten şöyle bir şey yazdım. MATLAB'i hesap makinesi olarak kullanmayı öğrendiğimiz dosya diye. Burası da aslında dosyayı seçtiğimizde bu dosyanın detaylarını bize ufak bir şekilde veren bir pencere diyebilirim. Onun dışındaki geri kalan kısımların pek çok kısmını süreç içerisinde zaten sizlere anlatıyor olacağım. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Şimdi MATLAB dediğimizde genel olarak matematikle iş yapacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla bu videoda aslında bugün MATLAB'i biraz daha
nasıl hesap makinesi olarak kullanabileceğimizi öğreteceğim sizlere. Bir noktada zaten yapacağımız pek çok şey buraya bağlanıyor. Toplama, çıkarma, bölme, çarpma hiç fark etmez. Gerekirse daha kompleks işlemler de dahil olmak üzere süreç içerisinde zaten öğreneceğiz. Şimdi başlayalım. En basitinden toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Bir şeyi biz aslında şuradan geleyim. Ben bu tarafa yazmadan önce ya da şöyle yapalım. Herhangi bir şeye ben mesela 5 artı 3 demek istedim. Ardından gelip buradan run section dediğimde şurada ben şu şekilde 2 tane yüzde işareti koyduğumu yeni bir section oluşturmuş oluyorum. Dolayısıyla ben burada aslında run section diyerek sadece şu kısmını çalıştırıyor olacağım. Zaten üstünde şu an bir şey olmadığı için her türlü aynı şeye denk gelecek. Run section dediğimde bana burada bir sonuç veriyor. Zaten direkt bu şekilde hesap makinesini yapabiliyoruz. Burada bizim şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Daha detaylı konuşacağız. Fakat gördüğünüz üzere burada aslında sağ üstte bir şey oluştu. Değişken oluştu. Bunun ismi ans diye kısaltılmış. Zaten uzunu answer'dır. Bir noktada da sonuç, cevap diyebileceğimiz bir değişkendir. Bunun değerini zaten buna göre değiştiriyor. Ardından ben 5-3 dediğimde 2 olacak. Bakın yine zaten buradaki değişkenimiz değişmiş oluyor. Aynı şekilde çarpma ve bölme de yapıyor olabiliriz. Hiç fark etmez. Buradaki bütün aslında şeyleri MATLAB bizim için sağlıyor diyebilirim. Sadece şuna bir noktada dikkat etmemiz gerekiyor. 5-1-2 yaptığımızda gördüğünüz üzere virgülden sonra 4 basamak tutuyor. Ve bu olabildiğince isabetli hesaplar yapmamızı sağlayacak detay seviyesinde olduğundan dolayı virgülden sonra 4 basamakla işlem yapıyoruz diyebilirim. Ardından hatta şunları şu şekilde tutayım ben de buraya. Zaten bu dosyayı sizlerle GitHub'ımız üzerinden paylaşıyor olacağım. Dolayısıyla bu aslında yazdığım her şeye de buradan erişebiliyor olacaksınız diyebilirim. Ardından bir de üstel işlemlerimiz var. Onu da şuradan geçmeden önce bahsedelim. Ben buraya üstel işlemimi de bu şekilde yazabiliyorum. Yine çalıştırdığım noktada tabii bu hepsini böyle yapacak. Burada gördüğünüz her şeyi yapacak. Ve üstel işlemi de bu şekilde yapıyor olabilirim. Yani bir üst ok koyarak onu da Shift 3 tuşlarına basarak aslında bu şeyi de koyabilirsiniz. Ve bu şekilde de aslında üstel işlemleri yapıyoruz. Şimdi sizlere MATLAB önceliğinden bahsedeceğim. Şimdi hesap makinesi yapıyoruz tabii ki de ama matematik dediğimizde işlemlerin bir önceliği var. MATLAB bunu nasıl algılıyor? Bunu yorumlayalım biraz. MATLAB öncelikle parantezlere bakıyor arkadaşlar. Yani siz herhangi bir şey yapın hiç fark etmez. Ben gelip burada klasik normal matematikte de olduğu gibi hatta şöyle parantez açarak başlayalım. 5 artı 2 dedikten sonra istiyorsam çarpı 2 diyeyim. Fark etmez. Önce parantez yapılır ardından çarpı 2 yapılır. Zaten 7 olduğundan dolayı 7 çarpı 2 ile de 14'ü buluyor oluruz. Ardından üstel işlemlere baktığımızda da burada aslında bir noktada şu şekilde diyebilirim. Zaten yine matematikte olduğu gibi parantez içine her şekilde parantez içinden başlanıyor. Ardından çarpma oluyor ve sonra toplama ve çıkarma işlemlerine bakılıyor. Zaten burada da bunu çalıştırdığımızda görüyoruz ki burada hatta şunu da şöyle kafamız karıştırmasın diye aşağı kaydırayım. Bu şekilde 31'i elde ediyor oluruz. Çünkü burada zaten şunu yaptıktan sonra buradaki üstel işlemi yapıyor olacak. Ardından üstel işlemlerden sonra çarpma ve bölme, çarpma ve bölmeden sonra da ekleme ve çıkarma şeklinde gidiyoruz diyebilirim. Zaten normal matematikte olduğu gibi. Şimdi bir tane örnek yapacağım sizlere. Ardından 2 tane de size örnek bırakacağım. Bunun için hemen buraya çalışma alanına geçiyorum. Şimdi size yapacağım örnek şu şekilde. Matematiksel simbolleri, matematiksel hesaplamaları ve belki de formülleri burada yazıya dökmeye çalışacağımızdan dolayı ben aslında bu eğitim boyunca pek çok bu şekilde çizim yapabileceğim bir Microsoft Whiteboard programını kullanacağım. Şimdi sizlere yapacağım örnek şu şekilde. 4 artı 2 çarpı 2 bölü 2'nin karesi. Şimdi biz bunu MATLAB'e nasıl yazarız? Yani sonucu zaten 16 ama biz bunu MATLAB'e nasıl yazarız? Bunu göstereceğim. Sonra da 2 tane daha örneğim var. Onları da size bırakacağım. Biraz videoyu durdurup onları sizden yapmanızı isteyeceğim. Şimdi MATLAB'e geldiğimizde bunu nasıl yazıyoruz? Bunu öncelikle zaten bakıyoruz. 4 artı 2 çarpı 2. Şimdi bir kere 4 artı hatta en başından bir parantezle başlayayım. Çünkü karesini alacağız en sonunda. 4 artı 2 çarpı 2 diyerek başlıyorum. Ama ardından bu bütün işlemin paydasını 2'ye bölmem gerektiği için, bütün işlemi 2'ye bölmem gerektiği için bölü 2 yapıyorum. Fakat bir de bu bütün işleminde bir noktada tekrar karesini almam gerektiği için tekrar başına gelip parantez koyup sonuna da tekrar parantez koyup bunun karesini alıyorum. Ve bu şekilde aslında 16'yı elde ediyor oluyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şeyler şuradaki belki spacing'ler olabilir. Ben daha rahat görüyorum bu şekilde. Şurada da düzelteyim. Bu şekilde daha rahat görüyorum nelerin daha ayrı olduğunu, nelerin daha ayrı olması gerektiğini vesaire. Burada zaten önce 2 çarpı 2 yaparak başlıyor. Sonra 8, sonra bölü 2 yaptığında 4 ve 4'ün karesi de 2 şeklinde devam ediyor. Ardından 2 tane daha örneğim mevcut. Onları da size şu şekilde yazayım. Şimdi
Burada bir videoyu durdurup sizin biraz bununla zorlanmanızı ve bir noktada böyle biraz kendinizi keşfetmenizi istiyorum. Lütfen şu an videoyu durdurun. Ben zaten birazdan hemen çözümünü yapıyor olacağım. Bir de MATLAB'te kendiniz deneyin bakalım ne kadarını yapabileceksiniz. Evet, umarım yapabilmişsinizdir. Şimdi ben çözümünü göstereyim size. Şimdi burada tekrar yeni bir section açıyorum. Şu şekilde yeni bir section açıyorum. Ve yapacağımız şey şu şekilde. 6 çarpı ile başlıyoruz. Ve bir parantez koyuyorum. 10 bölü 13. Zaten 6 çarpı 10 bölü 13 olduğundan dolayı. Artı 18 bölü parantez içinde 5 çarpı 7. Çünkü paydanın 35 olmasını istiyoruz. Diğer türlü eğer burada parantez koymazsak 18 bölü 5 yapıp ardından 7 ile çarpacak. Ardından 18 bölü 5 çarpı 7 dediğimde bir artı daha koyup 9'un karesi ve bu 9'un karesini de yine paranteze alıyorum. Çünkü çarpı 5 yaptığımda ve bunu şu şekilde algılayabilir. Hemen onu da göstereyim. Parantezler gerçekten çok önemli. Eğer ben 9'un karesini şu şekilde paranteze almazsam 9'un karesi çarpı 5 olarak alır. Bunu da 9 üzeri 10 olarak alır. Dolayısıyla bizim burada aslında parantezleri kullanıp bir şeyleri gerçekten limitlememiz çok kıymetli diye söyleyebilirim. Ve ardından bunu da çalıştırdığımda 410,1297 gibi bir sonuç alıyoruz. Umarım siz de aynı sonucu benimle beraber alabilmişsinizdir. Son bir örneğim daha var. Şu şekilde geleyim. Burada da yine biraz benzer bir şey. Biraz daha belki zorlayıcı olabilir. Evet. Burada da biraz daha üstel fonksiyonları, daha doğrusu fonksiyon demeyelim, biraz daha üstel sayıları çalışıyor olacağız. Bir durdurun, bir deneyin bakalım. Umarım yapabilirsiniz. Ben zaten buradayım. Hoş geldiniz. Şimdi bir de çözümünü benden dinleyin bakalım. Tekrardan MATLAB'ime geldim. Şimdi 3 çarpı diyorum ve bir parantez açıyorum. 35 üzeri. Şimdi üzeriyi aslında 2 kere koyduğumuzda koyuyor bu arada. Çünkü üzeri bir şey klavyelerde o şekilde işliyor genelde. Ben şimdi Shift 3'e bastığımda gördüğünüz üzere gelmedi ama A'ya bastığımda, tabii özel bir şey olduğu için, üzeri tuşuna bastığımda Shift 3 yaptıktan sonra bir şey bastığımda o tuşu basar. Dolayısıyla neden basmıyor gibi dediğiniz bir noktada bunu deneyimliyor olabilirsiniz. Ben şimdi rastgele G'ye bastığım için o geldi. 35 üzeri 1 bölü 4. 35 üzeri 1 bölü 4. Bunu bu şekilde yazıyoruz. Ardından 14 üzeri 0,35 dediğimiz noktada bunu çalıştırıyorum ve sonucumuzu 9,8154 olarak buluyoruz diyebilirim. Burada hatta ben şu an az önce kontrol ettim. Ben kenardaki notlarıma da zaten şuradaki parantezleri koymadığımdan dolayı mesela hata yapmışım ve zaten buradaki parantezleri koymadığımda görüyoruz ki 28,7685 geliyor. Bunun sebebi de 35 üzeri 1 ve bu sayıyı bölü 4 olarak algıladığından dolayı o şekilde çıkıyor. Dolayısıyla parantezlerimiz çok kıymetli diyebilirim. Siz de bu hataya düşmeyin. Ama bu hataya düşmek çok normal. Neyi paranteze koydum, neyi paranteze koymadım, neyi koymalıyım, neyi koymamalıyım. Bu hala zaten herkesin, yani gerek MATLAB'i bilen gerek diğer yazılım dillerini bilen kişilerin de zaten hala pek çok noktada hata yaptığı şeyler diyebilirim. Bunlar hatadır, yapılır. Bunları görüp saptayabilmek zaten asıl önemli olan kısım diyebilirim. Bunların dışında bizim bazı fonksiyonlarımız var. Bu tarz işlemleri biraz daha hızlandıran. Şimdi sizlerle bunları paylaşacağım. Şimdi en basitinden square root fonksiyonumuz var. Yazamadım. Square root fonksiyonumuz var. Bu square root fonksiyonu bizim zaten karekök demek. Square root. Direkt bir şeyin karesini alıyor. Şu şekilde gösterebilirim. 2, 16 koyalım. O gelsin. 5 koyalım. Küsuratlı gelsin. Fark etmez. Bu square root fonksiyonu bizim direkt karekökü almamızı sağlıyor diyebilirim. Ardından bir de bizim exponential fonksiyonumuz var. Exponential fonksiyonu da e üzeri, burada verdiğim örnekte 5 şeklinde çalışıyor. Veya e üzeri 1 dediğimde veya e üzeri 2 dediğimde veya fark etmez. Bu şekilde aslında exponential fonksiyonu da bu şekilde elde edebiliyoruz diyebilirim. Ardından aslında bazı değil bütün yani trigonometrik fonksiyonlarımız var. Bu trigonometrik fonksiyonlarımız zaten direkt görebileceğiniz üzere kosinüs veya sinüs veya tanjant veya kotanjant hiç fark etmez. Size kalmış. Fakat burada şöyle ufak bir trik var diyelim. Aslında trik değil, bir noktada faydalı. Kullanımının ayrılması faydalı. Burada gördüğünüz üzere şu şekilde input angle in radians diyor. Yani buradaki bizim kosinüs fonksiyonumuz alacağı input değerlerini, yani bizim buraya gireceğimiz değeri radyan olarak bekliyor. Yani ben gidip buraya mesela 0 ya da ne diyeyim 25 yazarsam, 25 dereceyi bulmak isterken bir anda böyle değişik bir şey bulmuş olurum. Fakat buraya biz radyan, ya burada 25 radyan girmiş oluyoruz. Ama
Eğer siz isterseniz ki, peki nasıl kullanacağız dereceyle? Burada yine bir fonksiyon daha var. Gördüğünüz üzere angle in degrees diyor. Kosinüs d fonksiyonu. Yani kosinüs degrees fonksiyonu diye açabiliriz belki de. Burada da aslında direkt açıları girebileceğiniz bir kısım diyebilirim. Burada dilediğiniz şekilde istiyorsanız kosinüs 0 diyelim. Baktığımız noktada tabii şunları şu şekilde, şuraya da bir tane. Çünkü burada input'u boş bırakamayacağımızdan dolayı buraya bir şey bekledi. Sıkıntı değil. Gördüğünüz gibi burada en son. Burada bir de şöyle bir durum var. Bakın şöyle göstereyim bir yandan. Şimdi sadece şu section'ı çalıştırdığımda zaten burada gördüğünüz gibi 4 tane answer veriyor bana. Square root 5'in, hatta şu şekilde göstereyim. Square root 4 yapalım onu. Square root 4 2. Exponential 2 7,3891. Ardından kosinüs 1 radyan 0,5403 ve kosinüs 0 degree de aynı şekilde 1'e tekabül ediyor. Yani bu şekilde aslında answer değişkeni, yani cevap değişkeni sürekli güncelleniyor diyebilirim. Ardından burada birkaç değer daha deneyebiliriz istiyorsanız. Mesela gelip burada 180 dediğimde eksi 1 verecek mi bana diye deneyelim. Bakın veriyor. İstiyorsanız 90 deneyelim. Burada zaten 0 da yine veriyor diyebilirim. Bunun yanında yine aynısının sinüs fonksiyonları da var. Aynı şekilde sinüs d fonksiyonları da var. Bunları da sizler kendiniz deneyebilirsiniz. Değerlerini kontrol edebilirsiniz. Ben yine buraya sizlere de hatırlatıcı olsun diye bu şekilde bir şey koyuyorum. Buraya da ekliyorum. Çok daha fazla fonksiyonlar mevcut MATLAB içerisinde. Ben bile, hatta pek çok kişi bile aslında hangi fonksiyonların bulunduğunu ezbere kimse bilmiyor. Peki bu noktada ne yapıyoruz? Bu noktada aslında MATLAB'in kendi içerisinde bulunduğu bir dokümantasyon var. Bu alanı şu an mesela sağ üstte görüyorsunuz. Bu bara, Search Documentation yazan bara, sizde belki Türkçedir bilmiyorum. Buradaki bara aslında ne arıyorsanız yazabilirsiniz ve bunu yazdıktan sonra size mesela gelin deneyelim. Ben buraya kosinüs yazdığımda bana yeni bir pencere açacak. Biraz yavaş çalışıyor olabilir burası. Çünkü tarayıcıdan buluyor vesaire. Siz bunu normal kendi tarayıcınızdan da yapabilirsiniz. İstiyorsanız Google'dan, istiyorsanız fark etmez. Kendi tarayıcınızdan da bu tarafı araştırabilirsiniz. Bakın burada ben kosinüs yazdığımda cos geldi ve cos pi geldi. Ardından diğer benzer şeyler de geldi. Bu şekilde aslında buradan girip bunun bütün dokümantasyonunu okuyabiliriz. Bu şekilde bütün fonksiyonları aslında araştırabilirsiniz. Yani işte ben şununla alakalı fonksiyon arıyorum dediğiniz bir noktada buradan gidip bu tarafı aslında araştırabilirsiniz diyeyim. Bunu yani bir noktada dokümantasyonda arama kısmını biz komutlarla da yapabiliyoruz. Şimdi size onları da göstereyim. Şöyle comment window'a gelip help sin yazdığınızda, yani sinüs burada aslında neyi merak ettiğinizle alakalı. Ben burada sinüs fonksiyonunu araştıracağım. Help sin yazdığınızda burada size sinüs fonksiyonunun ufak bir açıklamasını veriyor. Sign of argument in radians. Sin x is the sign of elements of x. Yani burada size ufak bir açıklamasını veriyor. Ve bir noktada aynı zamanda işte asin, sin d ve sin pi fonksiyonlarını da deneyebilirsiniz gibisinden bir şey diyor. Zaten asin de burada hazır görmüşken açıklayayım. Burada arcsin demek. Ve bu da aslında sinüs fonksiyonunun tersine denk geliyor. O şekilde bahsedebilirim. Ardından docsin diye bir fonksiyonumuz var. Bu da zaten sağ üstteki arama çubuğuna yazdığımız kısmın aynısını komutlarla yapıyor diyebilirim. Ve de look for diye bir keyword'ümüz var. Burada look for'da aslında dokümantasyonda kelime olarak sizin bir sonraki yazdığınız kelimeyi arıyor. Ben burada sign yazdım. Ve burada aslında sign ile alakalı, daha doğrusu sign geçen her şeyi bana getirdi diyebilirim. Burada tabii cosine'ın da içinde sign olduğundan dolayı onları da getiriyor. Ama bu şekilde aslında bir aklınızda bir terim varsa onu bu şekilde de arayabiliyorsunuz diyebilirim. Ve zaten sağ üstteki barda pek çok noktada kullanışlı. Ve son olarak da bu videoyu kapatmadan önce sizlere şunlardan da bahsetmek istiyorum. Aslında burada sadece normal sayılarla çalışmıyoruz. Sadece reel sayılarla çalışmıyoruz. Bir noktada karmaşık sayılarla da çalışabiliyoruz. Şimdi bunlarla alakalı birkaç örnek vereceğim. Şimdi şu kısmı şöyle bitirelim. Şu şekilde bitirdikten sonra burada da yine bazı fonksiyonlarımız var. Ben mesela 1 artı 2i sayısının, ya bu zaten bir karmaşık sayı, 1 artı 2i sayısının reel kısmını, bakın zaten söylüyor burada reel diye bir fonksiyon var ve z diye de oraya bir şey atanmış. Input argümanı atanmış. Buraya da ben 1 artı 2'yi dediğimde bana bunun reel kısmı olan 1'i verecek. Aynı şekilde imaginary'nin image kısmını yazdığımızda buraya yine 1 artı 2i'nin, yanlış yazdım, 1 artı 2i'nin burada da zaten i'nin katsayısı olan imaginary kısmın yani 2'yi veriyor olacak. Ve bir noktada da şunu da söylemekte fayda var. Square root'u zaten yukarıda öğrenmiştik. Biz burada eksi 1 dediğimizde bunu bize zaten bu şekilde direkt veriyor. 1i olarak veriyor olacak. Bu şekilde aslında karmaşık sayıları da fazlasıyla MATLAB içerisinde katabiliyoruz diyebilirim. Peki bu videoda ne öğrendik? Bu videoda aslında
temel olarak buradaki bizim dosyamızın açıklamasında da yazdığı üzere MATLAB'i hesap makinesi olarak öğrendik. MATLAB'te nasıl matematiksel işlemler yapabileceğimizi öğrendik. Öncelik sırasını öğrendik. Ardından bunlarla alakalı bazı problemleri çözdük ve ardından size bazı ufak ufak fonksiyonları tanıttım ve bu fonksiyonlar aslında bir noktada süreç içerisinde daha iyi öğrenilecek şeyler ve ihtiyacınız olduğunda araştırıp bulduğunuzda daha iyi aklınızda kalacak şeyler. Dolayısıyla hiçbir şekilde ezber yapmanıza gerek yok. Zaten dokümantasyon butonu gerek sağ üstte arama çubuğu var, gerek de buradan zaten istediğiniz şeyleri araştırabiliyor oluyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir şey ezberlemenize gerek yok. Sadece neyi nasıl yazmanız gerektiğinizi öğrenmeniz yeterli. Ezbere hiç gerek yok diyebilirim. Bu konuyla alakalı aslında burada biraz daha pratik yapayım mı, biraz daha şey yapayım mı dediğiniz noktada size önerim olarak belki de kendi derslerinizde veya fark etmez herhangi bir gördüğünüz matematiksel işlemi MATLAB üzerinden hesaplatmayı deneyebilirsiniz. Bu sizin için belki de bir noktada bir çalışma pratiği olabilir. Ama ben GitHub'a da bir çalışma kağıdı yükleyeceğim. Burada birkaç tane örnekte zaten buluyor olacaksınız. Bunun da linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Veri tipleri dediğimizde aslında MATLAB diğer yazılım dillerine kıyasla veri tipleri konusunda biraz daha limitli kalabiliyor. Çünkü genel olarak matematikle uğraşıyoruz ve matematikle uğraştığımızda da zaten ne kadar çeşitlenebilirsin ki gibi bir soru geliyor. Çünkü mesela Python'da class'lar var, objeler var, onlar var, bunlar var dediğimiz noktada aslında onlar biraz daha karmaşıklaşabiliyor diyebilirim. Burada aslında MATLAB içerisinde matematikte kullandığımız veri tiplerini inceleyeceğiz diyebilirim. Başlayalım. En basitinden zaten hep dediğimiz sayılarımız var. Bunu zaten şöyle run section dediğimde buradan görüyoruz. Ve bunu da şu şekilde gözlemleyebiliriz. Buraya geldiğimizde 1x1 double diyor. Yani aslında şöyle de bir kısmımız var. Buraları vektörler ve matrixlerde daha fazla kullanacağız ama bu şekilde gösterebilirim. Bunu aslında double olarak tutuyor burada. Value'su yani 123 ama yine double type ile tutuyor diyebilirim. Ama biz buna zaten number diyoruz. Yani sayılar yani genel olarak. Ardından sayıların yanında değişkenlerimiz var. Bunları da zaten hep variable olarak adlandırdık. Bunları da değişken diyoruz. Buradaki number kelimemiz de bir değişken ve 123 değerini tutan bir değişken. Dolayısıyla aslında ekstradan bir şey tanımlamaya gerek yok. Ama mesela ben buraya 123 artı 1 dediğimde ve burada görüyoruz ki yeni bir değişkenimiz geldi. Ans eşittir 124 oluyor. Bu ans da zaten answer'ın kısaltılmışı. Ve aslında buradaki bizim answer değişkenimiz bizim sürekli orada bulunan ama geçici olan bir değişkenimiz. Yani eğer siz çıkan sonucu bir değişkene kaydetmiyorsanız o en son sonuç bu answer değişkeninde kaydolur diyebilirim. Bunu da bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Bir de bunların yanında bazı constant variable'larımız var. Aslında bunları değişken demek çok doğru değil ama constant diyelim sadece. Sabit olan bazı değerlerimiz var. Mesela ne? Mesela pi gibi. Ben buraya pi dediğimde 3,1416 şeklinde kısaltılmışını sağlıyor bize. Bu şekilde söyleyebilirim. Bunların dışında bir de bizim gördüğümüz yapı olarak henüz daha bu kadar detaylı girmedik ama göreceğiz, karşılaşacağız ve bir önceki aslında videoda da bahsettim. Bazı işte square root function olur, işte exponential function olur, cos olur, sin olur fark etmez. Aslında bizim bu gördüğümüz yapılarda bunlara function yapıları deniyor. Ve burada gördüğümüz gibi mesela ben buraya 1000D diyeyim, 90 diyeyim. Burada görüyoruz ki bu zaten sonucu 1. Bunu biliyoruz. Şimdi burası çağırdığımız fonksiyonun ismi ve ardından parantez içerisine yazdığımız şeyler de bu çağırdığımız fonksiyonun inputları. Yani aslında bizim buna fonksiyona verdiğimiz girdilerimiz diyebilirim. Peki biz burada en kritik olan kısım aslında bu değişkenleri nasıl kullanıyoruz? Şimdi o kısmı da şöyle açıklayayım. Diyelim ki a eşittir 1 artı 2 artı 3. Şöyle biraz daha açık yapayım ki ben biraz daha iyi görüyorum bu noktada. Ve b diye bir değişkenimiz daha olsun. Bunu da şu şekilde tanımlayalım. 2 çarpı a artı a bölü 3. Yani b değişkenini de a değişkenine bağlı bir değişken olarak tanımlayalım. Bu noktada size yeni bir kavram tanıtacağım. MATLAB'te noktalı virgülün kullanımı. Şimdi burada görüyorsunuz bir önceki videoda da belki kafanızı sorgulamıştır. Ulan burada niye sarılar var, niye şeyler var falan diye böyle. Burada zaten üstüne geldiğimizde söylüyor. Add a semicolon after the statement to hide the output. Yani biz herhangi bir satırın sonuna noktalı virgül koyduğumuz noktada bakın burada zaten sarı şey gidiyor. Bu ne demek? Eğer ben bunu koymazsam, hatta şu şekilde göstereyim. Ben bunu koymazsam şöyle ki buraya a eşittir 6 diye yazdırıyor. Ama ben bunu koyarsam şunu temizleyeyim. Şöyle hemen. Ben buraya eğer noktalı virgül koyarsam o zaman hiçbir şey yazdırmıyor. Çünkü zaten biz bunu yazdırma diyoruz noktalı virgül koyarak. Devam ediyorum. Ve ardından burada a'yı o şekilde bırakacağım. Hatta b'nin sonucunu gözlemleyelim diye b'yi yapmayayım. A'yı bu şekilde yapacağım.
B'yi de bu şekilde aslında bunun sonucuna bağlı olarak yazdıracağım. Bakıyorum B'ye 14 diyor. A 6 idi. 2 çarpı 6 12. 6 bölü 3 2 ve 12 artı 2'den zaten 14'ü gözlemleyebiliyoruz. Biz buraya noktalı virgül koymuş olsaydık ta sağ tarafta, hatta şöyle şurayı da şey yapayım, workspace'i de temizledim. Biz buraya noktalı virgül koymuş olsaydık da sağ üstte gördüğünüz gibi zaten değişkenimiz yine 14 olarak gelecekti B için. Bu aslında değişkenlerin değerlerini değiştiren bir şey değil. Tamamen terminale, yani aslında bir bakıma command window'a yazdırsın mı yazdırmasın mı diye bir çıktı gözlemleme kısmı diyebilirim. Peki burada çok kritik bir soru işareti uyanıyor benim aklımda. Umarım sizlerin de aklında uyanmıştır. Biz tanımlı ve daha önceden tanımlanmış bir fonksiyonun adında bir değişken kullansak ne olur? Mesela ben gelip buraya sin eşittir 123 desem. Bunu böyle tanımlatsam, run section desem ve gördüğünüz gibi sağ üstte sin değeri artık 123 şeklinde kayıtlı. Fakat ardından gelip sin p yapayım. Şu an degree kullanmıyoruz. Burada radyan kullanıyoruz. Gördüğünüz üzere. Burada bizi uyarıyor mu? Hayır, uyarmıyor. Şu anlık bir şey yok. Ama run section dediğimde burada gördüğümüz üzere. Dostlar selamlar. Edit'te fark ettim ki sebebini bulamasam da kayıt esnasında aldığımız error hatalı değil fakat eksik. Normal şartlarda alınan error şu şekilde altında açıklamaya sahip. Böyle bir ekleme yapmak istedim. İyi seyirler. Bize diyor ki array indices must be positive integers or logical values. Şimdi burada ne oluyor? Sinüs kelimesini biz aslında 123 değeri olarak atadık ama ardından sinüsün içerisinde sinüsün içerisinde aslında pi değerini vermeye çalışıyoruz. Burada MATLAB bir kafası karışıyor. Diyor ki benim burada tanımlı fonksiyonum var. Evet ama bir yandan da sinüsün bir değeri var. Ben burada ne yapayım? Dolayısıyla burada aslında bir data type error veriyor bize. Bu noktada ne yapıyoruz? Bu noktada size bazı keywordlerden bahsedeceğim. Ya da direkt buradan da manuel bir şekilde yapıp yapamayacağımızı göstereceğim. Şu şekilde şimdi ben bu tarafı sileceğim. Ama zaten bunu çalıştırdığım noktada yine aynı hataları almaya devam edeceğim. Çünkü hala sinüsün değeri burada kayıtlı. Şimdi ben buradan gelip manuel bir şekilde deleteleyip bunu buradan deletelediğimde bu sefer sinüs pi'nin aslında gerçek değerini görüyor oluyoruz. Gördüğümüz üzere burada bir değer aldık. Yani artık bir sıkıntı yok. Bir problemimiz kalmadı. Çünkü artık sinüs fonksiyonunu doğru bir şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi bu noktada aslında command window'da bu tarz değişiklikleri nasıl yapabileceğimizle alakalı birkaç komutumuz var. Bunları size tanıtmak isterim. Yine aynı şeyi yapıyorum. Hepsini çalıştırdım bu sefer. Bütün kodu çalıştırdım. Şimdi burada şunu bir sildim. Şimdi size birkaç komut göstereceğim. Burada biraz daha değişkenlerimizi iyi anlayabilmek adına, biraz daha verinin tiplerini iyi anlayabilmek adına size bazı kodlar göstereceğim. Şimdi ilk kodumuz who. Who dediğimizde your variables are diyor ve bunları gösteriyor. Yani bizim aslında variable'larımızın bunlar olduğunu gösteriyor. Ardından bu çok kullanışlı değil. Bunun bir gelişmiş versiyonu whose var. Whose dediğimizde bu biraz daha verimli. Neden? Çünkü artık whose dediğimizde ismini, boyutunu, byte'ını ve class'ını veriyor. Üstüne bazı varsa da aslında attribute'larını vesaire de veriyor. Orası biraz daha gelişmiş taraf diyeyim. Ardından bunları bu şekilde gördük. Ya zaten bir noktada baktığımızda aynı kısmı workspace'te de görüyoruz. Yani burada yine üstüne geldiğimizde 1x1 double'ı görüyoruz. Ve value'sunu da görüyoruz. Sadece burada value'sunu görmüyoruz. O value'larını da zaten sağ üstte görüyoruz diye. Şimdi bundan sonra az önce benim elle yaptığım sağ üstten sağ tıklayıp delete dediğim kısmı buradan nasıl yapıyoruz? Bizim aslında clear dediğimiz bir fonksiyonumuz var. Direkt bütün değişkenleri temizliyor. Bu hepsini silmek için çok hızlı bir yöntem. Zaten comment history'den de görüyorsunuz. Ben sürekli clear ve clc yapıp clc'de clear comment demek. Aslında comment window'u temizlemeye sağlıyor clc. Bu noktada şimdi bir daha çalıştırıyorum. Şimdi bunları yapıyoruz. Üstüne bunları teker teker de yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Clear'ın yanına biz bunun değerini verdiğimizde, yani variable'ın ismini verdiğimizde gördüğünüz üzere sinüs buradan gitti ve bu şekilde aslında en son section'ı şunu sildikten sonra bir daha yapayım. Üst ok tuşuna basarak da önceki komutlar üzerinden gezinim yapabiliyorsunuz. Bir önceki komuta dönebiliyorsunuz diyeyim. Clear'sini yaptığımda yine gitti clear'sin. Yine gitti sinüs variable'ı ve ardından bunu çalıştırdığımda zaten sinüsün aldığımız değerini tekrardan gözlemleyebiliyoruz. Değişken tiplerinin genel kısmı bu şekilde. Şimdi biraz ufak ek bilgiler vereceğim bu noktada. Bu ek bilgilerin başlangıcı şu şekilde. Şimdi bizim bir fonksiyonumuz var. Aslında fonksiyon denmez. Buna belki de bir noktada bir constant da diyebiliriz. Constant demek daha mantıklı. Rand diye bir kelimemiz var. Keyword'ümüz var. Rand keyword'ü bize sürekli rastgele bir sayı veriyor. Ve bunu 0 ile 1 arasında yapıyor. 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı veriyor. Bize bu random'dan geliyor. Random keyword'ü.
Bunu aslında pek çok noktada çeşitli şeyleri denerken ben bir sonraki eğitimlerde bahsedeceğiz. Matrix'leri doldururken veya Matrix'leri denerken gibisinden aslında çeşitli rastgele sayılar bulmaya çalıştığımız noktada zaten bunları kullanıyor olacağız. Daha da elimiz ayağımız alışacak diyebilirim. Bir de bunun yanında RNG diye bir fonksiyonumuz var. Bu direkt fonksiyon, parametresi vardır ve parametresinde ne alıyor? Şimdi burada gördüğünüz üzere seed diyor. Bu seed nedir? RNG'nin açılımı Random Number Generator. Yani rastgele numara üretici diye Türkçeleştirebiliriz belki de bir noktada. Şimdi biz buraya bir seed girdiğimizde, herhangi bir değer girdiğimizde bunun artık RNG'si 1. Ve bu noktadan sonra RNG'si 1 ya. Ben buradan sonra oluşturacağım herhangi bir random number, herhangi bir rastgele sayı artık bu seed, yani bu tohumla entegre. Ya bu seed zaten direkt Türkçe çevirisi tohum. Yani artık bu RNG'nin 1 olduğu değerlerde bütün random sayılar aynı değerleri alıyor. Bunu da şu şekilde gözlemleyebiliriz. RNG 1 dedikten sonra random çalıştırdığımda, random değil tabii ki de random çalıştırdığımda 0 4170 alıyorum. Bir daha 4170 alıyorum. Bir daha 4170 alıyorum. Bir daha 4170 alıyorum. Hiç fark etmez. Burada da şöyle tekrar görebilirsiniz. Bunun sebebi az önce bahsettiğim gibi biz burada RNG'nin içerisinde seed olarak 1 veriyoruz. Ama mesela ben buraya 5 verdiğimde farklı bir şey verecek. Ama bunu tekrar verecek. Çünkü artık RNG 5 için belirlenmiş random tohumu o ve artık bizim rastgele sayılarımız buna göre belirleniyor. Genel olarak rastgele üretilen sayılarla alakalı bu şekilde bahsedebilirim. Bir de çok ufak bir uygulamamız olsun. Size de bundan bahsedeyim biraz. Şimdi kenarda ufak bir problemim var. 0 ile 10 arası bir sayı tahmin edebilmek için, yani rastgele olarak 0 ile 10 arasında bir sayı tahmin ettirebilmek için bunu nasıl kurgularız? Bu rand keyword ile beraber. Bunu bir düşünün. Ben sizi bekleyeceğim. Bir yandan su içeceğim. Siz bunu düşünürken ben de bir yandan suyumu içeyim. Şimdi bu noktada şu şekilde, hatta bunu biraz görselleştirelim isterim. Şimdi bize şöyle biraz zoom atalım. Buradan. Şimdi bizim random keyword'ümüz bize 0 ile 1 arasında, hatta şöyle diyelim. Şöyle bir şey oluşturalım. 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı veriyor değil mi? Şimdi ben bu aralığı 0 ile 10 arasına genişletmek istiyorum. Şimdi duyduğunuz üzere genişletmek istiyorum dedim. Bunu matematiksel olarak nasıl yapabiliriz? Şimdi random sayısı bize 0 ile 1 arasında bir şey veriyorsa ben bunu 10 ile çarparsam, şöyle yıldız koyayım. 10 ile çarparsam bu artık, hatta onu da maviyle yapayım. Bu artık 0 ile, yani sınırları da çarptığımızı düşünün. 0'ı da 10 ile çarptığımızda 0 oluyor. 1'i 10 ile çarptığımızda 10 oluyor. Yani bütün kullanımın artık genişlediği alan 0 ile 10 arası oluyor. Deneyelim bakalım olacak mı? Buraya geldiğimde şu RNG'yi sileceğim. Rastgele bir sayı üretebilelim diye. Burada random deyip çarpı 10 deyip, burada zaten o şekilde dedik. Bu şekilde çalıştığımda 8,7, 2,6, 9,1, 4,8, 6,1 diye aslında çeşitli 0 ile 10 arasında bir sürü sayıyı alıyoruz diyebilirim. Bundan da bu şekilde bahsedebilirim. Bunun bir verimli daha kullanılan yolu var. Bu da random integer. Burada bu random integer fonksiyonu bize sıfırdan, hatta emin olalım. Şöyle gelin buraya help rand i yazalım. Getirdi. Şimdi burada çok detaylı bir açıklama var. Burada aslında bir noktadan şunu bulmaya çalışacağım. Şu. Şimdi burada ben hatırlayamadım. Random integer fonksiyonu sıfırdan mı başlıyordu, birden mi başlıyordu minimum value olarak. Hemen help rand'i yazdım ve buradan aslında birden bizim içerisine verdiğimiz input değere kadar olan bütün sayılar arasından rastgele bir seçim yaptığını söyleyebilirim. Diğer bir de matrix kısımları var. Oralar biraz daha karışık. Oraları da zaten daha sonra konuşuyor oluruz. Dolayısıyla ben buraya 10 yazdığımda ve bunu çalıştırdığımda şöyle bana 1 ile 10 arasında bir sayı veriyor olacak. Aslında bu rand i değeri. Zaten üstteki rand çarpı 10 da bize bütün 0 ile 10 arasındaki rastgele sayıları veriyor olacak. Bu şekilde söyleyebilirim. Veri tipleri de genel olarak bu şekildeydi. Bu eğitimimizde veri tiplerini biraz daha iyi tanımaya çalıştık. MATLAB üzerinde bazı konfigürasyonlar yaptık. Bazı kullanımları öğrendik. Dediğimiz noktada en sonda da biraz ufakta rastgele sayıları böyle kurcalayarak bu videonun da aslında sonuna geldik diyebilirim. Şimdi vektörler ve matrixler dediğimiz noktada aslında
son derece matematiğin içine giriyoruz. Çünkü zaten matematikten gelen kavramlar bunlar. Fakat ben olabildiğince bunları matematikten uzaklaştırıp MATLAB ile alakalı olan kısımlarını sizlere açıklamaya çalışacağım. Neden bunlara sahip olduğumuzu, bunları ne için kullandığımızı ve nasıl formatta kullandığımızı sizlere anlatmaya çalışıyor olacağım. Sizlere bazı çizimlerim oldu. Ders öncesinden hazırladım. Şimdi bunlarla başlayalım. Gördüğünüz üzere burada hem vektörlerimiz hem de matrixlerimizin aslında bir noktada çizimleri var. Fakat bunların her bir hücresine skalar adı veriliyor. Bu skaların aslında Türkçe terimini direkt olarak bulamadım. Fakat skaların anlamı yönsüz anlamına gelmekte. Tek bir hücre olduğu noktada bir yöne gitmediğinden dolayı aslında tek bir hücreye skalar adı verilmiş. Bunun üzerine vektörler ve daha sonrasında matrixler genişlemiş. Row vektör dediğimiz, yani aslında sıra vektörü olarak Türkçeleştirebileceğimiz row vektörü de soldan sağa bu hücrelerin yan yana gelişinden oluşuyor diyebilirim. Column vektörü dediğimizde zaten column da kolondan geliyor. Column vektörü dediğimizde soldan sağa değil yukarıdan aşağı doğru gruplanan vektörlere verilen ad diyebilirim. Peki matrixler bu noktada nasıl bir anlam taşıyor? Matrixler de aslında row ve column vektörlerinin birleşiminden oluşuyor diyebilirim. Hem soldan sağa hem de yukarıdan aşağı şeklinde genişleyen skalar verilerin bütünü. Peki bu vektörleri nasıl kodluyoruz MATLAB'den? MATLAB'de nasıl gösteriyoruz? Bunlara bir de bakalım. Şimdi bu vektörleri şu şekilde tanımlıyoruz diyebilirim. Ben gelip buraya, öncelikle row vektörden başlayalım. Gelip buraya R diyorum. R zaten geçen videolarda da konuştuğumuz gibi bizim değişkenimizin adı oluyor. R eşittir deyip bundan sonra bir köşeli parantez koyuyorum. Köşeli parantez koyduğum gibi bu zaten MATLAB direkt yanına köşeli parantezi kapatıyor da. Çünkü böyle bir sintaksi, böyle bir yapıyı MATLAB tanıyor. Kullanıcı şu an vektör girecek deyip bizim için zaten o köşeli parantezi kapatıyor diyebilirim. Ardından row vektörü konuştuğumuz için soldakini direkt yapacağım. Basit, direkt 5,1,3. Ben burada daha iyi gözlemleyebilmek için virgüllerden sonra boşluklar da koyuyorum. Siz koymayabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi bu şekilde. Peki bunu çalıştırdığımda ne oluyor? Şöyle biraz daha sola gidebilir miyim? Gidemezmişim. Bunu çalıştırdığımda gördüğünüz gibi R eşittir 5, 1, 3 diye soldan sağa aslında verilerini gösterdi. Peki bunu bir de şu şekilde gözlemleyelim. Şimdi ben bunu biraz büyüttüm. Ve buradan buraya gelip bunun üstüne çift tıkladım. Gördüğünüz gibi Excel gibi hücre hücre, az önce bahsettiğimiz skalar hücrelerden bahsediyorum. Hücre hücre bir yapı açıldı ve bizim aslında buradaki row vektörümüzün soldan sağa olduğunu bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. Aynı şekilde bu row vektörü virgülsüz de yazabilirsiniz. Bu çok sık kullanılan bir yapı olduğundan dolayı aslında bunu 5-1-3 şeklinde hiçbir virgül koymadan da yazabilirsiniz diyebilirim. Şunu şöyle bir değiştireyim. Hadi buna RA diyelim, fark etmez. RA dediğimiz noktada da zaten burada run section dediğimde tekrardan 5-1-3 oluyor ve zaten aynı yapıya geldiğinde buradan doğrulayabiliyoruz diyebilirim. Bundan sonra column vektörüme geldim. Column vektörümü de, yani hemen gösteriyorum sizlere de. Column vektörü de burada gördüğümüz gibi yukarıdan aşağı şeklinde ilerleyen vektörler. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi ona da gelelim. Yine C dedim. Bu sefer column'un C'sini aldım. C eşittir dedim. Yine vektör tanımlayacağımızdan dolayı köşeli parantez kullanıyorum. Ardından buradaki değerlerimiz neymiş? 5, 7, 8. Ardından 5 koyup yanına noktalı virgül koyuyorum. 7 koyup yanına noktalı virgül koyuyorum ve en sonda sonuna 8 koyuyorum diyebilirim. Bunu çalıştırdığımızda nasıl bir yapıda? Bakın bu da yukarıdan aşağı doğru ilerleyen bir yapıda. Yani virgül koyduğumuzda sağa doğru, noktalı virgül koyduğumuzda aşağıya doğru verileri ekliyoruz diyebiliriz. Column vektörünü bir şekilde daha gösterebiliyoruz. Bir şekilde daha tanımlayabiliyoruz. Bunu da şu şekilde göstereyim. Buna da CA dedim. Bu sefer matematikten gelen bir terimi kullanacağız. Bunun ismi transpoze etmek. Yani biz row vektörü tanımladığımızda ve transpoze ettiğimizde column vektörü elde edeceğiz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Normal aynı değerlerle 5, 7, 8 yapıp sadece row vektörü tanımlıyormuş gibi yapıyorum. Fakat bunun sonuna gelip bir tane de tırnak işareti koyuyorum. Bunu çalıştırdığımda görüyorsunuz ki yine yukarıdan aşağı ilerleyen bir vektör yapısına sahibiz. Bu tırnak işaretini koymadığım noktada run section dediğimde bakın CA dediğimiz vektör soldan sağa normal row vektör şeklinde tanımlanmış oluyor. Peki vektörlerle işlemleri nasıl yapıyoruz? Şu an daha yeni öğreniyoruz biliyorum ama ufak bir işlemde göstermenin bu noktada faydalı olacağını düşünüyorum. Şöyle diyelim. Biz burada bir x tanımlayalım. Ve bu x yine bir vektör olsun. Fakat şöyle bir vektör olsun. Biz bu vektörü
row vektör yapalım ama önceden tanımladığımız row vektörlerle oluşturmaya çalışalım. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunun için öncelikle zaten bizim burada 2 tane row vektörümüz var. İkisi de aynı değerlere sahip ama sonuçta farklı değişkenlerde kayıtlı. Dolayısıyla bunları kullanacağım. Geliyoruz. Burada yine köşeli parantez, ardından R, virgül ve yanına RA. Yani aslında biz buraya R dediğimizde şuradaki her şeyi gelip buraya koymuş oluyoruz. Ardından buradaki her şeyi gelip buraya koymuş oluyoruz ve aslında oluşturduğumuz vektör zaten bunların değerlerini kapsıyor oluyor. Deneyelim. Bakın x eşittir 5 bir 3 ve yine x eşittir 5 bir 3. Yani 5 bir 3, 5 bir 3 şeklinde vektörümüzü oluşturmuş oluyor. Burada incelediğimizde de, hücre yapısında incelediğimizde de soldan sağa 5 bir 3, 5 bir 3 şeklinde gözlemleyebiliyoruz. Yani halihazırda tanımlamış vektörleri kullanarak da yeni bir vektör tanımlayabiliyoruz. Fakat burada şöyle bir noktaya değinmemiz gerekiyor ki bunların aynı yönlü vektörler olması lazım. Yani bir row'la bir column vektörünü birlikte concatenate edemezsiniz. Burada da bu birleştirme concatenate'tir bunun İngilizce'de karşılığı. Bunları birleştiremeyiz. Neden? Çünkü o zaman matrix oluşturmaya giriyor. Çünkü hem sağa hem aşağı ilerliyor oluyoruz. Bu da vektörler konusu içerisinde istemediğimiz bir şey. Bunun hatasıyla karşılaştığımızda ne olacağını görelim. Gelip buraya y dedim. Yine r'yi alıyorum. Çünkü şuradaki r'yi alıyorum. Row vektör. Fakat bu sefer yanına c alacağım. Column vektör alacağım. Bakalım. Bakın burada bir hata verdi. Dimensions of arrays being concatenated are not consistent. Yani diyor ki bizim array'lerin boyutları birbirleri tutarlı değil. Dolayısıyla bunu aklınızda tutun. Vektörlerle başka bir vektörü tanımlamak istediğiniz zaman elinizde bulunan vektörlerin aynı yönlü vektör olması gerekmekte. Bunu da bu şekilde söyleyebilirim. Peki bu vektörleri biz MATLAB'de nasıl kullanıyoruz? Hangi amaçla kullanıyoruz ve nerelerde işimize yarayacak? Bu konuda da çok ufak bir çizimim var. Şöyle ki bakın burada V adında bir vektör tanımlamışım. Burada row vektörü olarak gözüküyor ama column vektörü olarak tanımladığımız durumlarda olacaktır. Biz bu vektörleri aslında grafiklerin değerlerinde kullanıyoruz. Zaten normal matematikte de bu şekilde kullanılıyor. Yani bizim burada gördüğümüz ilk değer 19 değeri buradaki saat 10 için olan sıcaklık değeri. 21 değeri saat 11 için olan sıcaklık değeri, 25 12 için olan, 20 de 13 için olan sıcaklık değeri diyebilirim. Yani aslında biz bu listeleri, bunlar aslında yazılım dilleri içerisinde bulunan liste yapılarıdır. Matrixler ve vektörler. Bu listeleri aslında bu grafikleri oluşturmak ve bu grafikleri oluşturacak verileri saklamak için kullanıyoruz diyebilirim. Matrix dediğimizde aslında zaten az önce de bahsettiğim gibi vektörlerin birlikte yan yana yer almış hali diyebilirim. Yani burada da görüyoruz. M adında bir matrix tanımlamışım. Bu matrix'in 3 kolumnu var ve 4 tane de row var. Yani şu şekilde, hatta kalemimi alarak da göstereyim. Şöyle. Şurası birinci row, şurası ikinci row, şurası üçüncü row, şurası da dördüncü row. Aynı şekilde burası birinci kolum, burası ikinci kolum, burası da üçüncü kolum. Yani bu şekilde aslında çoklu yapılar, yani hem sağa hem de aşağı doğru genişleyen vektör yapıları gördüğümüzde bunun adına matrix diyoruz. Peki bu matrixleri MATLAB'de nasıl tanımlıyoruz? Bunun için ufak bir örneğim var. Hemen zaten şunun 2 row'unu aldım buradan diyebilirim. Bunun için ufak bir örneğim var. Hemen onu yapalım. Burada geliyorum ve diyorum ki ben bunun ismini M diyeceğim. Yine zaten köşeli parantezlerimizi açıyorum. Çünkü bir vektör tanımlıyoruz. Bir matrix tanımlıyoruz. Sonuçta matrixler de özelleşmiş vektörler olduğundan dolayı yine köşeli parantezleri kullanıyoruz. Değerlerimi girmeye başlıyorum. Değerlerime bakayım. 2, 4, 10. Şimdi üst sırayı oluşturduk. Şöyle göstereyim. Şimdi üst sırayı oluşturduk. Şu sıra bitti. Şimdi alt sıraya geçmemiz lazım. Alt sıraya geçmek için column vektöründe ne kullanıyorduk? Noktalı virgül. Dolayısıyla burada da noktalı virgül koyup yine boşluk bırakıp tercihen bu sefer alttaki değerleri girmeye başlıyorum. 16, 3 ve 7. Bunu çalıştıralım. Bakın 2, 4, 10, altında da 16, 3 ve 7. Bunun peki hücre yapısına baktığımızda nasıl bir yapıyla karşılaşıyoruz? Yine zaten şuradaki çıktıda gördüğümüz gibi burada da aynı yapıyı gözlemlemiş oluyoruz. Bu noktada benim kişisel olarak kullandığım bir aslında yöntem var. Bu noktada editöre yazarken aslında burada ben şöyle bir ayarlama yapıyorum. Çünkü tek sırada gördüğümde Matrix'in nasıl bir şey olduğunu hayal etmek ve bir noktada kafamda oturtabilmek veya kafamda nasıl bir işlem yapacaksam ona göre hayal edebilmek için şu an şöyle bir şey yapacağım. Burayı siliyorum. Alta iniyorum. Ve gördüğünüz gibi burada biraz daha sağlıklı bir yapı oluştu.
Yani 2, 4, 10'u yukarıda görüyoruz. 16, 3, 7'yi aşağıda görüyoruz. Burada istiyorsanız bir boşluk yapabilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Fakat burada şunu demeye çalışıyorum. Biz burada bir alt satıra da yazsak, bir boşlukta bıraksak, bir şey de yapsak fark etmez. Vektörleri veya matrixleri bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Bence bu güzel bir kullanım. Çünkü bu şekilde gördüğümde matrix'in boyutlarını ve hangi hücrelerinde hangi değerler olduğunu çok daha iyi bir şekilde gözlemleyebiliyorum. Benim de size önerimdir. Bir matrix oluşturduğunuz noktada bu şekilde, editörde bu şekilde üzerinde oynamak bence kafada daha iyi oturmasını ve onun yapısını anlamayı daha da kolaylaştırıyor diyebilirim. Şimdi sizler için bir örneğim var. Bu örneğimi sizin benden önce bir MATLAB'de denemenizi istiyorum. Çünkü az önce bir örneği ben yaptım. Şimdi bir örneği siz yapın ki elinize alışsın, eliniz ısınsın. Noktalı virgül, nerede virgül, ne yapıyoruz, ne ediyoruz vesaire. Bunları bir de siz deneyin. Ben buradayım, bekliyorum. Zaten çözümünü yapacağım ama bir durdurun, bir de siz deneyin. Geldik mi? Hoş geldiniz. Umarım yapabilmişsinizdir. Umarım tanımlayabilmişsinizdir. Tanımlayamadıysanız da ben zaten şimdi yapacağım. Oradan da yine tamamlarsınız. Şimdi geliyorum. Yine ne olarak adlandırmışız? A olarak adlandırmışız. A dedim. Eşittir dedim. Köşeli parantezimi koydum. Şimdi ilk satırdaki değerlerim 1 ve 2. Evet. Sonra aşağıdaki satıra geçiyorum. Dolayısıyla noktalı virgül koydum. Enter'ımı koydum. Bu tamamen kişisel tercihim. Ben böyle daha iyi gördüğümden dolayı. Bir tane boşluk koydum. Tam aynısı hizaya gelsin diye. 3 dedim. Virgül dedim, 4 dedim. Bir alt satıra daha geçeceğim 5 ve 6 için. Noktalı virgül dedim. Aşağı geçtim. Bir daha virgül koydum ve 6 dedim. Bunu bu şekilde gözlemlediğimizde, çalıştırdığımızda ve aynı yapıyı burada da elde etmiş oluyoruz. Hücre yapısında da inceleyelim. Bakın burada da aynı şekilde diyebilirim. Şimdi vektör ve matrixler için bazı hap bilgilerim var. Bu matrixleri biraz daha iyi anlayabilmek için, boyutlarını, bilgilerini vesaire anlayabilmek için bazı ufak bilgilerim var. Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle ilk fonksiyonum size. Size eşittir a dediğimde bakalım bana çıktısı ne oluyor? Gördüğünüz burada 3'e 2 veriyor. 3 aşağı, 2 de sağ. Yani 3 row, 2 tane de kolumlu var demek oluyor. Bu iyi bir bilgi. Aslında sizin tanımlamadığınız, belki de farklı bir yerden aldığınız veriyi yapıştırdığınız bir şekilde ve bu veriyi anlamak adına bu çok verimli bir yol. Direkt size'ını yapıştırmak, size'ını çalıştırmak. Dolayısıyla bunun bir boyutlarını anlamış oluyorsunuz. Nereden nereye değiştiğini vesaire. Ardından bir de length var. Length fonksiyonumuz var. Onu da şöyle göstereyim. Bu bence size'dan biraz daha tercihen verimsiz. Fakat yine de gerekli fonksiyonlardan biri. Bu da aslında bize bunun boyunu veriyor. Şöyle ki burada zaten görüyoruz. A'nın boyutlarında büyük olan kısım, uzun olan kısım row kısmı. Yani 3 tane row var. Dolayısıyla en büyük aslında boyunu bize verecek olan uzunluk orada oluşuyor. Eğer olsaydı bunu hatta şöyle bir şekilde de gösterebiliriz. Şöyle ben bir de buraya B diyeyim. B eşittir 1, 2 köşeli parantezi unutmayalım. 1, 2, 3 diyelim. Aşağıya da 3, 4, 5 diyelim. Bunun şimdi bu sefer row'u fazla değil, kolumnu fazla. Dolayısıyla bunun length'ini istediğim noktada bize yine 3 verecek ama bu 3 bu sefer şöyle göstereyim. Bu 3 bu sefer kolum tarafında olduğundan dolayı 3'e verecek. Yani aslında size'ında hangi değer daha büyükse length de bize onu döndürüyor diyebilirim. Peki biz matrixleri sürekli böyle elimizle mi değerleri gireceğiz? Hayır. Bunun kısa yolları var. Bunun şeyleri var. Zaten saçma olurdu sürekli böyle 1, 2, 3, 3, 4, 5 vesaire yapsak. Şimdi bunun hızlı fonksiyonları var. Bunları tanıtacağım. Birincisi zeros. İkincisi de ones. Şimdi isminden de anlayabileceğiniz gibi şöyle belki ben telaffuzum kötüdür. Bunu da şöyle yazayım. Şöyle 2 tane fonksiyonumuz var. Şimdi bunlara geleceğim. Şimdi zeros'un içerisine zaten burada görüyoruz. Bize buraya girebileceğimiz bazı şeyleri vermiş. Değerleri vermiş ama önce biz tanımından başlayalım. Şimdi zeros demek sıfırlar demek. Ones demek de birler demek. Dolayısıyla zaten biraz da böyle anlamaya çalıştığımızda zeros'un sıfırla alakalı bir matrix oluşturduğunu, ones'ın da bize birlerle alakalı bir matrix oluşturduğunu anlıyoruz. Deneyelim. Mesela ben zeros'a gelip burada şunu birazcık şimdilik kaldırdım. Zeros'a 3 dedim. Bakalım ne verecek bize. Bakın bize 3'e 3 bir matrix verdi. Değerleri 0 olan. Peki ones'ta deneyelim bunu. Bakın bu sefer de 3'e 3 bir vektörü verdi. One vektörü verdi. Her değeri 1 olan. Bunlar çok kritik. Çünkü hızlı bir şekilde matrix oluşturmaya veya teker teker girmemek istediğiniz noktada bunlar çok kullanışlı, çok pratik yapılar. Peki bunu daha böyle biraz da
Zorlayabiliyor muyuz? Tabii ki de biraz daha zorlayabiliyoruz. Bu noktada şunu yine kaldırdım. Hatta dursun bu. Bunun altına geleyim. Zeros dedim. Bu sefer 4'e 2 dedim. Gördünüz burada size 1 ve size 2 diyor. Bakın bu sefer row'u 4, kolumnu 2 olan bir matrix verdi. Değerleri 0 olan. Aynı şekilde bunu once'da da yapabiliyoruz. Hadi bunu da 2 ve 4 yapalım. Bakın bu sefer row'u 2, kolumnu 4 alan bir matrix verdi. Değerleri de 1 ile dolu. Şimdi işlemlerimizi biz aslında sürekli matrixlerin içerisinde yaptık. Peki biz matrixleri yan yana işleme sokabiliyor muyuz? Bunların etkileşimi nasıl? Bunları gözlemleyelim. Bu noktada biraz whiteboard'uma döndüm. Çünkü biraz matematiğe gireceğiz. Çünkü yani matrix sonuçta. Örneğim şu şekilde. Şimdi burada 2 tane matrix görüyoruz. 2'ye 2 matrix. Peki bunların toplamı nasıl oluyor? Burada bazı ayrımlar var. Birazdan ayrımlarını da bahsedeceğim. Fakat şu an olabildiğince basit düşünelim. Aklınıza ne geliyorsa öyle düşünün. Gerçekten daha doğru işliyor diyebilirim. Şimdi şu şekilde matrixleri topladığımız noktada element by element operation yapıyorsak. Çünkü birazdan bir farklısından bahsedeceğim. O zaman bu element by element'i geçiyor oluyoruz. Daha farklı bir konsepte giriyor oluyoruz. Şimdi element by element operation yapıyorsam ve bu benim operation'ım toplama işlemi ise ben aslında gelip sonuç matrixinde şunla şunu toplayabiliyorum. Yani burası 15. Aynı şekilde bir sağına geçtiğimde burası 6. 10'la eksi 12 eksi 2. Ve 3 ile 4'ü de topladığımda 7 diyebilirim. Matrixleri element by element operation yaptığımızda bu şekilde aslında matematik kuralları içerisinde toplayabiliyoruz. Aynısı çıkarmada da geçerli. Onu da söyleyebilirim. Ve bir noktada da şunda da geçerli. Aynısı normal vektörlerde de geçerli. Yani aslında boyutları tutan tüm vektör ve matrix yapılarında bu toplama ve çıkarma işlemlerini yapabiliyorsunuz. Bir tahmin etmeye çalışın. Bakalım anladınız mı? Bir de biraz bu tarafı da pekiştirelim. Biraz pratik olsun sizler için de. Bir düşünün bakalım bunun sonucu ne? Nasıl bir matrix çıkacak bize? Geldiğinizi varsayıyorum. Burada zaten yukarıda da bahsettiğim gibi eksi 2 ile 2'yi topluyorum ve 3 ile de 0,5'i aslında topluyorum. Şu şekilde 0, 2 ile eksi 2'yi topladığımda 3 ile 0,5'i topladığımda da zaten 3,5 yapıyor diyebilirim. Şimdi toplama ve çıkarma işlemlerinde burada toplama yaptık ama çıkarma işlemlerinde aynı şekilde işliyor diyebilirim. Toplama ve çıkarma işlemlerini bir kenara koyduğumuzda çarpma ve bölme işlemlerinde olay biraz daha farklılaşıyor. Farklılaşmayan kısmı da var ama farklılaşan kısmı da var. Biz biraz farklılaşmayan kısmına odaklanacağız. Çünkü farklılaşan kısmı gerçekten matematikten gelen kısım olduğu için. Önce farklılaşmayan kısmından bahsedeyim. Şimdi şöyle bir örnekle açıklayacağım. Şimdi çarpma yapıyoruz. Fakat bir yerde normal bir sayımız var. Diğer yerde de bir matriksimiz var. Bunları nasıl yapacağız? Bunu aslında direkt normal çarpma işlemi gibi düşünebilirsiniz. Çünkü şu an hala element by element operation'dayız. Ve bu element by element operation dediğimizde zaten isminden de geleceği gibi bu element hem bununla hem bununla hem bununla hem de bununla çarpılacak. Yani bir noktada aslında bu üçü biz belki de şöyle de düşünebilirsiniz. Birebir aynısı mı? Olmayabilir. O kadar matematik kısmını birebir aynısıdır deyip böyle kesin demek istemiyorum. Ama bir noktada işlemi daha da aklınızda oturtabilmek için bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Sonucu nasıl oluyor? 3 ile 2 çarptığımda 6, 9 ile 3 çarptığımda 27, eksi 7 ile 3 çarptığımda eksi 21 ve 3 ile 5 çarptığımda 15. Aslında sonucu da bu şekilde diyebilirim. Tamam, şimdi hani matematik kısmını öğrendik. Yani hocam hani MATLAB eğitimindeyiz. MATLAB'e dönelim. Çok haklısınız. Şimdi matematik kısmını burada şimdilik şu an bırakıyoruz. Peki MATLAB'te bunları nasıl yapıyoruz? Buna bakalım. Çünkü biraz farklılıkları var. Daha sonra da anlatacağım kısımlardan da biraz daha farklılıkları var. Şimdi ona bakalım. Şimdi toplama, çıkarma kısımlarını zaten biliyoruz. Ama yine örnek olsun diye şunlardan bahsedeceğim. 6 ve 3 matriksinin, daha doğrusu vektöründen bahsettim. Artı 2 dedim. Eşittir. Kaç olacak? Denediğimizde 8'e 5. Çünkü iki tarafa da ekleme yapıyor. Bunun aynısının çıkarması da mevcut. Onu da eksi 2 dediğimde 6,3'ü zaten elde ediyor olacağız. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Gayet güzel. Her şey güzel. Hatta bu iki değerimizi de toplayalım. 6,3 artı 8,5. 8 virgül diyorum ama yani matrix içerisinde 8,5.
Bunu çalıştırdığımda da 6 ile 8'in toplamı 14, 3 ile 5'in toplamı da 8 şeklinde bahsedebiliriz. Bir de çıkarma yapalım. 8 ve 5 eksi 6 ve 3. Şu boşluk burada çok absürt durdu. Çalıştırdığımda da 2'ye 2. Çünkü 8 eksi 6 2. 5 eksi 3 de yine 2 diyebilirim. Peki toplama ve çıkarmaya baktık. Peki bu element by element operation'larda çarpma ve bölmeyi nasıl yapıyoruz? Çünkü burada element by element kısmı önemli. Çünkü matrix multiplication dediğimiz bir konsept var. Normal bir şekilde çalışmıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şuradaki hemen şu örneğime dönebilirim. Matrix multiplication dediğimizde eğer şu çarpma olsaydı burada daha farklı işlemlere gidiyor olacaktık. Bu konuyu birazdan açıklık getireceğim. Çok detayına değinmeyeceğim. Aslında bir videoya referans vereceğim. Ama temel olarak farkı olduğunu bilelim. Bizim için yeterli. Şimdi biz element by element operation yapmaya çalıştığımızda çarpmayı nasıl yapıyoruz? Şu şekilde 3 5 diyorum. Çarpı diyorum. Nasıl olmaması gerektiğini göstereceğim önce. 3 5 diyorum. Çarpı diyorum. 4,8 diyorum. Şimdi bunun sonucunun normalde ne gelmesini bekleriz? 12'ye 40 değil mi? Çünkü 3 ile 4'ü çarptığımızda 12, 8 ile 5'i çarptığımızda da 40. Peki bunu çalıştırdığımızda görüyorsunuz ki burada bir hata alıyoruz. Incorrect dimensions for matrix multiplication. Çünkü matrix multiplication dediğimizde daha farklı konseptleri konuşuyor oluyoruz. Ve o kısımla alakalı birazdan detaylı açıklama yapacağım. Şu element by element operation'ı bitirdiğimizde daha farklı çalışıyor. Dolayısıyla daha farklı aslında şeyler gerektiriyor. Aslında bunun bir noktada şöyle olması gerekiyor. 52 oluyor. Bu biraz farklı bir konsept biliyorum. Ama detaylı açıklamasını bir videoda yapılıyor. Ben o kısma zaten birazdan referans vereceğim. Şimdi biz kendi çarpmamıza gelelim. Şurada error'de bir daha alalım error'ı. Bu error'ı bir daha aldığımızda diyor ki to operate on each element of the matrix individually use times for element wise multiplication. Yani diyor ki buradaki yıldızın başına nokta koyarsan ben senin için element by element operation olarak bunları çarparım. Çarptığımda bakın istediğimiz 12'ye 40 sonucunu alıyoruz. Bu yapıyı diğer bütün aslında bölme, sol bölme, sağ bölme ve hatta exponential kısmı için de kullanabiliyoruz. Hemen örneklerini de yapalım. 2 5 dedim ya da 3 5 diyelim, aynı şekilde gidelim. 3 5 dedim. Nokta dedim, bölme dedim. 4 ve 8 dedim. Çalıştırdım. 0,75 ve 0,62 0,625 geldi. Burada zaten 3,4 0,75 oluyor. 3,4 değil, 3 bölü 4 0,75 oluyor. 5 bölü 8 de zaten 0,625 oluyor diyebilirim. Yani yine çalıştığını söyleyebilirim. Aynısının şu kısmı da var. Hatta bu sefer gelin. Hatta şunu şöyle yapalım. Şunları bu şekilde değiştirelim. Fakat bunu bir de sol bölme yapalım. Bakın yine aynı sonucu alıyoruz diyebilirim. Çünkü sağ bölme, sol bölme zaten yine çalışıyor. Peki exponential nasıl yapacağız? Yani ben gelip burada 3, 5, hadi biraz daha farklılaşalım. 1, 2 diyelim. Nokta diyeceğiz ve bu sefer üst ok işlemini yapacağız. Üst ok yani exponential işlemini yapacağız. Burada da 5'e 3 diyelim. Bakın burada da 1 üzeri 5. 1, 2 üzeri 3 de 8 şeklinde getiriyor diyebilirim. Şimdi bir de örnek yapalım. Zaten biraz pratik kazandık ama bir de gerçekten iki matrix'i element wise şeklinde yani element çarpmaya çalışalım. Bunu önce bir elle yapacağım. Sonra da MATLAB koduyla yapacağım. Şimdi A çarpı B dediğimde ama element wise çarpma dediğimde bizim aslında ortaya çıkacak olan matrix'imiz, hatta bunu maviyle yapalım. Matrix'imiz 11 ile eksi 7'yi çarpacak. Eksi 77. 5 ile 8'i çarpacak. 40. Eksi 9 ile eksi 7'yi çarptığımda 63. 4 ile de 2'yi çarptığımda 8. Aslında bizim element wise çarpma işlemi yaptığımızda sonucumuz böyle oluyor. Bakalım bir de bunu MATLAB'de deneyelim. A'yı tanımlıyorum önce. A eşittir 11,5 noktalı virgül aşağı geçtim. Eksi 9,4. B'yi tanımlıyorum. Eksi 7,8 noktalı virgül 6,2. Şimdi matrixlerimizi tanımladık. Fakat burada A kullandığımız için bir sıkıntı çıkarır mı? Bakalım, görelim, deneyelim. Çünkü daha önceden A'yı tanımladığımız için, ama çıkarmaz büyük ihtimalle. Şimdi ben A çarpı B dersem burada hata yapmış olurum. Neden? Çünkü bizim element wise işlem yapmamız lazım. Dolayısıyla yıldızdan önce bir nokta koymamız gerekiyor. Çalıştıralım. Tabi burada eksi 54 geldi. Ben çünkü nedense burada eksi 9 ile eksi 7'yi çarpı 63 dedim. Ama bunun
eksi 9 çarpı 63'ten eksi 54 olduğunu düzeltelim. O aklımızda karışmasın. Bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi normal kısımları öğrendik. Normal multiplication, element wise multiplication yapmayı vesaire öğrendik. Bir de burada ekstra bir nokta var. Biz neden nokta koyuyoruz? O çarpma işleminde şurada, çarpma işleminde burada neden nokta koyuyoruz? Çünkü eğer koymazsak, sadece normal çarpma olarak bırakırsak bu matrix multiplication'a giriyor ve matrix multiplication'ın hesaplanması daha farklı. Daha kompleks ve biraz daha çeşitli ve belki biraz daha zor diyebilirim. Dolayısıyla bu matrix multiplication kısmını şu an bu videoda anlatmayacağım. Bu konsepti aslında anlatan TED Education'ın çok güzel bir videosu var animasyonlarla vesaire. Çünkü biraz animasyonlandırınca daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. O videoya referans vereceğim. O videonun linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Çünkü onu açıklamaya çalıştığım noktada bu video gerçekten uzayabilir. Dolayısıyla oradaki animasyon sizin için çok iyi olabilir. Açıklama kısmına bir bakın. Link orada. Oradaki linkten direkt Matrix Multiplication videosuna gidebilirsiniz. Daha farklı bir yapısı olduğunu anlayacaksınız. Zaten onun dışında bütün kullanımlar aynı. Sadece noktayı koymuyoruz diyebilirim. Şimdi kullanışlı fonksiyonlarımıza bazı eklemeler yapacağım. Yukarıda bazı bilgiler vermiştim. Hap bilgiler şeklinde. Bunlara biraz daha bazı eklemeler yapalım bakalım. Öncelikle buraya bir matrix tanımlayarak başlamak istiyorum. Yine A diyeceğim. Zaten section çalıştırdığım için bir sıkıntı yok. Bakalım. Değerlerimizi giriyorum. Şimdi matrix'imiz bu şekilde. Görüyorsunuz biraz daha böyle bozuk bir yapıda. İstiyorsanız bunu böyle ayarlayabilirsiniz. Ben biraz daha görmeyi kolaylaştırdığını düşünüyorum. Şunu aynı hizaya koyduğumda yine az önce de bahsettiğim gibi. Dolayısıyla matrix'imiz bu şekilde. Şimdi bir fonksiyonumuz var ki bize bu değerler arasında maksimum değeri veriyor. Şimdi burada 2 tane değer verdi. Çünkü maksimum fonksiyonu eğer bir matrixte çalışıyorsa kolumlar arasında en yükseğini veriyor bize. Yani aslında burada yaptığı şey şu. Burada 6, eksi 10 ve 3'ü inceleyip arasından en büyüğünü verdi ki bu 6. Burada da eksi 12, eksi 5 ve 0'ı inceleyip arasından en büyüğünü verdi diyebilirim. Eğer bu sadece bir mesela şu şekilde bir vektör olsaydı o zaman zaten sadece 6'yı verecekti. Tek boyutlu bir şey olduğundan dolayı. Fakat burada çift satırlı bir şey gittiğimizden dolayı aslında burada 2 tane değeri veriyor diyebilirim. Bir de bunu farklı bir şekilde deneyelim. Şimdi burada doğal sayılar kullandık. Daha doğrusu tam sayılar kullandık. Eksiler de var. Tam sayıları kullandığımızda bu şekilde bir şey alıyoruz. Peki biz burada bir karmaşık sayı kullansaydık nasıl olacaktı? Mesela ben buraya gelip 5 artı 3i dediğimde, hatta evet 5 artı 3i dediğimde nasıl olacaktı? Bunun çıktısı biraz farklılaştı. Neden böyle farklılaştı? Çünkü artık olayın içine karmaşık sayı girdi ve eğer bizim matriximizde karmaşık sayı bulunuyorsa bizim maksimum fonksiyonumuz buradaki değerlerin, gördüğünüz üzere buradaki değerler artık karmaşık sayı formatında tanımlandı buraya. Bize gelen maksimum değerleri burada aslında bunların magnitude'leri, yani büyüklükleri. Burada görüyoruz eksi 10, 6, 3, bunların hepsine baktığımızda normalde 6 daha büyük ama eksi 10 mutlak değer içerisinde, yani büyüklük konuştuğumuzda mutlak değer koymamız gerektiğinden dolayı burada eksi 10'u getiriyor. Diğer tarafta da aslında burada en büyük olan eksi 12 olduğu için şuradaki katsayılarda direkt bunun mutlak değerli bir şekilde kıyaslayıp diğerlerine göre direkt onun değerini getirdiğini söyleyebilirim. Aynı şekilde minimum fonksiyonumuz var. Şimdi olayları basit tutabilmek için bunu tekrar sıfıra çekiyorum. Onun dışında aynı şekilde çalışıyor. Bunu çalıştırdığımda zaten eksi 10 burada, eksi 12 de burada şeklinde söyleyebilirim. Yine maksimum gibi aynı şeylere sahip. Birden fazla satır olduğunda, birden fazla kolumn olduğunda onlar için değerleri veriyor. Tek bir vektör olduğunda tek bir değer veriyor. Kompleks sayılara girdiğinde yine zaten magnitude'un, yani büyüklüklerinin en küçüğünü veriyor diyebilirim. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi size fonksiyonumuz da var. Onu da burada tekrar değinmek aslında bir noktada kıymetli. Zaten 3'e 2 olduğunu buradan bahsediyor. Başka sort var. Sort fonksiyonu da burada görüyorsunuz. Burada kolumlar arasında bir artan sıraya koyuyor. Yani burada 6, eksi 10 ve 3 iken burada eksi 10, 3 ve 6 yapıyor. Zaten ikinci kolumumuzda da her şey olması gerektiği gibiymiş. Dolayısıyla bir değişim yapmadı. Sort fonksiyonu da bu şekilde diyebilirim. Bir de sum fonksiyonumuz var. Bu sum fonksiyonu da zaten isminden de anlaşılacağı gibi aslında bu değerleri topluyor diyebilirim. Eksi 1 ve eksi 17. Burada yine column wise operation'lar yapıyor. 6 ile 3 toplamında 9. Eksi 10 ile da toplamında eksi 1. Sağ taraf için de eksi 17 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi matrix hakkında işlemler yapabilirken aslında onların değerlerini böyle biraz oynamaya, biraz manipüle etmeye çalıştığımız noktada bu max, min, size, sort ve sum fonksiyonumuz mevcut. Peki biz bu değerleri kendi elimizle manuel bir şekilde nasıl yapabiliriz? Yani bir bakıma vektör ve matrixleri nasıl bölebiliriz? Nasıl belli başlı hücreleriyle işlem yapabiliriz? Bunlara bakalım. Şimdi
üzerinde çalışabilmek için bir matrix oluşturacağım. Bunu yapalım. Ben yine A diyeceğim bunu. Ya da M diyeyim. Matrix'in M'si olsun, ben daha iyi buluyorum öyle. Hızlıca olsun diye 1, 2, 3 dedim. Altına da tab koymayalım. 4, 4, 5, 6 diyelim. Ve 7, 8, 9 diyelim. 3'e 3 bir matrix istedim. Üzerinde çalışabilmek için. Şimdi burada nelerimiz var? Bunlara bakalım. Şimdi öncelikle ben M dediğimde ve M'den sonra, M yani matrix olduğundan dolayı ve ondan sonra noktalı virgül değil, noktalı virgül diyorum, köşeli parantez değil, normal parantez koyduğumda artık indekslerle çalışıyorum. Yani matrix'in hangi elemanını tekabül edecekse o indeksi girmemi istiyor olacak. Bakalım bir değerler deneyelim, ne verecek bize? 1 diyelim. 1 dediğimde bana 1'i verdi. Fakat burada 1'in yanında 2 deseydim o zaman bana 2'yi verdi. Neden? Çünkü 1 burada aslında şurada da gösterdiği gibi bakın. 1 burada aslında row sayısı. 2 de burada column sayısı. Yani birinci row'un ikinci kolumuna git diyor. Bu da zaten 2'ye tekabül ediyor. 3 dediğimde de 3'e gidecek. Peki 2 ve 3 dediğimde nereye gidecek? Bunu bir tahmin edin. Bir durdurun belki videoyu. 2 ve 3 dediğimde nereye gidecek? Çünkü burada 2 dediğimiz kısım row, 3 dediğimiz kısım da column'u tekabül ediyor. Dolayısıyla ikinci row'da 3. kolumuna gittiğimde 6'ya gitmesini bekliyorum. Bunun yanında bütün sırayı gösterebilmek için de şöyle bir kullanımımız var. Ben yine 1'i seçeceğim. Virgül koyacağım ve kolum değerine ne gireceğim? Kolum değerine çift nokta koyacağım. Dolayısıyla burada çift nokta koyduğumda bize 1, 2, 3 yani aslında ilk satırın bütün değerlerini getiriyor olacak. Aynısı diğer taraf için de geçerli. Yani bu şekilde de kurgulanabilir. Bu sefer de 3, 6, 9'u yani 3. kolumnun bütün değerlerini bize veriyor olacak. Peki ben burada bunlarla işlem nasıl yapabilirim? Mesela burada şunu şöyle yapabiliriz. Ben buraya M deyip noktalı virgül koyup 2 deyip hatta şöyle yapalım. 2 deyip noktalı virgül koyup yani ikinci row'un bütün değerlerini yani 4, 5, 6 deyip bunu bir çalıştıralım bakalım. 4, 5, 6 evet. Buna gelip 10, 10 ve 10 diyebilirim. Bunu çalıştırdığımda bakın artık matrix'in güncellenmiş hali 1, 2, 3 arada 10, 10, 10 ve altında 7, 8, 9 şeklinde güncellenmiş halini görüyoruz. Son bir kullanımımız daha var. Bu da aslında matrix'in böyle bir orasından bir de burasından almayla alakalı. Buna da bakalım. Hatta şu işlem şurada dursun. Ben matrix'in birinci row'unun 3 ve birinci kolumlarını istiyorum dediğimde bana nasıl bir sonuç verecek? Bakın 1, 10 ve 7. Şimdi bunun sebebi ben burada matrix'e diyorum ki birinci row'a git. Şöyle yine şunu göstereyim. Birinci row'a git ve kolumnundan da 3'e 1'lik bir vektör al. Zaten bizim bütün matrix'imiz 3'e 3 olduğu için bütün kolumunu aslında getiriyor. Fakat ben burada gelip şunu yapsaydım. 10, 11 ve 12 deseydim. Burada bize getireceği kısım sadece 1, 17 olacaktı. Fakat bizim aslında bir tane daha row'umuz burada mevcut oluyor. Dolayısıyla aslında burada yine böyle slicing, yine aslında indeksleri kullandığımız yapıyı bu şekilde de kullanabiliriz. Vektör ve matrixlere aslında bu kadar değinsek bizim için şu anlık yeterli. MATLAB'de zaten çok daha komplekslerine henüz daha giriş yapmayacağız. Dolayısıyla bugünlük aslında bu kadar da diyebilirim. Peki biz bugün ne öğrendik? Gelin bir de üstünden geçelim. Vektörleri giriş yaptık. Row vektörü öğrendik. Kolum vektörü öğrendik. Farklarını öğrendik. Biri soldan sağa, diğeri yukarıdan aşağı şeklinde ilerliyor. Vektör concatenation öğrendik. Burada aslında bir vektörü diğer vektörlerle nasıl tanımladığımızı öğrendik. Ardından matrix oluşturmayı öğrendik. Ve burada size bir örnek verdim. Sonra bazı bilgiler edindik, bazı fonksiyonlar edindik matrixlerle alakalı. Ardından hızlı matrix oluşturma ile alakalı bu fonksiyonları gözlemledik. Ve element by element operations'ları öğrendik. Sonra bunlarla alakalı bazı örnekler yaptık. Bazı kullanışlı fonksiyonlarımızı gördük matrixlerle alakalı. Max, min, size, sort ve sum adında. Ardından matrix indekslerini de görüp aslında bugünü de tamamladık diyebilirim. Bu konuyla alakalı GitHub'ımız üzerinden ben yine sizlere bir çalışma kağıdı paylaşıyor olacağım. Dolayısıyla eğer yine böyle birazcık da pratiğe ihtiyacınız varsa o tarafa da göz atabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Uzun bir video oldu biliyorum ama bu konu hem matematiksel olarak anlamlandırma açısından hem de MATLAB üzerindeki önemi açısından bence çok önemliydi. Dolayısıyla sonuna kadar değeceğini düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda algoritmalar, fonksiyonlar ve scriptleri konuşuyor olacağız.
Öncelikle script'leri inceleyeceğiz. Sonra fonksiyonlara bakacağız. Zaten ikisi arasında aslında ikisi hep böyle birlikte kullanılan yapılar. Sadece farkını biraz daha anlamak gerekiyor. Neyin ne olduğunu bilmek gerekiyor ki doğru bir şekilde adlandırabilelim aslında. Şimdi script'ler aslında şurada da gördüğünüz gibi, şöyle göstereceğim. Burada da gördüğünüz gibi aslında bizim burada .m uzantılı bütün dosyalarımızın ismi script. Bunların hepsini script diyoruz. Bunların içerisinde fonksiyonlar bulunuyor. Bunların içerisinde diğer şeyler bulunuyor. İşte değişkenler olur, hesaplamalar olur, printler olur, onlar olur, bunlar olur. Zaten birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Bunların hepsi scriptlerin içerisinde bulunuyor. Fonksiyonlar ise scriptlerin içerisinde tanımlanmış aslında görev icabı. Bizim zaten halihazırda kullandığımız fonksiyonlar vardı. Bunları biz de tanımlayabiliyoruz. Onları göstereceğim. Fonksiyonların da aslında kullanım alanı genel olarak bu şekilde diyebilirim. Şimdi scriptlerle entegre çalışan bazı komutlarımız var. Bunlar command window'a yazılıyor. Ve command window üzerinden aslında bazı işlemleri yapabiliyoruz. Bunları tanıtacağım ama onun üzerine zaten scriptler hakkında çok konuşacak bir şeyimiz yok. Genel olarak yazdığımız yerler, yani en başında da söyledik. Buradan new deyip, new script deyip aslında kodları yazacağımız bir dosya açıyoruz. Bu kadar. Hepsi bu kadar aslında. Sadece bazı komutlarımız var. Bunları göstereyim, bunları tanıtayım. Ondan sonra direkt bazı fonksiyonlarımızla, script içerisindeki bazı fonksiyonlarımızla devam edelim. Şimdi ilki type. Bakalım bu bize ne yapacak? Şimdi ben hangisini gözüme kestirdim? Ben data types 2'yi gözüme kestirdim. Şimdi bu komutları kullanırken aslında hep şu şekilde ilerliyor. Mesela şu an type komutunu inceleyeceğiz. Bunun yanına yazdığımda şurada gördüğünüz aslında script'in ismi. Zaten burada da söylüyor. Şurada altta da söylüyor. Script diyor parantez içinde. Bu ismi de bu diyor. Ve ben bunu yazdığımda bakın bunun içerisindeki aslında bütün bilgileri bu şekilde yazdırıyor diyebilirim. Zaten bunu da açtığımızda şöyle data types dosyasını da açtığımızda önce bunu diyor, sonra bunu diyor, bunu diyor, bunu diyor. Aslında bütün içerisindeki verileri gözlemleyebiliyoruz diyebilirim. Sonra bunu hemen CLC yaptım. Bir de hatta şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir de edit var. Buna baktığımda direkt bunu bir yan sekmeye dosyayı açıyor ki editleyebilelim. Üzerinde oynayabilelim, yazalım, silelim. Hiç fark etmez. Direkt editleyebilmemiz için bir hemen yan sekmeye açıyor. Bu kadar basit. Bir de help var. Onu da yine sıfırdan yazmayalım. Şöyle yapalım. Şöyle. Veri tiplerini incelediğimiz dosya diyor. Niye böyle diyor? Çünkü aslında şurada da görebileceğiniz üzere veri tiplerini incelediğimiz dosya diye ben buraya bir açıklama koymuşum. Bu açıklama nereden geliyor? Bu açıklama da aslında bizim dosyanın, yani script'in içerisine koyduğumuz ilk comment bloğu, ilk yorum satırı bizim burada aslında dosyanın açıklamasına gelen komut satırı oluyor. Peki burada hemen böyle bir ufak bir parantez de açayım. Zaten bir sonraki anlatacağım şey de oydu. Comment satırı ne? Comment bloğu ne? Yorum satırı ne? Bunlar zaten hepsi İngilizce, Türkçe karışık. Hepsi aynı anlama geliyor. Comment satırı burada gördüğümüz şekilde, bakın burada yüzde işareti var. Burada 2 tane yüzde işareti var. 2 tane yüzde işareti koyunca yeni section açıyor. Dolayısıyla ben burada run section dediğimde aslında sadece şu çizgiler arasını çalıştırıyor gibi bir anlamı var. Zaten daha önce bahsetmiştim. Şimdi burada gördüğünüz üzere her bir satırı açıklamak için burada number bir değişkendir. Sonuç sadece bir sayıdır. Constant denilen sabittir. Değeri ise siz atamasanız da mevcuttur. Burada D olmuş. Atamasanız da mevcuttur. Gibisinden açıklamaları yapabileceğim, yorumları yapabileceğim benim kod yazan kişi olarak başka bir okur, başka bir kişi gelip benim kodumu, scriptimi okumaya çalıştığı noktada bu kodu tam olarak anlayabilsin diye kullandığımız yorum satırları aslında. Bunu da MATLAB üzerinde, yani çeşitli yazılım dillerinde aslında farklı yolları var. İşte hashtag işareti olur. Şöyle hashtag işareti olur. Başka çeşitli işte çift tırnaklar olur vesaire vesaire. Aslında pek çok yolu var. Hatta çift tırnak değil, 3 tırnak sanırım. Python'da bir de öyle bir yolu daha vardı. MATLAB'de de bu yüzde işaretiyle. Dolayısıyla aslında burada siz kodun akışına katılmasın dediğiniz yorumlarınız olduğunda zaten hani belli bir sintakste yazmanız gerekiyor MATLAB içerisinde. Ama kodu açıklamak istiyorum dediğinizde yüzde işareti koyup açıklama yapıyorsunuz. Ve ilk yaptığınız yorum satırı dosyanın aslında açıklaması oluyor. Açıklama kısmını dolduruyor ve help dediğimizde aslında direkt o yorumları yazdırıyor diyebilirim. Peki bu neden önemli? Şimdi şu şekilde ben bir kod yazıyorum. Şu an daha çok basit adımlardayız. Daha böyle yani belki de bebek adımları diyebileceğimiz adımlardayız. Ama daha kompleks yapılar, daha belki de bir algoritma olarak adlandırabileceğimiz kompleks yapılar kurguladığımız noktada neyin ne yaptığını satır satır açıklamamız gereken noktalar olabiliyor. Bu isterseniz hocanıza olur, kodu okuyacak hocanıza olur, kodu okuyacak arkadaşınıza olur, kodu okuyacak çalışma arkadaşınıza olur, hiç fark etmez. Bu kodun okunabilirliğini arttıran bir şey. Çünkü evet,
Bu kodu okuyacak kişi MATLAB biliyor da olabilir, bilmiyor da olabilir. Ama MATLAB bilmiyorsa bile siz aslında bu yorum satırını yaparak bu bunu yapıyor diyerek o kişiye bunu yapabiliyorsunuz, anlatabiliyorsunuz. Yani bu noktada aslında yorum satırının kullanımı çok önemli. Genel olarak yazılım sektöründe de okunabilir kod kısmının büyük bir kısmı bu yorum satırlarından geliyor. Dolayısıyla sadece kod yazmayı öğrenmek değil, okunabilir kod yazmayı öğrenmek de bir noktada çok kıymetli diyebilirim. Bir diğer komutumuz daha var. Aslında bu komut değil, direkt şöyle söyleyeyim. Ben buraya data types 2 yazdığımda aslında ne yapıyor? Bakın burada bir sürü aslında değer getirdi. Onu getirdi, bunu getirdi. Ben aslında sadece ismini girdiğimde, bir script'in sadece ismini girdiğimde bütün dosyayı çalıştırıyor. Run vesaire dememize gerek yok. Bakın gördüğünüz gibi number demiş, 1 2 3 demiş. Ardından ans demiş. Answer'dan geliyor. 1 2 3 dedim, 123 bu arada. Answer demiş, 124 demiş. O da buradan geliyor. Sonra pi sayısını bastırmış. Gibi bir sürü aslında hesaba gidiyor. Burada error da veriyor. O da şuradan bir yerden kaynaklanan bir şeydi. Şuradan kaynaklanan bir durumdu. Zaten onu bir önceki videomuzda, daha doğrusu 2 önceki videomuzda data types veri tipleri videomuzda bahsetmiştik. Aslında scriptler bu kadar. Yani genel olarak scriptlerle yapabileceğimiz entegre işlemler bu kadar. Zaten çok detaylı bir şey de yapamıyoruz. Sonuçta yaptığımız şeyler bu scriptlerin içerisinde saklanıyor. Dolayısıyla bir sonraki konumuzda ilerleyelim. Inputlar. Şimdi scriptlerde biz sadece bizim yazdığımız kodları, satırları hiç fark etmez. Herhangi bir şeyleri yazmıyoruz. Aslında biz bunları çalıştırdıktan sonra bir de kullanıcıdan, yani bu kodu çalıştıran kullanıcıdan bazı bilgiler almak isteyebiliyoruz. Bazı veriler almak isteyebiliyoruz ki yapacağımız kod işlesin gibisinden. Böyle bir yorum var. Bu noktada da input fonksiyonu var. Zaten bu halihazırda mevcut bir fonksiyon, şimdi de göstereceğim. Bu şekilde aslında kullanıcıdan ihtiyacımız olan veriyi, ihtiyacımız olan yorumları aslında bu şekilde alabiliyoruz. Gelin bakalım nasıl kullanıyoruz. Şimdi ben buraya R diyeceğim. Neden R dediğimi zaten şimdi anlayacaksınız. Input diyorum. Parantez koyuyorum. Burada görüyorsunuz prompt diyor. Yani aslında ben bu değişkeni, ya daha doğrusu ben bu input'u almadan önce buraya ne yazdırayım? Prompt dediğimiz aslında bu o anlama geliyor. Ben buraya diyorum ki yarı çapı girin. Bir de boşluk koydum. Şimdi bunu bu şekilde çalıştırdığımda run section dediğimde bakın bana soru soruyor. Yarı çapı girin diyor ve yanında benim yazabileceğim, yanıp sönen şu kısmı yanıp söndü. Benim yazabileceğim anlamına geliyor. Ben buraya 5 diyorum. Fark etmez. Ve aslında bir noktada görüyoruz ki burada R5 geliyor. Şöyle hemen bir clear ve CLC yapayım. Bir daha çalıştırayım. Daha temiz görelim. 5 dedim. Şöyle 5 dedim. Ve burada da görüyoruz ki aslında R değişkenimize 5 değeri atanmış oluyor. Bir de bunun şöyle bir kullanımı var. Onu da şöyle yapayım. Hatta onu da yok. Hadi böyle yapalım. Unit eşittir input. Yine aynı şekilde. Kilogram mı gram mı sorusu soruyorum. Ve bunun yanına bunu koyuyorum. Şimdi bu S ne? Bu S'yi şu şekilde göstereceğim. Ben bu run section dedim. İlk yarıçapı zaten girmiştik. Kilogram mı gram mı diyor. Ben şimdi gidip burada 5 diyeceğim yine ya da 10 diyeyim. 10 diyorum. 10 dediğimde görüyorsunuz ki burada direkt aslında veri tiplerinde de gördüğümüz gibi bunu direkt sayı olarak almadı. Bunu text olarak aldı. Bunu da nereden anlıyoruz? Bunu da şuradaki aslında şu tırnaklardan anlıyoruz. Yani eğer biz kullanıcının bize vereceği değer, veri tipi fark etmeksizin biz eğer string bir şekilde, yani yazı şeklinde eğer input'u almak istiyorsak o zaman bu input'un ikinci parametresine, yani virgülden sonraki kısmını bu şekilde tırnak içinde S koyduğumuzda gelecek olan veriyi bize otomatikman text'e, yani string'e dönüştürüyor olacak diyebilirim. Şimdi input'lar yani aşağı yukarı bu kadar zaten input alıyoruz. Yani çok kompleks bir durum yok. Şimdi de output'lar var. Yani bir şeyleri alıyoruz. Tamam, hani aldık. Belki işlem yaptık. Bir şey hesapladık vesaire. Bunu nasıl yazdıracağız? Şimdi bunlara geldik. Şimdi burada da iki tip aslında fonksiyonumuz var. Biri display, diğeri ise fprintf. Bunları zaten diğer yazılım dillerinden aşağı yukarı belki bilenleriniz vardır. Belki bilmeyeniniz vardır. Fark etmez, ben zaten sıfırdan anlatacağım. Şimdi öncelikle display'e bakalım. Display için disp yazıyoruz, kısaltılmışı. Ve burada işte unit diyor. Biz unit'i koyalım, fark etmez. Ben gelip burada bunu çalıştırdığımda görüyorsunuz ki direkt bunun aslında değeri yazdırılıyor. Peki buna gelip normal R diyeyim. Onu da aynı şekilde böyle yazdırıyor diyebilirim. Yani aslında bu ikisinin farklı oryantede yazılmasının sebebi de veri tiplerinin farklı olmasıyla alakalı bu arada. Onu da söyleyeyim. Genel olarak display'i aslında bu şekilde kullanıyoruz. Çünkü burada bir formatting yapmıyoruz. Yani sadece veriyi, sadece verinin değerini yazdırmak istediğimiz display kullanmamız gayet mantıklı. Bunun yerine başka bir şey kullanabilir miyiz? Tabii ki de. Ben gelip burada normal R dediğimde, run section dediğimde zaten R eşittir 5'i de gösteriyor bize. Aslında yani tamamen alternatifler diyebilirim. Bir de bizim fprintf'imiz var. Şimdi bu kıymetli. Neden? Çünkü burada formatting de yapabiliyoruz. Peki formatting ne? Onu
göstereceğim birazdan. Bu formatting dediğimiz, yani ben aslında buraya bir şey yazıyorum ama elimdeki değişkenlerle de bu yazdığım şeyi aslında sonradan formatlayabiliyorum. Bunu göstereceğim. Şimdi bu örneğe geçelim. Bu taraftaki durum için önce ben şu altı bir temizlemek istiyorum. Şöyle. Print f diyorum. Tamam mı? Sonra diyorum ki sonuç bu. Bir işlem yapmış olalım. Bir fark etmez. Alan hesaplamış olalım, onu bulmuş olalım, hiç fark etmez. Bir değer elde ettik ve bunu yazdıracağız. Ama bunun başına da sonuç bu gibisinden bir belirteç koymak istiyoruz. Bu noktada yapacağımız şey şu. Bizim burada bazı placeholder'larımız var. Yani yer tutucu elemanlarımız var. Ben buraya yüzde işareti D dediğimde, bakalım burada bir error veriyor bize. The format might not agree with the argument count. Çünkü ben buraya D koyduğumda, yüzde D koyduğumda bu aslında decimal'dır. Bu D'nin sebebi D'dir. Birazdan bir örneğini daha göstereceğim. Decimal'dır. Bundan sonra bir parametre bekliyor. Ben bu yüzde D yerine ne koyayım? Ben geliyorum buraya 6.387. Fark etmez ne olduğu. Herhangi bir sonuç. Bunu yazdırdığımda bakın bize aslında bir sayı veriyor. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Tam olarak ikinci örneğimize burada geleceğiz. Burada niye böyle dedi? Niye böyle değişik bir uzantıda verdi? Çünkü biz bunu aslında decimal placeholder ile kullandık. Bu şekilde kullanılmaması gerekiyor. Çünkü decimal'da decimal'larla kullanılması gerekiyor. Fakat bizim burada floating bir number'ımız var. Yani ben aslında buraya sadece 6 deseydim, o zaman aslında direkt 6'sını gösteriyor olacaktı diyebilirim. Şu 5 de şuradan geldi bu arada, eğer kafanız karıştıysa bir noktada. Onu da o şekilde söyleyebilirim. Şimdi şu ikisi arasındaki farkı göstermek için şunu göstereceğim. Peki biz floating number'ları nasıl yazdıracağız? Yine ben sonuç bu yazıyorum. Fakat bu sefer yüzde f koyuyorum. Bu da float'tan geliyor. Floating number'dan geliyor. Ben yine buraya 6387 yazdığımda aslında çalıştırdığımda, tabii bunların arasında bazı sıkıntılar var. Onu da şimdi çözeceğiz. Görüyorsunuz ki buradaki e artı 00 dediğimiz kısım yok. Şurada var. O buraya tekabül ediyor. Şu da aslında buraya tekabül ediyor. Peki biz bunları nasıl, yani bu böyle gözükmemeli, yani printf yapıyoruz, niye alt satıra geçmiyor vesaire vesaire. Bu konu içinde şöyle bir kullanımımız var. Ters slash n diye. Bu aslında genel pek çok yazılım dilinde aynı anlama geliyor. Bu new line demek. Yani yeni bir satıra geçmesini söylüyor bu text içerisinde. Bunu nasıl kurgulayabiliriz? Bunu şu şekilde kurgulayabiliriz. Ben bunu aldım. Ben nereden sonra aşağı geçmek istiyorum? Şundan sonra aşağı geçmek istiyorum. Hatta onu şuraya koyalım. Boşluk koymayalım. Direkt bunu koyalım. Bir böyle çalıştıralım. Bakalım nasıl bir şey alacağız. Bakın buradan sonrasını artık aşağı yazdırdı. Sonra buna da ben buraya yaparsam şöyle bir temizleyelim. Bakın artık bütün sonuçları yazdırıyor ve ardından benim yeni yazacağım şeyi de bir alta koyuyor. Onu da şuradaki sağlıyor. Genel olarak ters slash n'ye koyduğumuzda da new line anlamına geldiğini düşünebilirsiniz. Bunu text'in içerisinde kullanmak gerekiyor. Yani aynı şuradaki placeholder'ın özel bir anlamı olduğu gibi buradaki aslında ters slash n'in de new line, yani yeni satıra geçmemizin bir özel anlamı var. Dolayısıyla kullanımı da bu şekilde. Şimdi input'ları öğrendik. Output'ları öğrendik. Aslında kullanıcıdan bir veri alıp bazı işlemler yapıp tekrardan bunu kullanıcıya yazdırmanın bütün gerekli şeylerini öğrendik. Şimdi sıra sizdemiz var. Bir tane örneğimiz var. Sizden şunu yapmanızı istiyorum. Hatta ben bunu da buraya yazayım. Şöyle devam edeyim. Dikdörtgen alanı hesaplayan bir algoritma yapmanızı istiyorum. Kullanıcıdan 2 kenar verisi al. Ardından alanı hesapla. Kullanıcıya yazdır. Sizden bunu bir düşünmenizi istiyorum. Kendi MATLAB'inizde bir kurgulamaya çalışmanızı istiyorum. Önce kullanıcının 2 tane kenar verisi alın. İsterseniz A deyin, B deyin, X deyin, Y deyin, Z deyin, hiç fark etmez. Değişkenlerin isimleri tamamen size bağlı. Kullanıcının 2 kenar verisi alın. Sonra alanını hesaplayın. Sonra da bunu tekrar geri kullanıcıya yazdırmanızı istiyorum. Bir düşünün bakalım. Ben buradayım. Zaten birazdan çözümünü ben de yapacağım. Hoş geldiniz. Umarım yapabilmişsinizdir. Yapamadıysanız da hiç sıkıntı değil. Ben zaten şimdi halledeceğim. Şimdi burayı bir temizledim. Hatta şuraları da şöyle bir temizledim. Şimdi kullanıcıdan 2 tane kenar verisi alacağım. Birincisi A olsun. Input dedim. Kenar A için değer girin. Bundan sonra bir noktalı virgül koydum ki hemen değerini bana yazdırmasın. Ben sadece alanın sonucunu görmek istiyorum. Sonra B dedim. Yine aynısı. Dolayısıyla ben şunu bir kopyalayacağım. Ve kenar B için değer girin diyorum. Ardından şimdi elimizde bu iki satırdan sonra elimizde A ve B'nin değeri olacak. Dolayısıyla biz aslında bu noktada artık şunu yapabiliyoruz. Bu bir kenar, A bir kenar, B bir kenar ve biz bunun aslında bir alan hesabını yapabiliyor olacağız. Deneyelim. Şimdi ben buraya hadi alan diyeyim. İngilizce gitmeyelim, Türkçe gidelim. Alan eşittir A çarpı B. Bunun da sonucunu şu an görmek istemiyorum. Çünkü eğer ben buraya noktalı virgül koymazsam alan eşittir A çarpı B'nin değeri neyse onu yazdıracak. Ben sadece en sonki display veya printf'li olan kısmı görmek istiyorum. Şimdi artık alanımız da var. Geriye sadece kullanıcıya yazdırmak kaldı. Burada da şunu kullanıyoruz.
Ben fprintf kullanacağım. İstiyorsanız direkt display de kullanabilirsiniz ama bir formatting görelim. Nasıl formatlayabileceğimizi görelim. Onu göstereceğim şimdi size. Alan değeri 2 nokta üst üste boşluk. Burada slash d diyeyim. Önce bir d diyelim. Bakalım bir sıkıntı çıkacak mı? Çıkmazsa f ile değiştiririz. Sonra şimdi ben placeholder kullandım burada. Tırnağın dışına çıkıp virgül koyup buraya da gelip alan diyorum. Neden? Çünkü buradaki placeholder yerine artık bu alanın değerini koyacak ve bana bunu yazdıracak. Deneyelim. Kenar A için değer 5. Kenar B için değer 3. Bakıyorum alan değeri 15. Bir de şuraya şunu da ekleyelim sonuna ki yeni yazacağımız şey direkt aşağısında gelsin. 5 5 dediğimde bakın alan değeri zaten 25 diyor. Bir daha çalıştıralım. 10, 25, alan değeri 250 şeklinde aslında sonucumuzu alabiliyoruz. Şimdi input ve output üstüne script'te bir şeyler yazdırmak, sonra script'ten geri bir değerler almak kısmını aslında şu noktada bir kenara koyabiliriz. Şimdi geldiğimiz nokta kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Şimdi biz fonksiyon kullanıyoruz, input kullanıyoruz, output kullanıyoruz, yani fprintf kullanıyoruz, display kullanıyoruz. Sinüs fonksiyonu, kosinüs fonksiyonu, bu şu bir sürü fonksiyon kullanıyoruz. Peki biz ne zaman kendi fonksiyonumuzu tanımlayabileceğiz? Şimdi tanımlayabileceğiz. Fonksiyonlar ve scriptler arasında aslında burada ufak bir bağlantı var ama bu bağlantıyı önce fonksiyon tanımlamanın sintaksini gösterdikten sonra bahsedeceğim. Şimdi MATLAB'in açıkçası benim kişisel olarak çok saçma bulduğum bir sintaksi var. Maalesef buna boyun eğmek zorundayız. Ben hiç onaylamıyorum. Çok karışık bir fonksiyon sintaksi, fonksiyon yazım biçimi, formatı. Şimdi bu noktada size en kolayını göstereceğim. Ben genelde böyle yapıyorum çünkü genelde unutuyorum neyin nerede olduğunu vesaire. Şimdi burada sol üstte sol üstte new kısmımız var değil mi? Ben buraya new'in ok kısmına tıklıyorum. Bakın burada function var. Ben buraya function dediğimde yeni bir dosya açıp bana aslında fonksiyon tanımlamanın sintaksini gösteriyor. Önce bir function diyorum. Diyorsun ki ben fonksiyonu tanımlamaya geldim. O bunu anlıyor. Ardından buraya fonksiyonu tanımladıktan sonra çıkacak olan argümanları yapacaksın. Buraya bunları gireceksin diyor. Bunları şimdi açıklayacağım. Önce hepsini tanıtayım. Sonra eşittir diyorsun. Fonksiyonun ismi. Sonra da alacağı input değerleri. Hani sinüse mesela biz pi veriyorduk veya başka bir şey veriyorduk ya. Bunlardan bahsediliyor burada. Ardından burada ufak bir açıklama, zaten comment satırları. Ve burada da işlemler. En sonunda da AND. AND önemli. Çünkü AND'i koymadığımız noktada MATLAB bize kızıyor. MATLAB sinirleniyor. Ben nerede AND şey yapacağım falan filan gibisinden. Aslında burada dolayısıyla AND önemli. Şimdi fonksiyonun sintaksini gördük. Peki bunun tam olarak çalışma mantığı nasıl? Şimdi ben comment satırlarını şu an buradan uzaklaştıracağım ki daha net bir şekilde görelim. Şimdi ben burada bir toplama sum diyelim. Toplama fonksiyonu yapmak istiyorum. Burada da result dedim. Sonuç dedim. Input argument 1, input argument 2. Ben burada result eşittir. Yani çıktısını vereceğimiz, yani result'unu yazdıracağımız değer şu olacak diyorum. Input argument artı input argument 2. Bunu da şöyle bir yazdıralım. Burada bakalım bir uyarımız var. Function name sum is known MATLAB by its file. Evet. Şimdi burada birazdan o kısma geleceğim. Ama önce şundan bahsedeceğim. Şöyle. Ve ben bunu burada 5 ve 3 şeklinde çağırıyorum. Burada şöyle bir kullanım var. Siz bir fonksiyon tanımlamak isterseniz MATLAB'te bu fonksiyonu script'in en sonunda tanımlamak zorundasınız. Yani ben gelip eğer burada şöyle yaparsam bu hata verecektir. Statement used outside of a function or class definition is not allowed. Yani bunu tamamen bunun üzerinde yapmamız gerekiyor. Bir kullanım, bir çağrım yapmak istiyorsanız fonksiyonla alakalı bunu üstünde yapmanız gerekiyor. Fonksiyonu kullanmasın. Yani bütün tanımlamalar script'in en sonuna gidiyor. Bunu çağıralım. Bakın 8 dedi. Ben burada 10 diyeyim. Bir de 5 diyeyim. Bir tane daha yapalım. Bakın bize 15 dedi. Şimdi peki ben bunu buradan kaldırdığımda bana ne diyor? Bakın. Function name sum, yani bu fonksiyon is known to MATLAB by its file name untitled 6. Şimdi burada şunu diyor ki MATLAB bu fonksiyonu untitled 6 adında biliyor. Bunu düzelteyim mi düzeltmeyeyim mi? Düzelt diyorum. Bu da bunun ismini değiştiriyor. Bunun sebebi şu. Eğer siz bir script'in içerisine sadece bir tane fonksiyon tanımlarsanız bu script bizim aslında fonksiyon script'i olarak betimleyebileceğimiz bir script'e dönüşüyor ve siz bu sizin tanımladığınız fonksiyonu diğer dosyalarda da kullanabiliyor oluyorsunuz. Bir örneğini yapalım. Şimdi ben bunu burada kaydettim. Bakın burada zaten şurada da görebiliyorsunuz. Şöyle şurada göstereyim. Burada görebiliyorsunuz. Bakın burada ikonu değişmiş. fx diyor. Yani bu bir fonksiyon. Fakat burada direkt bir MATLAB dosyası olduğu için, direkt MATLAB script'i olduğundan dolayı buradaki bunun ikonu daha farklı. Şimdi ben bunu nasıl kullanıyorum? Mesela ben gelip burada untitled ya da böyle demeyelim, şöyle diyelim. Bunun ismini sum yapayım.
Bunun ismini de sum yapayım. Daha kolay olsun çağırması. Aynen bunu da yaptık. Şu an zaten burada hata verdi şeyde İsmail olsun dedi. Ardından ben gelip burada farklı bir dosyayla farklı bir script diyeyim. Şu script'i kapat. Sum 5 ve 3 dediğimde. Burada bir sıkıntı çıkabilir belki. Çünkü zaten sum fonksiyonu mevcut. Ama bakalım deneyelim şansımıza. Burada tabii ki de bir sıkıntı çıktı kesinlikle. Çünkü biz aslında bunu sum olarak adlandırmamalıyız. Zaten burada ondan bahsediyor. Ben yanlış okudum. Burada şöyle diyelim. Sum vol 2 diyelim. Burada da bunu da sum vol 2 diyelim. Ve gelip burada bunu çağıralım. Şöyle sum vol 2 dediğimde parantez koyduğumda bakın burada şu an görüyor. Input argument 1 ve input argument 2 diyor. Yani bizim aslında zaten tanımladığımız input argümanlarını istiyor. Ben buraya 5 ile 3 giriyorum. Ve bakın 8'i görüyoruz. Yine 10'la 10 girelim fark etmez. Bakın 20'yi görüyoruz. Aslında bu şekilde bir script'in içerisine sadece bir tane fonksiyon koyarsanız ve ismiyle kaydederseniz bu fonksiyonu, siz bu fonksiyonu diğer script'lerinizde de çağırabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz ve diğer script'lere de dahil edebiliyorsunuz. Genel olarak bu şekilde açıklayabilirim. Şimdi size değişkenler arasındaki farkları biraz daha iyi açıklayabilmek için neden değişkenler diyorum? Çünkü fonksiyonların içerisinde tanımladığımız ve fonksiyonun dışarısında tanımladığımız yani script genelinde tanımladığımız değişkenlerin farkı var. Bunlara lokal ve global değişkenler deniyor. Şimdi bunu daha iyi açıklayabilmek için bir fonksiyon yazacağım. Şimdi fonksiyonumuz bu. Bu şekilde bir fun adında bir function tanımladım. Burada şunu yapıyor. X ve Y adında 2 tane input alıyor. Sonra bunlarla alakalı bazı matematiksel işlemler yapıyor. Matematiksel işlemin ne olduğu hiç fark etmez bu arada. Tamamen örnek olsun diye. Burada mevcut. Ardından bu bitiyor. Bunu tanımlıyoruz. İşte U eşittir 3 çarpı X. Sonra Z eşittir U artı 6 çarpı Y'nin karesi. Burada da vektörel bir işlem olursa diye noktayı da kattım. Biraz daha güvenli tarafta olalım diye. Ardından bunu kullanıyorum. Bunu üstünde kullanıyorum. Çünkü dedim ki fonksiyonlar en altta tanımlanmalı diye. Burada fun parantez 3,7 yani X yerine 3, Y yerine 7 yazıp bu fonksiyonu çalıştır diyorum ve bunun da değerini T'ye ata diyorum. Şimdi bunu bir çalıştıralım bakalım ne diyecek bize. Bakın burada 303 diyor. Bunun zaten sonucunun 303 olduğunu siz de deneyebilirsiniz matematiksel olarak. Fakat burada benim anlatmak istediğim durum şu. Şu şekilde ben buradaki 3 ve 7'yi şu şekilde de kullanabilirdim. A ve B diyorum. A'nın 3, B'nin 7 değeri olsun. Bunların da noktalı virgüllerini koyuyorum. Buraya gelip A dedim. Buraya dedim B dedim. Şimdi aslında burada olan şey şu. Buradaki A değeri buraya gidiyor. Buradaki de buraya gidiyor. Yani aslında fonksiyonun içerisinde bu şekilde kullanılıyor. Sonra bunu bir çalıştıralım. Bakın yine aynı sonucu alıyoruz. Fakat burada şunu gördük. A ve B. Burada A ve B adında 2 tane değişken görüyoruz. 3 ve 7 değerinde. Zaten bunları biz tanımladık. Ama bizim fonksiyonun içerisindeki U değişkeninin değeri nerede? Tam bu noktada zaten az önce de bahsettiğim gibi lokal değişken kavramı devreye giriyor. Bizim aslında fonksiyonun içerisinde tanımladığımız değişkenler fonksiyonun dışarısında tanımlanmış olmuyorlar. Yani ben burada bir de hatta şöyle de gösterebilirim. U eşittir 15 dedim. Hiçbir yerde kullanmayacağım ama U eşittir 15 dedim. Yine 303 sonucu hiç fark etmez. U eşittir 15 ama buraya baktığımızda A 3 ise 3 çarpı 3'ten U'nun normalde 9 olması lazım. Ama bu sadece fonksiyon içerisinde. Sadece burada bizim tanımladığımız fonksiyon içerisinde U eşittir 3 çarpı X o da zaten 9 oluyor. Fonksiyonun dışarısında U'nun asıl değeri yani global değeri U eşittir 15 olarak aslında söylenebilir. Genel olarak bu değişkenler arasındaki farkı böyle açıklayabilirim. Bunu bilmek önemli çünkü onun sonra işte bunun değeri buydu. O buradaydı, şu şurada tanımlandı gibisinden bazen kafalar karışabiliyor. Gayet normal. Bunu da bu şekilde size aslında açıklayabilirim. Şimdi bir örneğimiz daha var. Ondan sonra biraz daha kompleks bir örneğimiz var ama onu açıklamak ve açıkladıktan sonra eğer anlayabilirseniz, eğer ben de iyi bir şekilde açıklayabilirsem bayağı bu kısmı oturtmuş ve sağlam bir şekilde ilerlemiş olacağız. Fakat önce ufak bir ısındırma gibisinden bir örneğimiz var. Sizden bu fonksiyonu yazmanızı istiyorum. Bu fonksiyonu yazarken şunu düşünün. Bir fonksiyon tanımlayacaksınız. Bunun output'u olacak. Şöyle out yazıyorum buraya. Bir output'u olacak. Sonra eşittir diyeceksiniz. Burada isim olacak. Sonra ardından burada bir input argument olacak. Ki bu burada bizim x'imiz oluyor. Ardından burada bir şeyler yapacaksınız ki o bir şeyler buna tekabül etmesi gerekiyor. Ardından out eşittir en son değer neyse onu deyip ve bunu bitireceksiniz. Ya böyle o kadar kötü yazmayalım. Bir de bunu bitireceksiniz bu şekilde. Şöyle ben de aşağı kayayım. Bu şekilde genel olarak böyle işlemleri burada tanımlayacaksınız. Ardından out eşittir böyle bir değer gireceksiniz ve ardından fonksiyonda zaten bitirmeyi unutmayınız. Bu bayağı kısaltılmış bir yazım bu arada. Şöyle functions şeklinde de devam ediyor bu. Ama aşağı yukarı ne yapmanız gerektiğini anlatmak için güzel bir diyagram oldu. Bir deneyin. Bir yapmaya çalışın. Eğer olmazsa ben zaten buradayım. Birazdan yapıyor olacağım. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz. Umarım yapabilirsinizdir.
Yapamadıysanız da hiç sıkıntı değil. Şimdi izleyin bakalım. Öğrenirsiniz. Şu şekilde. Şimdi ben buraya bir function diyorum. Tek bir output'umuz olduğu için aslında şuradaki köşeli parantezleri kullanmaya gerek yok. Birkaç tane eğer varsa o zaman kullanmanız gerekiyor. Fakat bunu öyle yapalım. Ben buraya geldim ki result dedim. Eşittir dedim. Ne diyeyim bu fonksiyonun ismine? F diyeyim. Sonra bunun bir input'u olacak. Bu da x olsun. Ardından ben buna bir end diyorum. Bakın burada bazı sarı uyarılarımız var. Function return value might not be unset. Onu yapacağız. Fonksiyonun kullanımı olmayabilir diyor. Bir de input argument might be unused. Tamam, şimdi bu bütün problemleri şu an bir fonksiyon tanımladık ama yarım yamalak tanımladık. Dolayısıyla aslında böyle bazı küçük uyarılar var. İşte kullanılmamış olabilir. Kullanılmazsa böyle olabilir. X'i tanımlamamış olabilirsiniz falan filan. Sıkıntı yok. Halledeceğiz her şeyi. Şimdi burada geliyoruz. Diyoruz ki sen bu X'i al. Hatta şöyle yapalım. Result eşittir diyelim. Sen bu X'i al. Önce bir karesini al. Hatta bunu da vektörel olsun. Böyle o kısmı da hani vektörel bir input gelirse o da olsun. Onu da o işlemi de yapsın diye nokta koyalım oraya. Artı dedim. Bizim bir de exponential fonksiyonumuz vardı. Buraya da exponential eşittir x dedim. Sonra buraya bir noktalı virgül koydum. Fonksiyonu çalıştırdığımızda direkt bunun değerini şey yapmayalım diye, görmeyelim diye. Ardından sadece bu kaldı. Bunu da kullanmamış olabilirsiniz diyor. Ben de buraya gelip aslında şöyle yapacağım. Hatta onu da şöyle yapalım. Fprintf diyelim. Sonuç diyelim. Boşluk koyalım. Buraya bir. Burada float koyalım. Çünkü büyük ihtimalle floating bir number gelecek. Exponential'dan dolayı. Buraya yüzde işareti f diyelim. Ve yanına gelip buraya aslında şunu çalıştıralım. Şuraya ben f2 dediğimde. Şuna function desem, fun desem, buna da fun desem. Yer mi? Şu şekilde. Ben aslında section kullandığımız için bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyordum. Fakat çıktı. Bahsettiğim üzere fonksiyonların en altta tanımlanmasını istiyor. Genel olarak MATLAB her noktada. Şuradakini aslında comment satırlayınca, her bir kısmını comment satır yapınca şu an oldu. Mesela bunu buradan kaldırırsam, CTRL Shift R yaptım bu arada kaldırmak için hızlıca. Bakın burada yine hata veriyor. CTRL R yaparak bunu tekrardan commentledim şimdilik. Aslında bu böyle kalsın. Bizim işimizi bozmasın açıkçası. Bu şekilde söyleyebilirim. Bir fonksiyon tanımladık. X'in karesi dedik. Artı X'in exponential'ını dedik. Bunu result'a yazdırdık. Result'u da burada zaten karşıladık. Ardından bu fonksiyonu burada çalıştırıp sonuç bu diyoruz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Deneyelim. Hatta şunu da şöyle deneyelim. Bakın burada sonuç 11 virgül küsuratlı bir şeyler geldi. Bu noktada aslında amacımıza ulaştık. Hatta buraya da bir n koyayım. Şöyle yapalım. Buraya da bir n koyduğumda zaten sonucun bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi son ve bence çok yerinde bir örnekle devam ediyoruz. Burada yapacağımız işlem şu. Tek bir dosyada çalışmayacağız. Dolayısıyla tanımını buraya girmeyeceğim. Yapacağımız örnek şu. Bir fonksiyon yazacağız. Ama bu fonksiyon farklı bir dosyada olacak. Ve buraya sadece fonksiyonu yazacağız. Ardından bunu kaydedip ve bu fonksiyon neler yapacağını söyleyeceğim. Ardından bunu kaydedip yine buradaki kısımda buradaki yazdığımız fonksiyonun değerlerini burada alıp burada yazdıracağız. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Burada yapacağımız fonksiyon bu arada yine aslında basit. Tamamen daire alanı ve çevresi hesaplayacağız. Şu şekilde size gereklilikleri söyleyebilirim. Önce bir sizin denemenizi isteyeceğim tabii ki de. Şimdi genel olarak sizden istediğim şey bu. Bir circle.m script'i oluşturmanızı istiyorum. Bu script'in içerisinde bir fonksiyon yazın ve bu fonksiyonun içerisinde tek bir input alsın. Bu da bizim aslında yarıçapımız olsun. Şöyle yarıçap şeklinde buraya yazayım. Yarıçapımız olsun. Ardından bu yarıçap bilgisiyle alan ve çevre bilgisini hesaplamanızı istiyorum bu script içerisinde. Ardından ana dosyaya geri dönüp, yani ben burada zaten bunu kullanıyor olacağım. Script Functions 4 dosyasını kullanıyor olacağım ama siz başka bir dosya düşünebilirsiniz. Ana dosyaya geri dönüp bu input'u kullanıcıdan alıp sonra bu input'u gidip burada yarıçap yerine koyup ardından buradan değerleri alıp, ki bu değerler şurada gelecek. Circle script'i içerisinde alan ve çevreyi hesaplayıp sonra da output'unu yazdırmanızı istiyorum. Yani alan bu, çevre bu şeklinde. Yine ana dosya içerisinde fprintf ile sizin çıktıları yazdırmanızı istiyorum. Bir düşünün. Biliyorum biraz komplike. Abi oraya gideceğiz, şuraya gideceğiz. Hop ne oluyor? Yani orada kafam karıştı falan. Karışabilir. Bir deneyin. Nerede sıkıştığınızı görün. Ondan sonra sıkıştığınız yerde gelin. Zaten ben çözüyor olacağım. Şimdi öncelikle ben burayı bir temizleyerek başlıyorum. Şimdi circle.m dedik. Tamam, buraya gelelim. O zaman hatta şöyle yapalım. Yeni bir fonksiyon yazalım buraya. Şunu da kapatalım. Bunun ismini ben circle olarak kaydedeceğim. Şöyle bunun ismini circle yapalım. Tek bir tane input olacak. Bunun da aslında tek bir input'u r olacak. Ve burada da output'umda da iki tane aslında veri vereceğim. Birincisi alan, ikincisi de çevre. Ama bunları böyle
İşte İngilizce bir şekilde yapmayınca böyle hatalar olabiliyor. Çene diye bana soruyor burada. Çene ya falan gibi soruyor. Dolayısıyla aslında burada onu da hadi cevre yapalım. Biraz daha Türkçe kalsın terimler. Hatta gelin bunu da daire yapalım. Bu R zaten R kalsın. Sıkıntı yok. Şu aslında comment kısımlarını da yapalım. Şunu da kaldırdım buradan. Hiçbir şey görmek istemiyorum. Gelip burada daire dedim. Dairenin alanı ve çevresini hesaplar dedim. Burada da yarı çapı bilinen bir dairenin alanını ve çevresini hesaplar ve çıktı verir dedim. Burada da biraz daha detaylı bir aslında açıklama yaptık. Sonra R geliyor. Biz bunun yarıçapını biliyoruz. Dolayısıyla önce bir aslında alan hesabı yapalım. Ben buraya alan eşittir diyorum. R'miz var. Bunun karesini alacağım ve pi ile çarpacağım. Çünkü zaten alan pi r kareden geliyor. Bunun karesini alıyorum. Dediğim gibi yine belki vektörel bir işlem olur mu gibisinden böyle buraya bir noktayı koyalım. Şimdi burada vektörel bir işlem olur mu dediğimde aslında böyle çok belli başlı spesifik örnekler gerekiyor. Bunun için hani bu noktada koymasak da olur pek çok noktada. Hatta hadi koymayalım çünkü biz zaten tek bir örnekle gideceğiz ama genelde el alışkanlığı olması iyi bir şey. Yani çarpma olduğunda, üs olduğunda, üssel bir işlem olduğunda vesaire el alışkanlığından buraya nokta koymak. Olur da bir vektörel işlemde kullanılır bu fonksiyon vesaire gibisinden sıkıntı çıkarmasın, hata vermesin diye burada nokta koyup da ilerlemek aslında çok mantıklı. Ama şu an kafalar karışmasın çünkü zaten karışacak yerler var. Şimdi burada daha da kafalar karışmasın diye ben burada normal bir şekilde ilerliyor olacağım. Bir de bunu parantez içerisine alıp şöyle parantez içerisine alıp çarpı pi dedim. Şimdi bu alanı bu şekilde hesaplıyor pi r kareden. Bir de bunun çevresi var. Çevre eşittir. O da 2 pi r. O da 2 çarpı pi çarpı r şeklinde söyleyebilirim. Şimdi burada aslında her şeyi hesapladık. Yarıçapı biliyorduk. Zaten bizi kullanıcı verdi. Onu birazdan alacağız kullanıcıdan. Fonksiyona aslında yarıçap geliyor ve biz bunu alan ve çevre için kullanıyoruz. Hiç sıkıntı değil, mükemmel. Şimdi bunu kaydedelim. Bakalım ben burada daire nokta m diye zaten öneriyor. Ben bunu kaydediyorum. Bakın şurada daire nokta m diye geldi ve bu fx olduğunu söylüyor. Yani bu bir fonksiyon diye aslında MATLAB'de bunu okudu. Şimdi ana dosyamıza geri döndük. Burada aslında şu kısmı hallettik. Şu kısmı hallettik. Şimdi ana dosyaya geri döndük. Öncelikle input alacağım. Öncelikle kullanıcıdan bir input alacağım ve yarıçapı soracağım. Yani r eşittir input yarı çapı veriniz gibi bir kullanımım olacak. Ama burada yine sıkıntı çıkarıyor. Çünkü zaten şuradaki durumdan ötürü bunu da yine commentledim. Yarıçapı veriniz dedim. Şimdi burada input'u aldık. Input'u alıyoruz. Ben bunun çıktısını görmek istemiyorum. Dolayısıyla böyle bir şey koydum. Ardından bakalım şurada ne var? Şimdi circle m'e gitmemiz gerekiyor. Çünkü input'u da aldık. Circle m'e gidip bu yarıçapı aslında oraya vereceğiz. Yapalım. Şimdi ben burada daire diye bunu tanımladım. Tamam mı? Daire dedim. Bakın burada bizden r'yi istiyor. Ben zaten r'yi şey yaptım. Burada bir şekilde input alarak bunu hazır hale getirdim. Şimdi bunu daire ve parametresini de r diyerek veriyorum. Fakat burada şöyle bir durumumuz var. Ben burada bunu şu şekilde yakalamam gerekiyor. Çünkü bizim burada 2 tane output'umuz var. Ve ben bunu şu şekilde yakalamam gerekiyor. Bunu bu şekilde yakalamam gerekiyor. Ay, daire yazmışım buraya. Bunu bu şekilde yakalamam gerekiyor. Şu şekilde. Şimdi biz dairede aslında 2 tane output veriyoruz. Ama biz burada eğer bunun yerine sadece hani nasıl diyeyim şu şekilde işte hiç fark etmez. Çevre diyeyim fark etmez. Çevre diyeyim. Eğer bu şekilde olursa biz tek bir değişken burada yakalıyoruz ama aslında bizim fonksiyonumuz 2 değişken veriyor. Dolayısıyla ikisini de yakalamak gerekiyor. Dolayısıyla ben aslında bunu da kopyalayabilirim. Bunu bu şekilde alıp buradan buraya böyle koyuyorum. Yani alan çünkü şu şekilde biz burada fonksiyonun kendi içerisinde yani lokal değişkeninde biz burada alan olarak adlandırıyoruz. Biz bu alan değerini burada ne olarak globalde ne olarak alalım? Yine alan olarak alalım. Kafalar karışmasın. Daha rahat ilerlesin. Aynı şekilde çevre için de aynı şeyi yapıyorum. Ve bunu çalıştırdığımda alan değeri bizim buradaki alan değerine, buradaki çevre değeri de bizim buradaki çevre değerine eşitlenmiş olacak. Farklı bir şekilde de adlandırılabilir ama daha kafalar rahat olsun diye, daha kolay takip edilebilir olsun diye aynı değişken isimleriyle devam etmek pek çok noktada faydalı olacaktır. Şimdi bu noktada circle'da hallettik. Her şeyi aldık. Şimdi output'u da aslında bu noktada kullanmak gerekiyor. Artık şu şekilde bundan sonra alan ve çevre bilgisini zaten elimizde elde ettik. Ben geliyorum fprintf dedim. Önce alanı yapalım. Alan dedim. Şöyle bir f koydum. Sonra geldim burada alan dedim. fprintf çevre dedim. Floating placeholder'ımızı koydum. Bir de buraya çevre dedim. Zaten değişkenimizin ismi. Bunların bir de sonunda şey gerekecek. Şu an tam hayal edemiyorum. Çünkü zaten siz de hayal edemiyorsunuzdur. Büyük ihtimalle nasıl bir çıktı çıkacak tam olarak. Belki bir yerde hata yapmışızdır. Pek çok noktada aslında çalıştırarak gitmek çok önemli ama ben sizin de daha kolay anlayabilmeniz için sürekli çalıştırıp bölmek istemedim. Genel olarak yapmamız gereken işlemler bu şekilde. Şimdi bir çalıştıralım. Bakalım umarım olmuştur. Yarıçapı veriniz diyor. Ben yarıçapı 5 olan bir şey istiyorum. Bakın yarıçapı benden aldı. Burada aldı. Sonra gitti daire fonksiyonunda bunun içine koydu.
Sonra bu daire fonksiyonunu çalıştırdı. R'nin yani 5'in önce karesini aldı. Sonra pi ile çarptı. Sonra alanı elde etti. Sonra burada çevre hesabı yaptı. Sonra geldi bunları çıktıya verdi. Alan ve çevre lokal değişkeninde. Sonra bu lokal değişkenleri burada çıktı verirken burada da bunu global değişkenlerle yakaladık. Ardından bunları da yazdırdık. Alanı bu kadar, çevresi de bu kadar diye. Genel olarak bu videonun en top seviyesi bu diyebilirim. Farklı bir script'ten, fonksiyonla bir değer alıp sonra da bunu yazdırıp farklı bir script'te yine aynı şekilde yazdırmak ve bunları yapabilmek. Eğer bu konuda şu an rahatsanız bu videoyu zaten anlamışsınızdır demektir. Her şey gayet iyi bir şekilde ilerlemiştir ve iyi gidiyorsunuz demektir. Gelin bir bakalım biz bu videoda ne öğrendik? Bu videoda aslında fonksiyonları ve scriptleri inceledik. Önce inputları öğrendik. Nasıl input alıyoruz, ne yapıyoruz, bu ekstra parametrelerde ne oluyor bunları öğrendik. Sonra output tiplerini öğrendik. Formatlamadan nasıl çıktı veriyoruz, formatlayarak nasıl çıktı veriyoruz, formatlar arasında farklar nasıl bunları öğrendik. Sonra bir örnek yaptık, input aldık, alan hesapladık, sonra bunu bir de yazdırdık. Sonra fonksiyon tanımlamayı öğrendik. Global ve lokal değişkenler arasındaki farkı öğrendik. Ardından bir tane daha küçük bir örnek yaptıktan sonra en sonki en baba, en büyük örneğimize geldik. Burada da zaten az önce de açıkladığım gibi daire fonksiyonu tanımladık. Bu daire fonksiyonundan gittik, verileri aldık, hesaplattık, sonra çıktıları aldık. Sonra da burada çıktıları karşıladıktan sonra bunları aslında bir şekilde print ettik ve istediğimiz formata ulaştık diyebilirim. Genel olarak bu video bu kadardı. Zaten şu an en sonki yaptığımız örneği anladıysanız zaten bu videoyu zaten anlamışsınızdır yani öyle söyleyeyim. Bir sonraki videomuz seçim ifadeleri olacak. If else yapıları, elif else yapıları, hatta switch yapıları dediğimiz noktaları konuşuyor olacağız MATLAB içerisinde. Umarım bu videoda bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Umarım bu videoda scriptler ve fonksiyonlar arasındaki farkı ve anlattığım her şeyi içinizde sağlam bir şekilde oturtabilmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi bugün seçim ifadeleri derken neyden bahsediyoruz? Bunlardan bahsedelim. Şimdi böyle geniş boyutta bir baktığımızda bir if'imiz var. Sonra if else'imiz var. Sonra if else'imiz var. Ve ardından şurada da sağ üstte switch statement'larımız var. Bu 4 tane yapıyı inceleyeceğiz. Çok zaten uzun bir video olmasını beklemiyorum. Genel olarak bu videoda da yapılabilecek pratik kısımlarını da pratik kağıdına koymayı planlıyorum. Çünkü bu yapıları benimseyebilmeniz için sizin yapmanız gerekiyor. Yani ben yine tabii ki de örnek yapacağım. Tabii ki de bazı şeyler göstereceğim ama bu video içerisinde bulmayı büyük ihtimalle umduğunuz pek çok pratik kısmını pratik kağıdına koyacağım. O pratik kağıdına zaten GitHub üzerinden erişebiliyor olacaksınız. Onları denemeniz, onları yapmanız aslında sizin daha da faydanıza olacak. Çünkü bu şekilde öğreniliyor, başka şekilde öğrenilmiyor. Başkasının onun yapışını izlemeniz aslında size bir şey kazandırıyor gibi hissettirse de tam olarak kazandırmıyor. Dolayısıyla sizin tüm ellerinizle bu olayın içine girmeniz gerekiyor. O şekilde söyleyebilirim. Şimdi bu if ne? If Türkçe'de direkt eğer anlamına geliyor. Fakat ben bu video boyunca if else tamamen İngilizce kelimelerle gireceğim. Çünkü eğer deyince çok açıkçası benim kafam karışır. Eminim sizin de kafanız karışır. Dolayısıyla if. Ama Türkçe karşılığını bilelim yani. If'in Türkçedeki karşılığı eğer anlamına geliyor. Burada görüyoruz ki şu şekilde göstereyim. Şöyle. If condition, action, and. Bu bizim MATLAB'deki if condition sintaksi. Peki biz bunu tam olarak ne yapıyoruz bunda? Şimdi if dediğimizde eğer bu oluyorsa yani condition, buradaki condition'ın Türkçesi koşul demek. Buradaki koşul oluyorsa, buradaki condition doğruysa veya yanlışsa buraya bir şeyler gireceğiz. Onlardan da bahsedeceğiz. Buradaki condition doğruysa bu if bloğunun içine gir ve buradaki action, burada ne yapmasını istiyorsak artık hiç fark etmez. Eğer buradaki eğer kısmı doğruysa, buradaki koşul doğruysa ne yapmasını istiyorsak bu kısma action'a giriyoruz. Ardından if bloğunu, if statement'ı and keyword'üyle aslında bitiriyoruz. MATLAB içerisinde sintaksi bu şekilde. Sağda da bir tane UML diyagramı verdim size. Bunun açılımı Unified Modeling Language. Yani aslında genel olarak dilden bağımsız, yazılım dilinden bağımsız algoritmaları ve genel olarak şemaları bu şekilde gösterebileceğiniz bir diyagram dili aslında. Ortak bir dil. Aslında pek çok yerde kullanılır. Bir algoritma oluşturmaya başlayacağınız zaman aslında ilk noktası buradan olursa çok daha sağlıklı olur. Ki adımlarını görürsünüz. Nerelerde nereden nereye geri dönüyor, ileri gidiyor, nereden geri dönmesi lazım aslında gitmiyor gibisinden şeyleri aslında bulabileceğiniz bir diyagram. Ben de bunu kendi projelerimde pek çok noktada kullanıyorum. Genelde elimle çiziyorum ama olsun bu tarz böyle hazır yapılmış kısımları da mevcut. İnternet sitelerinde bolca bayağı bulabilirsiniz yazarsanız. Şimdi bir de burada inceleyelim. Burada görüyoruz siyah noktadan başlıyoruz. Bir burada yamuğumuz var. Yamuk diyeceğim. Dörtgen
Yani kare değil, çünkü kare değil, yamuk, açılı kare diyelim. Hadi açılı kare diyelim. Bu açılı kareye geldiğimizde condition false ve condition true diye ikiye ayrılıyoruz. Yani eğer bizim buradaki condition'ımız, buradaki koşulumuz yanlışsa buradan ilerliyor. Hatta üstünü çizerek gidelim. Yanlışsa buradan ilerliyor. Doğruysa buradan ilerliyor. Eğer doğruysa buradaki action'a takılıyor. Aynı burada olduğu gibi condition doğruysa buradaki action'ı çalıştırıyor ve o şekilde tamamlıyor kendini. Ama eğer condition yanlışsa hiç buraya girmiyor. Hatta onu da kırmızı yapalım. Condition yanlışsa hiç bu action'a girmiyor. Dolayısıyla direkt buradan hiçbir şey execute etmeden, hiçbir şey çalıştırmadan direkt bitişe doğru gidiyor diyebilirim. Aslında if'in yapısı genel olarak bu kadar. Eğer buysa bunu yap, yoksa yapma kısmını birazdan açıklayacağız. Eğer buysa bunu yap diyoruz aslında. Tamamen bu kadar basit. Peki bir üst seviyeye geçelim. If else. Zaten isminden de biraz anlaşılabileceği gibi if yine eğer, else ise tam motomot çevirisi başka anlamına geliyor else'in. Yani if eğer bu oluyorsa, else de bu olmuyorsa gibisinden bir anlamına yorumlayabiliriz. Önce sintaksini inceleyelim. Şöyle ki şimdi bir if'imiz var. Burada da bir koşulumuz var. Bu koşul olursa action 1'i yap. Eğer bu koşul olmazsa onu da şurada yapıyoruz. Eğer bu koşul olmazsa o zaman action 2'yi yap. Ve bu şekilde bitir. Diyagramda incelediğimizde başlıyoruz. Eğer condition doğruysa action 1'i yap. Eğer condition yanlışsa action 2'yi yap. Ve ikisinin sonucunda da her türlü end'e geliyoruz. Aslında bu şekilde genelde if else kullanılır. If, tek başına if çok, yani ben de kendi yazılım hayatımda çok nadir kullandım. Böyle çok spesifik bir koşulu yakalamam gerekiyorsa, o durumda bir şey yapmam gerekiyorsa kullandım. Onun dışında hep if else kullanılır. Hep bir şey oluyorsa bunu yap, yoksa bunu yap şeklinde kullanılır. Ama bu farklı yapıları görmek önemli. Çünkü ona göre zaten algoritmalarımızı veya yazacağımız kodları kurgulayacağız. Dolayısıyla if else'i de aslında bu şekilde anlatabilirim. Peki görüyorum ve arttırıyorum. Burada ne var? If, else if ve else var. Şimdi buradaki if'i biliyorduk. Zaten şurayı bir daha çizerek anlatalım. Tamam, if'i anladık eğer. Else'i de anladık. Olmazsa. Peki else if ne? Bu else if aslında tamamen yazılım dünyasından. Hatta tam olarak motomot çevirisi var mı? Bir sözlüğe bakalım. Yani direkt motomot çevirisi başka eğer anlamına geliyor. Ama başka eğer diye Türkçeleştirmek gerçekten motomot çeviriler çok yanlış. Ben şöyle açıklayayım. If eğer bir durum varsa, else eğer o durum yoksa, else if eğer şu durum varsa. Yani biz if condition'ın içerisinde, şöyle biraz daha zoomlayarak göstereyim. Biz if condition'ın içerisinde başka bir condition oluyorsa da yakalamak istiyorsak bunu else if ile yazıyoruz. Yani direkt bir else değil. Yani eğer bizim ilk bahsettiğimiz şuradaki if'te bahsettiğimiz koşul olmazsa değil, başka bir koşul olursa bunu yap dememizi sağlıyor. Bunlar artabilir. Sadece bir tane else if olmak zorunda değil. Burada istiyorsanız 10 tane 20 tane else if koyabilirsiniz. Eğer bu oluyorsa bunu yap. Else if şu oluyorsa şunu yap. Else if şu oluyorsa bunu yap gibisinden aslında baya aşağı bir sürü else if'ler buraya aslında koyabilirsiniz. En sonunda da else koyduğunuzda bu else tamamen şu ilk koyduğunuz if ile entegredir. Yani ilk koyduğunuz if olmazsa, yani o da şu şekilde: eğer bunların hiçbiri olmazsa, yani if olmadı diyelim. Dolayısıyla action 1 olmadı. Else if de mi olmadı? O zaman artık else'e geliyor. Yani aslında bu biraz da öncelik sırası gibi. If birinci sırada, else if ikinci sırada, else de en son sırada diyebilirim. Burada bir de bunun diyagramına bakalım. Şimdi buradan başlıyoruz. Eğer condition doğruysa action 1'i yap ve bu şekilde bitir. Güzel. Eğer birinci condition yanlışsa ve ikinci condition doğruysa, ya şimdi condition 1 yanlışsa zaten action 1'i yapamıyoruz. Ama birinci condition yanlışsa ikinci condition'a geldiğimizde action 2'yi yapabiliyoruz ve o şekilde bitiriyoruz. Ama diyelim ikinci condition da yanlış. O zaman action 3'ü yapabilmemiz için else devreye giriyor ve bu şekilde yine de bir şeyler yapıp bitirme kısmına geliyoruz diyebilirim. Şimdi sizlere MATLAB üzerinde bir örnek göstereceğim. Burada bir kod parçası var. Sizlere ben yazdım şimdi bunu. Fakat bu kod parçası biraz yanlış, biraz eksik. Ve bu kısmını bir düşünmenizi istiyorum. Acaba burada ne yanlış olabilir? Bir düşünün bakalım. Neresinde nasıl bir eksik çıkabilir? Bir anlamaya çalışın. Belki siz kendi MATLAB'inize yazıp deneyebilirsiniz. Bu da bir seçenek. Bir deneyin. Bakalım buradaki eksikliği bulabilecek misiniz? Denediniz. Belki buldunuz, belki bulamadınız. Hiç fark etmez. Şimdi aslında amacım yani burada bulabilmeniz değil, aslında bulamadığınızda neyi atladığınızı gösterebilmek. Dolayısıyla gelin birlikte bunu inceleyelim. Şimdi ben bunu çalıştırıyorum. Buradan run section dedim. Seçim y ne dedi. Burada yani seçim dedim yes or no gibisinden. Ben burada y diyorum. Yes'i seçtiğinizi yazdırıyor. Neden? Çünkü buradaki letter
Burada küçük y oluyor ve buradaki küçük y bu şekilde ilerliyor. Peki ben buraya başka bir değer verdiğimde, yani burada n dediğimde burada böyle bir durum oluşuyor. Şimdi size bunu anlatacağım. Şimdi öncelikle bunu anlatabilmek için şunu açıklayacağım. Şuradaki gördüğünüz operator bu or anlamına geliyor. Yani veya. Bununla alakalı aslında MATLAB dokümantasyonunda bir sözlük gibi bir şey mevcut. Bunu logical operations olarak Google'larsanız bulabilirsiniz. Nelerin ne anlama geldiğini ben de zaten hep oradan bakıyorum. Hiçbir şey ezberimde tutmuyorum açıkçası. Onu da çok net bir şekilde söyleyebilirim. Şu şekilde şimdi bu kodun şu an yazılmış hali şöyle ki eğer letter küçük y ise veya büyük y ise, onu oraya almayalım, veya büyük y ise display yaz diyoruz. Ama biz bunu demeye çalışıyoruz. Bizim demeye çalıştığımız şey şu. Eğer küçük y ise de büyük y ise de bunu al diyoruz. Ama MATLAB bunu böyle okumuyor. MATLAB bunu böyle okumuyor. Neden? Çünkü burada hata verdi. Diyor ki conversion to logical from string is not possible. Bunu neden dedi biliyor musunuz? Çünkü MATLAB bunu şöyle okuyor. Şimdi ben buraya n verdiğimde veya hiç fark etmez. Gelin bir de büyük y vereyim. Hiç fark etmez. Burada olay şu. Letter'ın küçük y'ye eşit olup olmadığına bakıyor veya büyük y. Ben burada bir koşul belirtmiyorum. Ben burada bir şeyin bir şeye eşit olup olmadığını belirtmiyorum. Yani burada diyor ki logical operation yok diyor. Yani bunun sonucu true veya false değil. Dolayısıyla ben bu logical'ı string'e bunu dönüştüremiyorum diyor. Olmuyor diyor ve hata veriyor. Çok haklı bir şekilde. Çünkü burada aslında eğer letter küçük y değilse oluşan durum şu. Eğer büyük y ise, ne y ise o belli değil. Eğer büyük y ise. Dolayısıyla ardından hata veriyor vesaire vesaire. Bunu düzeltmek için ne yapacağız? Bunu düzeltmek için şu şekilde aslında spesifik olarak bütün koşulları teker teker tanımlamamız gerekiyor. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Burada ekstra bir parantez daha oluşturuyoruz. Ve buradaki or yani veya operator'ını bu iki parantezin arasına koyuyoruz. Asıl şu an istediğimizi söyleyebilmişiz. Ve burada diyor ki letter küçük y ise veya letter büyük y ise. Yani burada aslında bütün durumu kapsayabilmiş oluyoruz. Bütün durumlar true veya false şeklinde dönecek. Yani letter burada gerçekten küçük y ise true dönecek. Değilse buradan false dönecek ama buradan true dönecek. Ve bu sayede buradaki şurası if kısmının condition kısmı, hatırlayalım. If kısmının şuradaki condition'ın true veya false gelebilmesini sağlıyoruz. Ardından zaten bir daha çalıştırdığımızda şöyle bir clear clc yapalım. Ben buraya küçük y de versem, ben buraya büyük y de versem çalışıyor. Ben buraya başka bir şey verdiğimde de hiçbir şey yazdırmıyor. Hiçbir hatamız yok. Genel olarak bu MATLAB'deki if sintaksini de böyle ufak bir örnekle anlatmış olayım. Şimdi bir örneğim daha var. Bu örneği de aslında bir noktada ben yapacağım sizlere. Hem if else'i hem de if else'i. Yani if else dediğimde hepsini kapsasın. Daha kolay adlandıralım. Bu if else yapılarını çalışacağımız bir örnek olacak. İsterseniz önceden deneyebilirsiniz ama ben size zaten denemeniz için bir tane örnek vereceğim. Önce ben yapayım, sonra siz yapın isterseniz. Şimdi ekrana verdiğim parçalı fonksiyonu bir şekilde MATLAB'e yazdıracağız. Şimdi bunu yapalım. Siz bir istiyorsanız videoyu bir durdurun, bir düşünün. Şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız diye aklınızda bir kurgulayın. Ardından yani yapmak zorunda değilsiniz ama durdurun. Bir kafanız böyle bir matematik yapsın diyelim. Siz bir deneyin. Ben de buraya zaten çözümünü yapacağım. Şimdi bunu bir fonksiyon olarak yapmak istiyorum. Dolayısıyla ben buraya bir fonksiyon tanımlayacağım. Şöyle diyelim ki fonksiyonun yazım şeklini unuttum, sintaksini unuttum. Geliyorum buraya sol üstten, hatta şöyle de göstereyim, sol üstte. New dedim, function dedim. Farklı bir script'te gelip bunu yapıyor. Buradan alıyorum bunu, kapatıp kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Hiç sıkıntı değil. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hiçbir kaybınız olmaz. Tam tersine kazancınız olur. Aklınızda boş bir ezber tutmak zorunda kalmazsınız. Şimdi ben buraya fun yazıyorum. Function'ın fun'ını yazıyorum. Bizim buradaki çıktımız bir tane olacak. Out adında. Hatta output olsun. Output adında. Input'umuz da bir tane olacak. Dolayısıyla ama bunu fonksiyon olarak adlar mı? Anlamaz galiba. Devam edelim. Bir sıkıntı çıkarsa hallederiz. Sıkıntı yok. Şimdi fonksiyonumuz mevcut. Biz bu fonksiyonun içerisine parçalı fonksiyonlar yazacağız. Fakat bunu ne yapacağız? Bunu input demek yerine x diyelim. Çünkü daha kolay adlandırılsın. Öyle halledelim. Şimdi diyorum ki if x küçükse eksi birden. İlk satırdan başlıyorum. Bu şu an ekranda gördüğünüz, hala bunu bir kenara koymuş olurum büyük ihtimalle editte. X birden küçükse bunun sonucu ne olacak? O zaman output eşittir 1. Burada noktalı virgülümü de koyuyorum. Fakat burada şunu unutmamalıyım. Bakın şurada bir error veriyor. And might be missing possibly matching function. Yani şöyle bir durum var. Ben buraya if'i koyduğumda
artık bu koyduğum and'i bu if için sanıyor. Dolayısıyla function'ın and'inin olmadığını söylüyor. Biz de buna uygun buraya gelip bir and daha koyuyoruz ve aslında her if ve function için bir and'imiz olması gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi bu and'in içine, daha doğrusu if bloğunun içerisine else if ve else koyacağız. Dolayısıyla ben bunu biraz daha aşağı indiriyorum. Şimdi x eksi 1'den küçükse output 1 olsun. Okey. Peki x 2'ye eşitse veya küçükse o zaman ne olsun? O zaman da x'in karesi olsun demişiz. Output eşittir x'in karesi. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Şimdi x eksi 1'den zaten küçükse output'umuz 1'e gidecek. Dolayısıyla eksi 1'den büyük ve 2'ye dahil olduğu, yani eksi 1'den büyük ve 2'ye dahil olduğu durumları zaten biz aralığını bu şekilde tanımlamış oluyoruz. Yani aslında sadece 2'ye eşit ve 2'den küçük olan durumları tanımlamamız bizim için yeterli. Burada da x kare dedik. Peki son durumumuz var. Yani en son durumda da hiçbir şey olmazsa, yani bunların hiçbirine takılmazsa ben buraya gelip x büyükse 2'den deyip output eşittir 4 diyorum. Burada bazı uyarılarımız var. Tabii ben buraya refleksif olarak gidip buraya da bunu koydum. Neden bunu koydum? Çünkü ben genelde else kullanmamaya dikkat ediyorum. Benim kendi yazılım hayatında yazdığım bazı algoritmalarda else koyduğum zaman 1001 çeşit şeyi de else'in içine koyduğunu alıyor. Ben çok else kullanmaya alışkın bir insan değilim. Genelde spesifik olarak bütün durumları elimle yazmayı tercih ederim. Dolayısıyla o yüzden onu koydum. Ben de buraya aslında else if tanımlar gibi aslında x2'den büyükse yaptım. Fakat else dememiz bizim için yeterli. Çünkü zaten 2'ye eşit ve 2'den küçük bütün durumları tanımladığımız için bunun dışında kalan her şey zaten else durumuna girecek. Zaten bizim de istediğimiz durum bu. Aslında fonksiyonumuz bu. Gelin bir de deneyelim bunu. Şöyle function'ın içine bir eksi 5 verelim. Bir de function'ın içine 1 verelim. Bir de function'ın içine 5 verelim. Bizim bu çıktı olarak bunu istediğimiz şey aslında baktığımızda önce 1 gelmeli. Sonra x'in karesi olacağından yine 1 gelmeli. Aslında şöyle yapalım. O zaman şunu 2 mi yapalım? Nasıl yapalım? 0 yapalım hadi. Ya da 1 bölü 4 yapalım. Ya da 1 bölü 2 yapalım. 1 bölü 4 gelsin karesinden. Ardından 5 verdiğimizde de bize 4'ü vermeli. Yani 1, 1 bölü 4 ve 4 şeklinde bir sonuç çıkmasını bekliyoruz. Bakın 1 geldi. 0,25 yani 1 bölü 4. Ve en sonunda da yine 4'ü aslında bulmuş olduk diyebilirim. Şimdi bir sıra sizlemiz var. Yine bir parçalı fonksiyon tanımlayacağız. Biraz daha kompleks bir parçalı fonksiyon tanımlayacağız. Bu konuda eğer şu an ekrana göstereceğim fonksiyonu yazmakta zorlanırsanız Google'lamaktan çekinmeyin. Yazılım yapmanın, yazılım öğrenmenin, yazılım yapmanın, kodlamanın, algoritmik düşünmenin her adımında öğrenmek, araştırmak ve araştırdıklarınızı kullanabilmek mevcut. Dolayısıyla bundan çekinmeyin. Burada göreceksiniz ki koşulları tanımlarken sizin AND operator'ına ihtiyacınız olacak. Bunu bir Google'dan araştırın, bulamadığınız noktada ben henüz göstermedim. Birazdan çözümünü de göstereceğim. Ama siz daha önceden de bulabilirseniz lütfen deneyin. Bir kendiniz denemiş olun. Şimdi bu parçalı fonksiyonu sizden tanımlamanızı istiyorum. Gördüğünüz üzere 2 tane input'umuz var. Bir x, bir y. Ve en sonunda da çıktıda bir tane output'umuz olacak her bir koşul için. Dolayısıyla bu şekilde bir fonksiyon tanımlamanızı ve içerisine de if else yapılarını kurgulamanızı istiyorum. Bir deneyin bakalım. Umarım yapabilirsiniz. Ben zaten buradayım. Hoş geldiniz. Umarım yapabilmişsinizdir. Yapamadıysanız da umarım takıldığınız yeri görmüşsünüzdür ve şu an onu tamamlayacak ve öğreneceksinizdir. Şimdi bir fonksiyon tanımlayacağız ki 2 input'u olacak. Her bir koşulda da tek output'u olacak. Şimdi ben geliyorum buraya. Yeni bir fonksiyon diyorum. Ben yine buradan alıp daha kolay buluyorum. Bütün yapıları zaten bana veriyor. Şu şekilde komentleri siliyorum. Hatta şunları da sileyim. Hiç ihtiyacım yok bunlara. Şimdi her bir durumda tek bir output'umuz olacak. Ben buna yine function diyorum. Tabii ki de şunu commentliyorum. CTRL-R yapıp commentliyorum. Çünkü diğer türlü hata veriyor. Fonksiyonları script'in en altında tanımlamamızı istediğinden dolayı. Bunu şu an commentledim ama siz zaten comment'i açarak kullanabilirsiniz. 2 tane input argümanımız olacak. Biri x, diğeri y. Ardından ben buraya geliyorum, diyorum ki if x büyük eşitse 0'a ve budur. Hatta bunu çift de kullanılıyor galiba. Bakalım, onun bir önerisi olması lazım. Çünkü çift kullanıldığı bazı durumlar var, bazı durumlar yok. Bakalım MATLAB bize ne diyecek? Biz tek kullanarak ilerleyelim. Ve y büyük eşittir 0'a. Şimdi burada bir durum var. Bakın, when both arguments are numeric scalars, consider replacing and with double and for performance. Bunu bu şekilde söylüyor. Yani aslında sayılarla alakalı bir işlem yaptığımız noktada 2 tane and koyarsan daha verimli olur gibisinden bir yorum yapıyor.
Burada bir error'ımız var. Bakın burada zaten hemen end durumu bizi karşılamış. Dolayısıyla ben bir if koyduğumda sonuna direkt end koyarak ilerliyorum ki bir yerde hata yapmayayım. Böyle değişik hatalar gözüme çarpıp benim dikkatimi dağıtmasın. Şimdi dedim ki if x sıfırdan büyükse ve eşitse aynı zamanda y de sıfırdan büyükse ve eşitse. O zaman output'um eşittir x artı y. Tamam mıdır? Şöyle. Bir durumum daha var. Buna else if diyeceğim. X yine aynı. Şurası. Şunu direkt kopyaladım. Çünkü diyeceğim ki x büyük eşitse sıfırdan. Fakat şu an şunu yapıyorum. Yani y'nin sıfırdan küçük olduğu durumlar. Bu sefer bunu tanımlıyorum. Output eşittir x artı y'nin karesi. Bunun da sonuna bir noktalı virgül koyuyorum. Else if tanımlıyorum yine. Çünkü bir koşulumuz daha var. Bu noktada x sıfırdan küçükse ve tam tersi y sıfıra eşit ve sıfırdan büyükse diyorum. O zaman output eşittir x'in karesi artı y. Tabi bunların aralarını açalım ki biraz daha iyi görelim. Şöyle. Bir durumum daha var. Aslında bunu else de diyebiliriz ama ben else if demeyi daha çok seviyorum açıkçası. Çünkü spesifik olarak o condition'ı oraya tanımladığımızda hangi durumda o condition'ın çalıştığını gözlemleyebiliyor oluyoruz. Ben buraya else dediğimde ya şöyle söyleyeyim. Ben buraya else if kullanırsam en sonki koşulumuz şu şekilde. Şu şekilde diyebilirim. İşte bu olduğunda da output eşittir x'in karesi artı y'nin karesi. Tamam mı? Bu durumda hiçbir sıkıntı yok. Ama şöyle bir durum var. Eğer ben burada else if yerine else kullansaydım bu her bir durumun oluşup oluşmadığını kendi kafamda onaylamam gerekecekti bunun çalışması için. Ama eğer ben buraya else if dersem bana x kare ve y kareyi döndürdüğüne göre demek ki benim x ve y'm sıfırdan küçükmüş. Çünkü ben buraya böyle tanımladım diyebilirim. Ama else dediğim durumda x kare artı y kare gördüğüm noktada o zaman bunların hiçbiri çalışmamıştır demek zorunda kalırım. Ve else dediğim noktada aslında hangi condition'da çalıştığını daha kolay bir şekilde takip edebiliyor oluyorum. Siz buraya else yazarak da ilerleyebilirsiniz. Gerçekten çok ciddi bir kaybınız olmaz ama ben daha emin olabilmek için daha takip edilebilir olması için kendi yazdığım kodun bu şekilde kullanımın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Genel olarak bu şekilde. Bakalım bir eksiğimiz var mı? Yok gibi gözüküyor. Zaten end keyword'ümüz de var en sonunda. Ve bu şekilde gelin bir de bazı değerler deneyelim. Ben buna function demiştim. Bakalım değerleri düşünelim. İkisi de sıfırdan büyükse yani 5 ve 3 verirsem sanırım toplamının gelmesi gerekiyor. Bir tane daha deneyeceğim. O da en alttaki olsun. İkisi de sıfırdan küçük olsun. O da eksi 5 ve eksi 3 olsun. Bir de o şekilde gözlemleyelim. Bakın. Şimdi burada 8'i verdi. Zaten toplama olacağını biliyorduk. İkisi de pozitif olduğu noktada. Bir altında yani bizim aslında şurada eksi 5 ve eksi 3 ile çağırdığımızda da 34'ü görüyoruz. Neden? Çünkü eksi 5'in karesi 25. 3'ün de karesi 9. 25 artı 9 zaten 34 ediyor. Bu konuda da hiçbir sıkıntımız yok. Diğer condition'ları da siz aslında biraz kendiniz deneyebilirsiniz diyeyim. Şimdi geldik bu videonun son seçim ifadesine. Bu da switch. Şimdi switch yapısı şu şekilde. Biz belli başlı değerler geldiğinde belli başlı action'lar istiyorsak ve bunu if else şeklinde uzat nereye kadar uzatacağız değil mi? Dolayısıyla böyle bir yapı geliştirilmiş. İsmi switch ve bu şu şekilde çalışıyor. Şimdi switch yazıyoruz. Switch kodlayacağımız için. Ve ardından switch expression. Yani eğer bu böyleyse yani şu oluyorsa case 1 bunu yap. Yani bu buysa yani benim burada bahsettiğim şey buna eşitse bunu yap. Buna eşitse bunu yap. Buna eşitse bunu yap. Bunu baya arttırabiliyorsunuz. En sonunda da eğer hiçbirine eşit değilse bunu yap deyip endleyebiliyoruz. Şimdi gelin bununla alakalı ufak bir de örnek yapayım. Daha hızlıca, daha kolayca aklınıza otursun. Onu da o şekilde halletmiş olalım. Şimdi bunu ufak bir örnekle anlatacağım. Hem switch yapısını gösterirken hem de ufak bir böyle örnekle karışık bir şey olsun. Şimdi switch diyorum. T diyorum. Burada hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sadece T alacağım. Dolayısıyla şöyle hızlıca altına indim. Switch T. Burada T'yi time olarak kullanacağım. Burada o yüzden T diyorum. Bir örneğim var bu şekilde. Bunun bir daha altına gelip end diyorum ki buradaki error gitsin. Tamam mı? Sonra bunun içine girdim. Buraya bir şöyle aşağı indiğimde zaten hemen içine geliyor. Görüyorsunuz. Buraya diyorum ki case. Yani bir tane case giriyorum ben buraya. Bu T'nin eşit olduğu bir case. Diyorum ki 1. Bir daha enter bastığımda yine bir altına giriyor. Bu arada eğer hani bir girinti olarak girmesini kaybederseniz geriye aslında şöyle göstereyim. Tab tuşuna basarak iki tane her biri aslında tab boşluğudur. Her bir mesela şöyle söyleyeyim. Şuradan şu boşluk bir tab boşluğudur.
Ve şu boşluk da bir tab boşluğudur. Dolayısıyla taba basarak aslında bu girintileri, çıkıntıları siz de kendiniz manuel olarak ayarlayabilirsiniz. T'nin 1'e eşit olduğu bir durum olduğunda ben buraya display t eşittir 1 demek istiyorum. Ardından case 2 dediğimde display t eşittir 2 demek istiyorum. Üçüncüsünü de yapalım. Display case 3 olduğunda t eşittir 3 demek istiyorum. Peki hiçbiri olmadığında o zaman da şunu diyeceğiz. Bakın burada zaten söylüyor. Execute one of several groups of statements. Otherwise deyip, yani hiçbiri olmazsa display t 1, 2 ya da 3 değil şeklinde bir yapım olabiliyor. Bir çalıştıralım bakalım nasıl bir şey. Ben burada zaten t'yi aslında bir noktada, hadi t'yi de alalım. Input alalım. T'yi tanımlamadık. Onu fark ettim. Input t değeri giriniz dedim. Şunu da şöyle çalıştırdım. Şuraya bir temizledim. Run section dediğimde t değeri giriniz. 1 ise t eşittir 1 diyor. Zaten burada istediğimiz gibi. Hatta bunu bir de şöyle yapalım mı? T 1'e eşit, 2'ye eşit, 3'e eşit. Bu şekilde yapınca biraz daha bizim, çünkü ben az önce şaşırdım ne oluyor ya çalışmadı mı diye düşündüm ama bizim atadığımız şeydi o. Devam edelim. T'ye değer girdiğimde 1 dediğimde T1'e eşit, 2 dediğimde T2'ye eşit, 3 dediğimde T3'e eşit. Peki 5 dediğimde T1, 2 ya da 3 değil şeklinde aslında bu şekilde hızlı normal if else'ten daha hızlı bu. Çok net bir şekilde. Çünkü if else'de daha ekstra şeyler, daha kompleks şeyler kodlamak için kullanılıyor if else. Fakat burada kesinlikle çok daha hızlı bir şekilde işte bu buna eşitse bunu yap, bu buna eşitse şunu yap, şu şuna eşitse şunu yap. Eğer hiçbir şey eşit değilse o zaman burada şunu yazdır diye otherwise'da kullanarak yapabiliyoruz diyebilirim. Bu videoda aslında size tanıtacağım yapılar bu kadar. Bir bakalım ne işlemişiz. Önce if yapısını işledik. Ardından ben size if else ve if else bu gibi yapıları da gösterdim. Yine burada whiteboard'da olduğu gibi. Şöyle gelelim oraya. Whiteboard'da olduğu gibi şöyle göstereyim. Bu şekilde. Ardından bu konuyla alakalı ufak bir pratik yaptık. If ve else yapılarıyla alakalı. Ardından bir de sizin denemeniz için bir şey verdim. Bir örnek verdim ve ardından onu da ben de çözdüm. Ve en sonunda da switch operations'ı işledik. Aslında genel olarak bu yapılar arasındaki farkı umarım verimli bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım verimli bir şekilde siz de anlayabilmişsinizdir. Bu öğrendiklerinizi ve anladıklarınızı pratikleştirebilmek için, daha da böyle özümseyebilmeniz için, daha da benimseyebilmeniz için aslında GitHub'ımıza ben bu konuyla alakalı birden fazla örnek soru koyacağım. Bir PDF halinde koyuyorum oraya. Burada videoda aslında yapabileceğim pek çok örneği oraya koymak istedim. Çünkü dediğim gibi videonun başında da anlattığım gibi bunu sizin yapmanız, el alışkanlığı kazanmanız ve aslında bir noktada da kafa alışkanlığı kazanmanız çok kıymetli. Dolayısıyla sizlerin bir şeyleri kurguluyor ve çabalıyor olması bu noktada sizin faydanıza olacak ve benim anlatmamdan daha da hızlı bir şekilde, daha da iyi bir şekilde öğreneceksiniz diyebilirim. Genel olarak bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda döngü ifadelerini konuşacağız. For loops ve while loops şeklinde. Bugün döngü ifadeleri yani for loop ve while loop'u inceleyeceğiz MATLAB üzerinde. Fakat buralara geçmeden önce bizim aslında MATLAB'de öğrenmemiz gereken bir yapı daha var. Bu yapının ismi range yapısı ve bir yandan bununla beraber linspace diye bir fonksiyonu da öğreneceğiz. Bu range yapısı aslında bir noktada hızlı vektör oluşturmaya da giriyor. Fakat en fazla for ve while'da, daha doğrusu for'da daha çok, en fazla for'da kullanıldığından dolayı burada tanımlamak istedim. Burada size anlatmak istedim. Çünkü hızlı bir vektör oluşturma yöntemi evet ama kullanımı aslında sadece burada gibi. Dolayısıyla burada bir tanımlamak istedim sizlere. Şimdi ona geçelim. Şimdi range nedir? Biz aslında önce comment window'dan da gösterebilirim. Bizim bir sintaksimiz var, bir yapımız var. Bu şu şekilde. Ben 2 nokta üst üste ve yanına 5 koyduğumda gelen sonuç bakınız burada 1, 2, 3, 4, 5. Ya burada çok hızlı bir şekilde bir vektör oluşturabiliyoruz. Bakın buradaki değişkenimizi de incelediğimizde bir vektör oluşturuyor. Bir yatay bir vektör. Ama sonuçta çok hızlıca hiçbir şey olmadan direkt hızlı bir şekilde bunu yapabiliyoruz. Peki bu bize nerede fayda sağlıyor? Bu bize aslında bu döngülerde, özellikle de for loop'ta, özellikle de for loop döngüsünde nereden başlayıp nerede biteceğine karar veren bir yapı olarak kullanılabiliyor bu range yapısı. Dolayısıyla önce bu range ile biraz böyle haşır neşir olmak, biraz böyle elimizin bu tarafı ısınması bizim yararımız olacaktır diyeyim. Şimdi bunun kullanımları şu şekilde. Zaten ilk örneğimiz bu şekilde. Burada gördüğümüz gibi 2 nokta üst üste 1'den 5'e kadar gibi tanımlayabiliyorsunuz. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Bir değişkene de atayabilirsiniz. R eşittir 1'den 5'e kadar dediğinizde
Bakın burada R değişkenine zaten yine aynı şey kaydediliyor olacak. Tekrar R dediğinizde tekrar zaten bu değeri döndürüyor olacak. Bu da aslında bir noktada bizim for loop içerisinde kullandığımız yöntemlerden biri olacak. Peki bunun yanında şöyle biraz daha bunu büyüteyim. Şöyle diyeyim. Peki bunun yanında bir de şu şekilde bir kullanımımız var. Şimdi ben 1'den 8'e kadar bir sayı görmek istiyorum. Bir vektör görmek istiyorum. Fakat ben bunun artışının 1 olmasını istemiyorum. Ben buraya artışıyla da alakalı bir şey girebilir miyim? Evet, girebilirsiniz. Ben buraya araya gelip 2 dediğimde 1'den başlayıp 8'e kadar ikişer ikişer gidecek. Yani 1 dahil olmak üzere 2 koyduğunda 3, 2 koyduğunda 5, 2 koyduğunda 7 şeklinde 8'i geçemeyeceğinden dolayı 7'de kalıyor. Bu şekilde de aslında bu vektörleri artışlarını da kontrol edebileceğiniz bir yapıda range yapısını kullanabiliyorsunuz. Bunun bir kullanımı da mesela çift sayıları şu şekilde de gösterebiliyorsunuz aslında 8'e kadar olan. Gibi bu tarz aslında pek çok kullanımı mevcut. Bunu biraz daha komplike hale getirmek isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz gibi 0'dan 9'a kadar ama artışı 1,3 olan sayıları da görebilirsiniz. 1,3, 2,6, 3,9, 5,2, 6,5 ve 7,8 gibi. Bu tarz aslında çok hızlıca vektör oluşturmalarında ve bir noktada artışını da kontrol edilebilir bir şekilde sağlayabiliyoruz. Bu yapıyı öğrenmek önemliydi for yapısından önce. Çünkü for yapısındaki pek çok döngü, pek çok iteration yani döngünün bir adımı bizim aslında bu range yapısının üzerine ilerleyecek. Dolayısıyla bu tarafı önce bir anlamış olalım istedim. Şimdi peki linspace ne? Bu linspace de aslında yine bir range'in aslında bir noktada vektör oluşturmanın, hızlı vektör oluşturmanın yine pratik yollarından biri. Fakat bu sefer bunu kullandığımızda hatta şurada bir tanımı da var. Generate linearly spaced vector. Yani biz bir başlangıç ve bitiş noktasını eşit parçalara bölmeyi linspace fonksiyonuyla yapıyoruz. Örnek verelim. Mesela x1, x2 ve sonunda da n diyor. Ben mesela x1'e 1 diyorum. x2'ye 10 diyeyim. N'ye de burada number of points yani kaç tane noktaya böleyim diyor. Ben burada eğer gidip buna 10 dersem bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hiç fark etmez. Ben gelip bunu 6 dersem 6 parçaya böl dersem hatta 5 diyelim önce 5 ile ilerleyelim. Bakın sonra bu şekilde küsuratlı veriler. Burada istiyorsanız 6 diyebilirsiniz. Burada istiyorsanız çok büyük sayılara da giriyoruz. Ben 100 parçada görmek istiyorum bunu diyeyim ya da 170 küsuratlı bir şey olsun 179 olsun. Burada bayağı uzun bir zaten size bütün değerleri veriyor ve sağ üstte de gördüğünüz gibi şöyle hemen şurada da gördüğünüz gibi 179 tane veriyi size sağlıyor. Bunu da burada da inceleyebiliyorsunuz. Şöyle. Bunu burada da inceleyebiliyorsunuz. Bu artışı tamamen siz hiçbir şekilde kendiniz girmiyorsunuz. Tamamen kaç parçaya bölmesini istediğini söylüyorsunuz MATLAB'e. MATLAB de size o artışı sağlayıp vektöre uygulayıp size zaten bu vektörü döndürüyor. Linspace de bu şekilde aslında. Genel olarak bu tanımında bu şekilde yapabiliriz. Bu hızlı vektör oluşturma yöntemlerini şu an verdim. Çünkü for loop'ta kullanılıyor bu. Özellikle de range kısmı. Linspace biraz daha farklı yerlerde de kullanılıyor. Fakat özellikle for loop'ta kullanılıyor. Dolayısıyla bu kısmı for loop'a geçmeden önce görmemiz kıymetliydi. Şimdi for loop yapısı. Diğer yazılım dillerinden belki aşinalığınız vardır, belki yoktur. Fakat olanlarınız için zaten for loop'un ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Yine burada da aynı mantıkla ilerleyecek her şey. Bilmeyenleriniz için ise for loop bizim aslında kaç kere tekrar edeceğini bildiğimiz döngüleri oluşturmak için kullandığımız bir yapı. For kelimesi her bir olarak Türkçe'ye direkt böyle motomot bir şekilde çevrilebilir belki de. Bizim burada yaptığımız işlem, bakın burada bir sintaksimiz var. For loop variable, bu loop variable demek, loop değişkeni, döngü değişkeni anlamına geliyor. Eşittir range, sonra for loop'un içerisinde yapacağımız herhangi bir işlem ve bunlar bu tekrarlanacak bu range kadar ve en sonunda da end. Zaten bu fonksiyondur, if'tir, if else'tir. Bu tarz kullanımlardan sonra, bu tarz yapılardan sonra end kullanmamız gerektiğini zaten öğrendik. Burada da böyle. Birazdan anlatacağım. While'da da öyle olacak. Burada görüyoruz. Hatta çizerek de anlatabilirim. Burada görüyoruz range yapısı var. Dolayısıyla önce range yapısını tanımış olmak önemliydi. Genel olarak MATLAB'deki sintaksi bu şekilde. Biz aslında belli bir miktarda tekrar istediğimizde for loop kullanıyoruz. Diğer durumları da birazdan while'da zaten anlatacağım. Şimdi burada diyagramını da inceleyelim. Gelin birlikte şuna da bakalım. For k equals to range. Yani biz buraya aslında bir noktada şunu yapıyoruz. Bir noktada yaptığımız şey aslında k eşittir 1'den 5'e mesela. 1'den 5'e hiç fark etmez. Bunu sadece for loop içerisinde tanımlıyoruz ki o for loop içerisinde bunu tanımlamış olalım. Burada biz k'ye bir aralık vermiş oluyoruz. İşte 1, 2, 3, 4, 5 diyeyim fark etmez. 5 kere tekrar eden bir döngü olsun bu. Şimdi başlangıç noktamız burası. Başlıyoruz. Burada bir kontrol noktası var. Eğer range'imizin bir sonraki elemanı yoksa o zaman döngü bitmiştir ve dolayısıyla direkt end'e geliyor. Şu end demek oluyor zaten. Dolayısıyla direkt end'e geliyor. Yani range'imiz bitti, döngümüz de bitecek. Eğer
döngümüzde bir sonraki element mevcutsa o zaman buraya geliyoruz. Ve diyoruz ki tamam şu an bir döngüdeyim. Mesela şöyle bir örnekleyebilirim. Diyelim biz şu an K'nın ikinci, hatta şöyle söyleyeyim. K 1'den 5'e kadar gidecek ya. K'nın birinci döngüsündeyiz. Diyor ki bir sonraki eleman var mı? Evet var. Bir sonraki eleman 2. Dolayısıyla geliyor burada K'yı 2 yapıyor. Ve ardından action yapıp, yani bizim şuradaki, şöyle tekrar geldim. Bizim buradaki action'ı K'nın bir değeri için çalıştırıp bir sonraki döngüye geçiyor. Buradan sonra tekrar böyle yapıyor. Sonra tekrar geliyor. K bu sefer 2 oluyor. Çünkü artık K 2'ye atandı burada. Burada sonra tekrar kontrol ediyor. K 2 iken bir sonraki eleman var mı? Evet var. Dolayısıyla K'nın 2 olduğu döngüde bu sefer K'yı 3'e tanımlıyor. Bu sefer tekrar action yapıyor. Bu şekilde aslında her bir K değeri için bir action yazdırmış oluyoruz, bir herhangi bir şey. Orada ne yaptığımız tamamen kişisel, tamamen kişiye kalmış. Bu şekilde birden fazla kez ve tanımlı bir şekilde, bizim burada tanımladığımıza göre bizim range'imiz burada 1'den 5'e kadar olduğu için 5 kere buradaki action'ı yaptırtabiliyoruz. Şimdi ufak bir örneğimiz olsun. Daha iyi anlayalım, daha iyi kavrayalım. Şimdi bir for loop yazacağım. Zaten az öncekinin aynısı. For diyorum, K diyorum. İstiyorsanız bu arada A deyin, B deyin, C deyin, yumuşak G diyemezsiniz. O özel bir karakter. Burada istediğiniz diyebilirsiniz. Q, D, W hiç fark etmez. K genelde, for'da genelde K kullanılır. En azından MATLAB'de bu şekilde. Diğer dillerde böyle işte X, Y, Z olur, başka bir şeyler olur vesaire. Bunlar tamamen size ait. Tamamen değişken isimlendirmesi size kalmış durumda. Ben burada K'dan 1'den 5'e diyorum. Şurada da her şeyimi temizleyeyim. Sıfırdan bir başlangıç yapmış olalım. Şimdi bana burada büyük ihtimalle error verecek. Diyecek ki end yok. Evet. Ben buraya tabii büyük end koymuyoruz. End'imi koydum. Şimdi ben 5 kere burada bir şey yaptıracağım. Ne yaptırdığımızın hiçbir anlamı yok. Hiç fark etmez. Fakat ben burada siz bu K değerinin değişimini gözlemleyin diye buraya şunu yazdıracağım. Diyorum ki burada yüzde display ve buraya da diyorum ki K. Ve burada şunu göreceğiz. Bunun bir indeks olduğunu da göreceğiz. Şöyle, şunu da şöyle yapıyorum. Biz burada aslında K'nın her bir değerini göreceğiz. Her bir iteration'da. Her bir for döngü adımında. Bir şeyinci print şeklinde yazdım. Ve burada 1 olduğunda birinci print, 2 olduğunda ikinci print, 3 olduğunda üçüncü print gibi bir çıktı bekliyorum. Bakalım, çalıştıralım. Tabi biz burada new line'e geçmediğimiz için bu şekilde gözüküyor. Burada hemen sonuna da bir new line ekleyelim. Şunu da temizleyelim, tam olarak gözüksün. Bakın, birinci print, ikinci print, üçüncü print, dördüncü print, beşinci print. Yani biz aslında burada K'yı 1'den 5'e kadar arttırarak, aynı zamanda K'yı da printin içerisinde kullanarak 5 kere bunu değiştirerek kullanıp yazdırdık diyebilirim. Şimdi ikinci örneğime geldim. Burada biraz durdurup aslında size de böyle önden bir hayal ettirmeye, biraz kafanıza düşündürtmeye çalışacağım. Umarım başarabilirim. Şimdi şöyle bir for loop da gösteriyorum. For, yine K diyeceğim, fark etmez. Bu arada şurada şunu söyleyeceğim. Hazır bu kısmı da söylemişken, ben burada ikinci for'u tanımlarken yine K kullanıyorum değişken ismi olarak. Ama burada çalıştırdık az önce ve bu K'nın aslında global variable olmadığını yine söyleyebilirim. Burada for yine local variable. Bu for döngüsü içerisinde K'nın artışı mevcut. Ben bu for loop'u çalıştırdığımda K şu şekilde, bu şekilde buraya tanımlanmıyor. Bu şekilde tanımladığımızda command window'a, yani komut satırına tanımladığımızda global değişken olarak MATLAB'e tanımlanır. Ama for loop içerisinde tanımladığımız değişkenler for loop içerisinde tanımlanır sadece. Bu da aslında lokal değişken olarak daha önceden bahsettiğim gibi açıklanabilir. Şimdi ikinci örneğime geldim. K bu sefer 1'den 10'a kadar 3'er artış istiyorum. Şimdi öncelikle bunu istiyorum ama bunun nasıl bir şey olduğunu bir görelim. Ben buraya 1, 3, 10 yazıyorum. Şimdi 1, 4, 7, 10 değerlerini alacağım değil mi? 1, 4, 7, 10. Bir şey yaptırayım. Bunların her birini gözlemleyeyim. Ben bunların karesini almak istiyorum. X eşittir. Ya da böyle yazmayalım. Direkt printle yazalım. Hatta şöyle de yapabiliriz. Display K'nın karesi diyelim. Şunu şöyle temizledim. Çalıştırıyorum. Bakın burada display kullandığımız için bu sefer alt satıra geçti. Normalde fprint kullansaydık yine yan yana yazacaktı. Dolayısıyla new line'e gerek kalmadı. Bakın 1'in karesi 1, 16. Hatta şu şekilde de gösterebilirim. Ben buna fprintf ile yazacağım. %d koydum. Hatta şu şekilde %d koydum. Ben buraya k'yı kullanacağım. Yanına bir tane daha %d koydum. Burada da k'nın karesini kullanacağım. Sonra bunları formatlıyorum. Önce k dedim. Sonra k'nın karesi dedim. Şu gördüğümüz k ilk %d'ye gidecek. Bu gördüğümüz k'nın karesi ikinci %d'ye gidecek. Bir de bundan sonra sonuna bir tane new line koyalım ki daha anlaşılır bir şekilde olsun. Çalıştırıyorum. Bakın 1, 1'in karesi, 4, 4'ün karesi, 7, 7'nin karesi, 10, 100, 10'un karesi, 100 şeklinde söyleyebilirim. Aslında bu şekilde de for loop içerisinde bu değişkenlerle oynayıp değişkenlerin değerlerine göre, artan değerlerine göre de işlem yaptırtabiliyoruz. Şimdi bir örneğim daha var. Üçüncü for loop örneğim.
Ve burada biraz farklı bir konsept öğreneceğiz. Yeni bir terim değil ama farklı bir konsept öğreneceğiz. Şimdi for loop kullanılarak aslında yapılacak, daha doğrusu genel olarak yapılan en basit algoritma, en basit mantıkla çalışan şey aslında bir sayıya kadar olan sayıların toplamı. Dolayısıyla bunu for loop'ta kurgulayabiliriz. Fakat bu noktada bir şey öğreneceğiz. Yeni bir terim öğreneceğiz. Bu terimi de şu şekilde açıklayabilirim. Burada da zaten yazdım. Running sum diye. Bunun direkt matematik Türkçe çevirisi koşan toplam denilebilir ama hareket eden bir değişkenimiz olacak ve sürekli güncellenilen ve biz buna aslında toplam değerini vereceğiz. Ve bunu bu şekilde kurguladığımızda aslında kaçtan kaça kadar olduğunu, 1'den 5'e kadar olan sayıların, yine 1'den 5'e kadar diyeceğim, 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamını veya herhangi bir sayıdan herhangi bir sayıya kadar olan sayıların toplamını bulabiliyor olacağız. Şu şekilde ben şimdi bir for loop yazıyorum. Yine k eşittir 1'den 5'e kadar. End'imi koydum, içine girdim tab tuşuyla. Şimdi 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamını yapabilmek için burada şöyle bir şey tanımlamamız gerekiyor. For loop'un dışında ben geliyorum, sum eşittir 0 diyorum. Bunun da değerini görmek istemiyorum. Şimdi ben diyorum ki bir toplam, yani ben daha hiçbir sayıyı saymamışken bu sum değeri, toplam değeri 0'dan başlıyor değil mi? Evet, dolayısıyla ben hiçbir sayıyı saymaya başlamadan önce, burada for loop'a gelmeden önce bizim sum değerimiz aslında 0 olarak başlayacak. Sonra bu for loop içerisinde bu sum değeri güncellenecek. Bunu nasıl yapacağız? Bunu şu şekilde yapacağız. Güncellenecek dediğimizde sum'u aslında tekrar yazmamız gerekiyor ve bunun üzerine bir şey koymamız gerekiyor. Şimdi ben gelip direkt burada k dersem o zaman ne olur biliyor musunuz? Gelin bakalım bir onu gözlemleyelim. Şu şekilde. Bakın sum önce 1 oldu. Sonra 2 oldu. Sonra 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Neden? Çünkü her bir iteration'da her k değiştiğinde sum 10'a eşitlendi. Dolayısıyla önce 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu. En sonunda sum zaten 5 olarak kaldı. Burada da görebiliyorsunuz. Burada yapmamız gereken şey ne? Eski değerinin üzerine yeni k değerini koymak. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için sum artı k dediğimizde burada aslında zaten bunun toplam olarak gittiğini görebiliyorsunuz. Önce 1 olarak başlıyor. Sonra üzerine k2 geldiği için 2 olarak geliyor. Sonra üzerine 3 geldiğinden oluyor 6 oluyor. Üzerine 4 geldiğinde 10 oluyor. Üzerine 5 geldiğinde 15 oluyor. Aslında bu running sum, yani sum'un sürekli değiştiği bir kurguyu bu şekilde kurgulayabiliyoruz. Şimdi gelin bir de bir fonksiyon yazalım ve bu fonksiyonda kullanıcıdan bir değer alalım ve o değere kadar olan, o sayıya kadar olan sayıların toplamını döndürmeye çalışalım. Bir de bunu düşünelim. Çünkü burada da farklı bir noktadan yaklaşacağız. Biz burada bütün range'i hep 1'den 5'e kadar şeklinde stabil bir şekilde verdik. Hep sabit bir şekilde verdik. Peki bunu nasıl dinamikleştirebiliriz? Bunu görelim. Gelin bakalım, başlayalım. Öncelikle ben fonksiyon yapısını unutuyorum. Ben de unutuyorum. Siz de unutabilirsiniz. Belki unutmuyorsunuzdur. Unutmuyorsanız çok iyi. Ben unutuyorum sürekli. Geliyorum buradan, kopyaladım. Yapıştırdım. Yorumlarıma şu an gerek yok. Ne yapacağımı biliyorum. Şimdi bir fonksiyonum var. Dışarıdan bir input alacak dedik. Dışarıdan bir input alacak noktasında ben zaten geliyorum burada. Input diyorum. Şu şekilde. Kaça kadar olan sayıları toplayayım. Diye bir soru sordum. Bunun sonucunda bir değer gelecek ve biz bu değeri bir değişkene kaydedelim. Bu değişkenin ismi de ne olsun? Hiç fark etmez. Input number olsun. Input number şeklinde kaydedelim. Ve bunun da değerini görmek istemiyorum aldıktan sonra. Sonra ben buraya func dedim. Hatta fun diyelim, daha kolay olsun. Bu fonksiyonun aslında içerisinde bir tane input girecek. Bu da bizim kaçıncı sayıya kadar, yani hangi sayıya kadar bu işlemi yapacağımız. Dolayısıyla ben buraya x diyeyim. Biz bunun ismini x koyalım. Çünkü for içerisinde, daha doğrusu for değil, fonksiyon içerisinde biz bunu x olarak kullanacağız. Burada şunu yine kaldırdım. Burada da bir tane output'umuz olacak. Hatta sum diyelim bunun da adına. Şimdi burada bir for loop koyuyorum. Bu for loop içerisinde bir değişkenim olacak. Çünkü for loop'un takibini yapabilmemiz için, hangi iteration'da olduğumuzu takip edebilmek için bu değişkeni koymamız gerekiyor. Bir yandan ben de şu şeylerimi temizleyeyim. Workspace'imi temizledim. For diyorum. K'nın 1'den x'e kadar olan değerlerini istiyorum. Şimdi burada ne demiş oluyorum? Şimdi ben birazdan, hatta şu şekilde de yapayım. Fun input number diye burada da kullanıyormuş gibi yapayım ki, çünkü daha tanımlamadık ama kullanıyormuş gibi yapayım ki size daha kolay anlatabileyim. Şimdi ben burada ne yaptım? Input number aldım. Kullanıcıdan kaça kadar olan sayıları toplayayım diye bir input number aldım. Ben buraya istediğim sayıyı girebilirim. 10 gireyim, 15 gireyim, 20 gireyim, hiç fark etmez. Bu sayıyı aldıktan sonra bizim yazdığımız fonksiyona gidip input olarak bu değeri verecek. 10 diyelim. Şimdi 10 üzerinden konuşalım. Bu 10'u zaten biz burada görüyoruz. Bu zaten buraya tekabül ediyor. Buraya yazılan input'u gelip buraya koyacak. Yani
birden kullanıcının kaça kadar istiyorsa o toplam işleminin birden kullanıcının verdiği sayıya kadar bir for loop yapacağız ve ardından zaten yukarıda yaptığımız gibi bir toplama işlemi yapacağız. Dolayısıyla ben burada gelip sum'ı da tanımlıyorum. Ardından şuraya bir end'imi koydum for loop için. Sum eşittir sum artı k. Bunu da şöyle yapayım. Ardından bir çalıştıralım bakalım ne olacak bir görelim. Şu an aslında hiçbir şey yazdırmıyoruz. Tamamen çalışıyorum. Bir hata alıyor muyuz diye bir gözlemleyelim. Kaça kadar olan sayıları toplayayım. 15 olsun. Bakın 15'e kadar olan sayıların toplamını bize döndürdü. Ama bir değişken içerisinde veya bir print içerisinde döndürmedi. Bunu nasıl yapacağız? Gelin bir de bunu görelim. İşlemimiz çalışıyor fakat bunu biraz daha güzelleştirmemiz gerekiyor. Çünkü input aldık, işleme soktuk ama output vermedik. Bu otomatik oluşan output aslında bir output olarak, bir print olarak sayamayız. Dolayısıyla burada şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bizim fonksiyonumuz burada değil mi? Şunu biraz daha böyle şey yapayım. Şimdi bizim fonksiyonumuz en son output olarak sum'ı döndürüyor değil mi? Bunun değeri en son zaten 120. Fakat biz bu sum'ı nasıl fonksiyonun dışına çıkarabiliriz? Bunu şu şekilde yapabiliriz. Ben gelip hani local variable ve global variable dedik ya. Bu fonksiyonun içerisinde sum 0 oluyor ve sürekli güncelleniyor olacak. Ama bu lokal değişken. Ben fonksiyonun dışarısında tanımladığım bir sum değişkeni bizim global değişkenimiz olacak. Ve en sonunda da bunu buna eşitlediğimde fonksiyonun dışarıya çıkardığı bize output, burada output giriyoruz hatta şuradan da bir daha göstereyim. Şuradaki output verilerini dışarıya veriyor ya fonksiyon. Bu output verisini buraya çıkardığında yani en son dışarıya 120'ye attığında ben aslında sum'ı 120'ye eşitliyor olacağım. Sonra da bunu printle bir şekilde hallediyor olacağız zaten. Onu da şu şekilde yapacağız. Buraya bunu yazdıracağım. Ardından f print f şu şekilde. Burada da şöyle bir şey diyebiliriz. Biraz daha güzelleyelim. Buraya bir placeholder koydum. Input number'a kadar olan sayıların toplamı budur şeklinde bir şey yazdıracağım. Diyelim 10 diyelim. 10 sayısına kadar olan sayıların toplamı burada bir tane daha koyuyorum. Şimdi ilk placeholder'ım için şuradaki placeholder'ım için input number'ı koyacağım. Çünkü kullanıcının verdiği bize değer o ve oraya gidecek. İkinci placeholder için ise buraya sum'ı koyacağım. Çünkü bu sum zaten buradan geliyor. Bu sum da zaten fonksiyonun içerisinden dışarı atılan bizim sum değerimiz. Bir çalıştıralım bakalım bir hatamız var mı? Kaça kadar olan sayıları toplayalım. 15 dedim. 15 sayısına kadar olan sayıların toplamı 120 dedi. Burada tabi biraz daha güzelleştirilebilir. Şurada sonuna new line koyabiliriz. Bir de başına da new line koyabiliriz. Bu şekilde çalıştırdığımda bakın 15 sayısına kadar olan sayıların toplamı 120 şeklinde güzel bir cümle yapısını da çıktılarımızda görebiliyoruz. Şimdi bir örneğim daha var. Bundan önce hep toplamayla uğraştık. Şimdi biraz da çarpmayla uğraşacağız. Bu noktada zaten yine running product oluyor. Burada koşan çarpım diyebiliriz tabii ki de ama hareket eden bir çarpım değerimiz olacak bizim. Bunun için yine aslında aynı mantıkta. Yine aslında aynı şeyde. Sadece belli başlı şeyler değişecek. Şimdi şu şekilde. Bir de farklı bir kullanım, for'un farklı bir kullanımını göstermek için bu sefer bunu range ile yapmayacağım. Yani şurada hep tanımladığımız range ile yapmayacağım. Benim atadığım vektörlerle yapacağım. Bunu nasıl yapacağız? Şu şekilde. For eşittir değil. K eşittir. Buraya ben normalde mesela 1'den 5'e giriyorum değil mi? Bu bana bir vektör oluşturuyor. Fakat ben buraya bunu yazmak yerine kendi belirlediğim değerleri de girebilirim. K bundan sonra bu for loop içerisinde önce 9 olacak. Sonra 5 olacak. Sonra da 2 olacak. Bakalım. For end dedim. Ve şimdi burada yukarıda da gördüğümüz gibi burada bir sum belirlemiştik değil mi? Sıfırdan başlıyordu. Burada da bir product belirlememiz lazım. Bunun da ismini P diyelim. Hatta product diyelim. Fakat bu sıfırdan başlamayacak. Çünkü çarpım yaptığımız noktada etkisiz eleman toplamada sıfırsa burada da çarpımda etkisiz eleman 1. Dolayısıyla ben buraya gelip 1 koyacağım. Product'ın değerini. Ardından yaptığımız işlemin aynısı product eşittir. Product çarpı K dediğimde zaten bunu görüyor olacağım. Bakın önce 9 diyor. Çünkü K önce 1 çarpı 9 oluyor. Sonra 45 diyor. Çünkü product'ın değeri 9 ile çarpıldıktan sonra artık 9. Bir sonraki K değerinde de 5 ile çarpılıyor. 45. 45'i de 2 ile çarptığımızda 90 olacak şekilde burada aslında product'ı gözlemleyebiliyoruz. Şimdi aslında for loop genel olarak bu kadar diyebilirim. For loop'u biraz detaylı verdim. Yani 5 tane örnek yaptık üzerine. Fakat while loop için de pek çok şey geçerli olduğu için aslında bu kadar örnek yaptık. Çünkü sonuçta nihayetinde ikisi de döngü. Sadece farklı koşullarda, farklı yapılarda çalışan döngüler. Dolayısıyla while loop'ta biraz daha az örnek yapacağım. Dolayısıyla şimdi while loop inceleyelim. While loop ne? While aslında direkt Türkçe terim olarak
böyleyken, yani bir durum böyleyken şeklinde direkt böyle Türkçeleştirebiliriz. Bu noktada yine aslında for loop'la neredeyse aynı yapıya sahip. While condition action. Şimdi şöyle şuradan da göstereyim. Burada aslında dedim ya, for loop belirli miktarda tekrarlarda kullanırken burada zaten bir loop değişkeni var ve range üzerinden gidiyoruz. Fakat while öyle değil. While şu şekilde. While condition üzerine gider ve condition'da da bir koşul doğruysa sürekli olarak çalışır. Sürekli olarak çalışır ta ki bu koşul yanlış olana kadar. Burada zaten sinteksini görüyorsunuz. While condition, eğer condition doğruysa action yapılır. Yoksa hiç while'a girilmez. Condition yanlışa döndükten sonra, false'a döndükten sonra da biter. Aşağıda diyagramını inceleyelim şu sağ üstte gelmeden önce. Diyagramını incelediğimde, şimdi başlangıç noktam burası. Şöyle maviyle yapayım. Başlangıç noktam burası. Devam ediyorum. Burada herhangi bir kontrol noktası yok. Burada bir kontrol noktasına geldim. Eğer condition yanlışsa o zaman bitir. Zaten hiç gerek yok. Başlamayalım bile. Ama condition doğruysa o zaman benim action'ıma gel. Bir kere yap. Sonra bir daha kontrol noktasına gel. Condition hala mı doğru? O zaman bir daha. Bir daha gel, bir daha. Bir daha gel, bir daha. Ta ki condition false olana kadar. Şimdi bu çok özgüvenli bir kullanım. Neden? Çünkü condition'ın false olmadığı durumlarda ne yapacağız? Condition'ı false yapmanız gerekiyor. Neden? Şimdi şu şekilde iki tane aslında önemli noktamız var. Condition'daki her değişkenin tanımlı olması lazım. Yani siz buraya condition tanımlarken işte x sıfırdan büyükken veya fark etmez herhangi bir değişken bir şeyle kıyaslandığında o şuyken, bu oyken vesaire vesaire dediğimizde değişkenlerle genelde işlem yapıyoruz ve bu değişkenin tanımlı olması lazım. Yani siz işte buraya gelip while x büyüktür sıfırdan derseniz ama x'i tanımlamazsanız bu while hata verir. Dolayısıyla condition'da kullanılan tüm değişkenlerin tanımlı olması gerekiyor. İkinci kritik nokta da action'da condition false'a dönmeli yoksa sonsuz döngüye girer. Şimdi şu şekilde kod while'a geldiğinde, while loop'a geldiğinde ve condition doğru olduğu bir senaryoyu konuştuğumuzda while'ın içine giriyor. Ve bu while içerisinde sürekli dönüyor, sürekli dönüyor, sürekli dönüyor, sürekli dönüyor. Eğer siz öyle bir nokta belirlerseniz ki bu condition hiçbir zaman yanlışa dönmezse, çünkü bir artış yaparsınız while'ın içerisinde. Her bir döngüden sonra bir artış veya bir azalış, bir değişim yaptığınızda bu condition'ın aslında bu değişimi kontrol ediyor olması lazım. Yoksa condition hep doğru olur. Condition hep doğru olduğu için o zaman döngü sonsuza kadar çalışır ve bu bir noktadan sonra sıkıntıya girer. Hem yazdığınız kodlar için hem de bir noktada bilgisayarınız için de aynı şekilde. Dolayısıyla bu iki tane kritik noktamız var. Condition'daki her değişkenin tanımlı olması lazım. Ve aynı zamanda action'da condition false'a dönmeli yoksa sonsuz döngüye girer şeklinde bahsedebilirim. Şimdi bunlarla alakalı ufak bir örneğim var. Ondan sonra da biraz daha kompleks bir örneğim var. Fakat while'ı sağlam bir şekilde anlatabileceğini düşünüyorum bu örneklerin. Hadi gelin oraya geçelim. Şimdi while loop dediğimde bir condition dedik, bir koşul dedik değil mi? Dolayısıyla bu koşulu yaratmak için bir değişkene ihtiyacım var. Ben burada x eşittir 1 diyorum. X eşittir 1 dedim. Sonra while x şöyle yapayım. Küçükken 15'ten, hatta eşittir de koyalım oraya. Şöyle. While x 15'ten küçük eşitken diyeyim. Bunun sonuna bir end koyuyorum. Ve ne yapacak biliyor musun? Ben x'in değerini güncellemesini istiyorum. Her bir döngüde. Ve ardından şunu da yazdırmasını istiyorum şuraya. Fprintf. Bakalım burada nasıl yazdırabilirim. X'in değerini yazdırayım. Onu da display ile yapalım. Ben buraya x'i koyduğumda bakalım nasıl bir çıktı verecek bana. Bakın. Şimdi şöyle bir durum oldu. X önce 1'di. Çünkü 1 tanımladık. Ardından while'a girdi. Baktı x 15'ten küçük veya eşit mi? Evet, x 1 dolayısıyla 15'ten küçük. Doğru dedi. Ve ardından display yaptı. X'i yazdırdı. Ardından x'i 2 ile çarptı. Sonra bu while döngüsü bitti. Daha doğrusu döngü değil. Iteration bitti. Bir daha geldi yukarı. Çünkü x hala 15'ten küçük. Bunun kontrolünü yapacağız. Çünkü x şu an 2. 2 ile çarptığında hala 2. Bir bakıyor. Tekrar yukarı dönüyor iteration'da. X hala 15'ten küçük veya eşit mi? Evet, çünkü x 2. Sonra tekrar 2'yi yazdırıyor. Sonra tekrar 2 ile çarpıyor. 4 oluyor. Bu sefer yukarı çıkıyor. Bakıyor. Diyor ki 4 15'ten hala küçük eşit mi? Evet. Dolayısıyla tekrar devam ediyor. 4'ü yazdırıyor. 4'ü 2 ile çarptığında 8 oluyor x. Ve bundan sonra tekrar yukarı çıkıyor. Bakıyor. 8 15'ten küçük veya eşit mi? Evet. O zaman 8'i yazdırıyor. Ve sonra 8'i 2 ile çarptığında bakın sağ üstte de görüyorsunuz. X'in en son değeri 16. Dolayısıyla aslında şöyle bir durum var. X burada 16 olmuş. Ama bir sonraki değere geldiğinde, bir sonraki iteration'a geldiğinde artık condition'a uymuyor. Yani artık x'imiz 15'ten büyük bir sayı olduğu için bunu buraya yazdırmadı. Eğer küçük olsaydı veya eşit olsaydı yazdıracaktı. Fakat x'in en son değeri 16 olduğundan dolayı burada while
condition'dan, while loop'undan çıkıp direkt buradaki end'e geliyor ve aslında while döngüsünü genel olarak bitiriyor şeklinde anlatabilirim. Şimdi bir tane de örnek yapalım. Bu while loop'un aslında son örneği olsun. Fakat biraz daha böyle kompleks bir hale getirelim. Yapacağımız algoritma şu. Kullanıcıya bir input soracak. Lütfen negatif bir sayı gir diyecek. Eğer kullanıcı pozitif sayı girerse pozitif bir sayı girdin, bunu girdin, ben negatif sayı istiyorum desin ve bir daha sorsun. Ta ki pozitif sayı girene kadar bu algoritma devam etsin. Bunu while loop'la kurgulayalım bir bakalım. Şu an videoyu durdurup aslında siz de deneyebilirsiniz. While loop'u anladım, ben yaparım abi, çok iyiyim şu an falan derseniz bir deneyin, istiyorsanız bir videoyu durdurun, bir deneyin. Ama ben zaten yapamazsanız buradayım ve birazdan yapacağım. Hoş geldiniz. Umarım yapabilmişsinizdir. Yapamadıysanız da umarım nerede eksik kaldığınızı şu an tamamlayabilirsiniz. Gelin bakalım. Şimdi şu şekilde. Bir input dedik. Kullanıcıdan bir input alacağız. Ben geliyorum buraya. Input number. Ben yukarıdakinden almak istemiyorum. Input num yapacağım bunu sadece. Yukarıda da çünkü bir yerde input num diye tanımladık. Nerede? Şurada tanımladık. Ben onu istemiyorum. Input num eşittir. Input negatif bir sayı girin. Bunu diyorum. Buraya da noktalı virgülümü koydum. Çıktısını görmek istemiyorum. Ardından şimdi input'u aldım. Hatta şunları bir temizleyelim. Input'u aldım. Bunu bir while condition'a koyacağım. While input num büyükse veya eşitse. Çünkü sıfırı da aslında burada bu eşitliğin içine alıyoruz. Çünkü negatif bir sayı istiyoruz. Sıfırı da aslında verdiğinde ben bu döngüye devam etmesini istiyorum. Bunu end dedim. Şu şekilde while'ı genişlettim daha rahat göreyim diye. Şimdi bu while loop input number pozitif veya sıfır olduğu, yani negatif olmadığı bir noktada. Önce bir error mesajı yazdıralım. Diyelim ki yahu kardeşim sen pozitif girdin, ben senden negatif istedim. Bunu yazalım. Girilen sayı bu. Hatta şöyle yapayım. Aynen girilen sayı bu diyelim. Hatta buraya da input num diyelim. Sonra altına gelsin. Hatta 2 tane altına gelsin hadi. 2 tane altına gelsin. Tekrar input num deyip şunu da şuradan kopyalayayım. Hiç uğraşmayacağım şimdi tekrardan yazmaya. Lütfen bu sefer hatta algoritma bize bağırsın negatif bir sayı girin diye. Bunu da bu şekilde kurgulayalım. Bakalım doğru mu? Bir hatamız var mı? Şunları şöyle küçülttüğümde daha rahat, daha küçük görelim diye. Çalıştıralım. Negatif bir sayı girin. Ben 5 gireceğim. Girilen sayı 5. Lütfen negatif bir sayı girin şeklinde uyarıyor. 2 diyeceğim, 3 diyeceğim, 7 diyeceğim, 8, 9, 5, 10 hiç fark etmez. Hiçbir şekilde devam edecek. Ta ki ne oldu? Ta ki ben buraya boşluk girene kadar. Burada boşluk girdiğimiz noktada direkt aslında burada algoritmadan çıkıyor diyebilirim. Çünkü kıyaslayabileceği bir durum yok. Dolayısıyla aslında burada direkt size normal bir şekilde devam ettiriyor diyebilirim. Temizleyelim. Bir daha çalıştıralım. 5 dedim, 2 dedim, 7 dedim, 6 dedim, 2 dedim, 8 dedim. Eksi 1 dedim. Bakın bu sefer negatif sayı girdiğimiz için bu sefer aslında bitirdi. Ve burada aslında while loop'u geçtiğinde, yani while loop'u geçebilmesinin tek koşulu negatif sayı girmiş olduğu için buraya da aslında en sonuna negatif bir sayı girdiğiniz için teşekkürler tarzında bir mesaj da yazdırabiliriz. Çünkü artık biliyoruz ki buraya gelebiliyorsa, yani şu satıra gelebiliyorsa kullanıcı negatif bir sayı girmiş ve while loop'tan çıkmış demek oluyor. Bunu da başına bir tane ne koyalım ki yeni bir satıra girsin. Şöyle yapalım, burada bir hata aldık tabi. Şöyle yapalım. 5 dedim, 4 dedim, 3 dedim, 2 dedim, hiç fark etmez. En son eksi 1 dedim. Negatif bir sayı girdiğiniz için teşekkürler demiş. Sonuna da bir tane ne koyduğumuzda zaten bunu da aşağı atıyor olacak. Şöyle baştan bir çalıştıralım. 5 dedim, hatayı verdi. Eksi 1 dedim, negatif bir sayı girdiğiniz için teşekkürler dedi. Ve bu şekilde aslında devam ettik diyebilirim. Genel olarak for loop ve while loop yapıları bu şekilde çalışıyor. Aslında ikisi de nihayetinde döngü yapıları, sadece farklı koşullarda çalışıyor. For loop, hatta gelin baştan bir bakalım. Ne öğrendik? Aralarındaki farklar neler? Tekrardan bakalım. Önce range'lere baktık. Bir yerden bir yere kadar vektörleri hızlı bir şekilde tanımlamayı nasıl yapacağımızı öğrendik. Ardından linspace'e bir göz kırptık. Bu iki sayı arasını kaç eşit parçaya böleceğimizin hangi fonksiyonla yapacağımızı bulduk. Sonra for loop pratikleri yaptık. Farklı şekilde değişkenleri for loop içerisinde kullanmayı öğrendik. Running sum'ı öğrendik. Input alıp for loop içerisinde kullanmayı öğrendik ve bir yandan da fonksiyonların yardımıyla. Ardından running product'ı öğrendik. En sonda while loop kavramını öğrendikten sonra da baktık ki for loop ile while loop arasında şöyle bir fark varmış. For loop bizim sadece belirli sayıda istediğimiz tekrarlar için kullanılan bir döngü yapısı iken while loop bir yandan bir koşul üzerinden, bir koşul
doğru olduğu sürece devam eden bir döngü yapısı şeklindeymiş. Bunu öğrenmiş olduk. En sonunda da zaten bu örneğimizi yapmış olduk diyebilirim. Şu soruyla başlayalım. Biz neden grafiklerle uğraşıyoruz? Biz neden veri görselleştiriyoruz? Biz neden bu görsellerle uğraşıyoruz? Çünkü bir görsel 1000 kelimeye eşittir arkadaşlar. Siz bir verinin anlamını, bir veriden çıkarılabilecek herhangi bir anlamı istediğiniz kadar anlatın. Satırlarca anlatın, sayfalarca anlatın. Bundan daha verimli bir yol var ki bu da direkt grafikle bunu göstermek. İstiyorsanız deyin bunun medyanı deyin, bunun ağırlıklı ortalaması deyin, onu deyin, bunu deyin. Bunların hepsini göstermenin tek ve bir bakıma objektif de bir yolu var. Bu da grafikleri ve veri görselleştirmeyi kullanmak. Bu yüzden grafikler çok önemli bir yer kaplıyor. Genel veri analizinde de genel olarak veri görselleştirmesinde zaten. Veriyi analiz ederken, veriyi birisine açıklarken, veriyi yorumlarken grafikler bizim can dostumuz. Bizim yanımızda duran askerlerimiz gibidir. Dolayısıyla grafikleri sevelim. Ve MATLAB de akademik anlamda bize bu grafikler konusunda çok yardımcı oluyor. Çünkü bize çıkardığı çıktılar, bize sunduğu grafik yapıları direkt sunumlarınıza veya raporlarınıza koyabileceğiniz formatta çıkıyor. İstiyorsanız bunu siyah beyazda yapabiliyorsunuz. İstiyorsanız bunu renklendirip gerçekten ciddi derecede çeşitli renklerle de yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla grafikler candır. MATLAB de daha da candır. Böyle söyleyebiliriz. Peki veri görselleştirmesi için bizim kaynağımız ne? Biz veri görselleştirmesinde kaynağı ne olarak kabul ediyoruz? Yani neyi görselleştireceğiz? Bunun için 3 tane temel şeyimiz var. Birincisi ölçümler. İkincisi hesaplamalar. Üçüncüsü ise istatistiksel analizler. Biz kaynak olarak genel anlamda bu 3 kategoriyi kullanıyoruz. Bir yerden veri gelir. Biz bunu bu şekilde, bu bir ölçüm olur. Veya bir yerden gelen bir hesap olur matematiksel. Veya bir istatistiksel bir ölçüm olur. İstatistiksel bir sayım olur. Bu da istatistiksel analiz olarak geçer. Bizim aslında veri kaynaklarımız bunlar. Grafik tipleri tahmin edebileceğiniz gibi 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak da ikiye ayrılıyor. Grafikleri önce 2 boyutlu olarak inceleyeceğiz bu videoda. Ondan sonra daha gelişmiş bir versiyonunu daha sonraki videolarda inceleyeceğiz. Çünkü şu an daha çok biraz daha grafik ve grafik yorumlarına biraz daha giriş yapacağız. Daha plotting nedir, o nedir, bu nedir biraz daha temelleri atacağız. Daha sonrasında Advanced Graphics dediğimiz noktada da 3 boyutlu grafiklere geçeceğiz diyebilirim. Bir de bunun yanında bugün dosya işlemlerinden de bahsedeceğiz. MATLAB'de grafik dediğimizde işte veri görselleştirme dediğimizde veriyi her zaman biz oluşturmuyoruz. Her zaman daha önce de söylediğim gibi vektörleri veya matrixleri biz tanımlamıyoruz. Bu verileri dışarıdan da alabiliyoruz veya biz kendi verimizi de dışarıya paylaşmak isteyebiliyoruz. Bazen böyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Bunu en sağlıklı nasıl yaparız? Bunun doğru yolu nedir? MATLAB burada nelere izin veriyor? Genel olarak bunlardan da bahsedip aslında bugünkü videoyu bu şekilde bir formatta işleyeceğimizi söyleyebilirim. Şimdi grafik dediğimizde, plotting dediğimizde bizim aslında MATLAB'de en temelden başladığımız bir fonksiyon var. Bu da plot. Direkt bunun ismi plot. Zaten çok da beklendik değil mi yani bir noktada. Plot. Biz bunu nasıl kullanıyoruz? Öncelikle bir örnekle başlayalım. En basit örneğimizle. Şöyle ki önce biliyorsunuz biz bir grafik oluşturmak için X verileri ve Y verilerine ihtiyacımız var. Hatta bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Gelin burada biraz çizerek de konuşalım. Şu şekilde burada X verileri, burada da Y verileri olması gerekiyor. Biz şimdi MATLAB'de her bir veri noktasının X değerindeki karşılığı ve bu verinin Y değerindeki karşılığını aslında farklı vektörlerde tutacağız. Ve ardından biz bunları plot et dediğimizde zaten bunlar otomatikman plot edilmiş, grafikte çıkarılmış olacak. Şimdi gelin önce X'lerimizi tanımlayarak başlayalım. Hızlı bir şekilde vektör oluşturabileceğimiz yapıyı zaten görmüştük range ile. 1'den 6'ya kadar X'i bir vektör olarak burada tanımlıyorum. Ardından Y'lerimizi tanımlayacağım. Ben burada biraz daha farklı bir yapıda kurgulamak istiyorum. Kenarda benim hazır bazı değerlerim var. Şu şekilde. Hatta bunun arasında virgül koysak daha da iyi olur. Diğer türlü biraz belki kafa karıştırıcı olur. Şu şekilde söyleyebilirim. Şimdi plot dedik az önce. Ben buraya plot dediğimde burada önce y diyor. Normalde diyor ki bana sadece değerleri ver yeter diyor. Fakat bunun birden çok kullanım var. Burada show more signatures dediğinde bakın burada önce x'i sonra y'yi verebilirsin. Sonra çeşitli şeyleri var. Bunları da yapabilirsin diyor. Ben şu an önce x'i göstereceğim sonra y'li kısmını göstereceğim. Ben şimdi bunu diyorum. Ya burada bunu seçmek zorunda değilsiniz ama sintaksi görmek istediğinizde parametrelerin ne olduğunu görmek istediğiniz noktada bunları bu şekilde gösterebilirsiniz. Şimdi ben buraya x diyorum. Yanına da y diyorum. Bu kullanım sağlıklı bir kullanım. X'leri kendiniz tanımlıyorsunuz. Y'leri kendiniz tanımlıyorsunuz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir durum var ki bu da X ile Y'nin, hatta şunu da noktalı virgülü unutmayalım. X ile Y'nin aynı uzunlukta olması. Yani bizim burada 1'den 6'ya kadar olan değerlerimiz burada da bakın 6 tane değerimiz var.
Bunu çalıştırdığımızda da zaten sağ üstteki workspace'te göreceksiniz. İkisi de aynı değerde aynı uzunlukta olacak ki grafiği oluşturulabilsin. Olmadığı noktada hata alacaksınız. Çünkü MATLAB bu şekilde istiyor. Yani boş bir veri görmek istemiyor. Siz burada mesela x'i 1'den 7'ye kadar yaptığınızda x'in 7. değerinin y değeri olmadığından dolayı grafik hata veriyor. Ben bunu plotlayamam diyor. MATLAB salıyor kendini, error veriyor. Dolayısıyla dikkat etmeniz gereken tek nokta x ve y'nin uzunluklarının, vektör uzunluklarının aynı olduğuna dikkat etmek. Çalıştıralım bakalım nasıl bir şeyle karşılaşıyoruz. Bakın böyle bir grafik geldi. X'ler 1'den 6'ya kadar. Tabi burada 1.5 gitmiş. Yani zoom'la bunu böyle değiştirebiliyorsunuz da. Sonra şuradaki el işaretine geldiğinizde şuradaki el işaretine geldiğinizde böyle şöyle de gidebiliyorsunuz. Biz zaten 6 tane değer verdiğimiz için x'in sadece 1'deki değeri var. Bu da -1. Sonra 2'deki değeri 3. Bakın şöyle gösterebilirim. Şöyle şu şekilde. Sonra 5'teki değeri 3'teki değeri 5 gibisinden bu şekilde gidiyor aslında diyebilirim. Ardından bunu tekrar buna bastığınızda normal home plot'a dönüyor. Şuradaki restore view butonuna bastığınızda en temeldeki plotting metodumuz bu. Normal direkt plot yazdığınızda x ve y'yi tanımladığınızda eğer x ve y uzunlukları aynıysa siz zaten bunu direkt yapabiliyorsunuz, bastırabiliyorsunuz. Peki bir sonraki ne? Ben bunu şöyle de yapabilir miydim? Ben bunu sadece y diyerek de yapabilir miydim? Az önce öyle öneriyordu. Öyle yaparsak ne olur? Böyle de olur. Neden? Çünkü MATLAB biraz zeki bir uygulama arkadaşlar. Ben buraya y değerlerini verdiğimde x değerlerine otomatikman aynı uzunluktaki bir vektör olarak otomatik bir vektör ataması yapıyor aslında. Dolayısıyla siz spesifik olarak ekstra x değerleri belirtmeyecekseniz zaten y değerlerini verdiğinizde MATLAB sizin adınıza x değerlerini otomatikman aynı uzunlukta bir vektör olarak oluşturuyor olacaktır. Peki şimdi bu plotting'i anladık. Şimdi biraz daha kompleksleştirelim. Biraz daha işin içine zorluk katalım. Bazı fonksiyonları biliyoruz, bazı kullanımları biliyoruz. Şimdi size bir örneğim olacak ki beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım size bir şeyler de katar. Şu şekilde. Şimdi ben buraya bir x tanımlıyorum. Range'leri öğrendik. X'i 0'dan 2 pi'ye kadar ama arasını ben kendim belirlemek istiyorum. 0,01'lik bir artışla gitmesini istiyorum. Ardından y diyorum. Y'yi de 3 çarpı kosinüs 2x demek istiyorum. Şimdi burada düşündüğümüzde tabii ki de plot diyeceğiz burada. X ve y dediğimizde bunu plot edecek. Şimdi bunu çalıştırmadan önce bir düşünelim. Burada diyoruz ki x değerleri için zaten birazdan inceleriz de 0 ile 2 pi arasını 0,01 artışla böl diyoruz. Bu gerçekten çok fazla bir sayı gelecek. Ardından bu her bir değeri de y'de bu fonksiyonun içine koy. 3 çarpı cos 2x fonksiyonun içine koy ve bunu plot et diyoruz. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Gördüğünüz gibi burada biz böyle bir şey bulduk. Böyle bir grafiğimiz oldu. Burada 0,2 dedim. 0,01'lik bir artış değil 0,2'lik bir artış istedim. Bakın bu sefer biraz daha köşeli bir yapı elde ettik. Gelin 0,5 diyelim. Biraz daha görelim onu. Bakın biraz daha 0,5'lik bir artış ettik. Çünkü bizim 3 çarpı kosinüs 2x fonksiyonumuz aynı. Aynı tabana gidecek. Aynı şeyi yapacak. Fakat bizim bu y değerlerini karşılayacak, daha doğrusu x değerlerini yansıtacağımız y değerleri daha az olduğundan dolayı, daha boşluklu olduğundan dolayı buradan buraya atlıyor ve aradaki o artışı lineer olarak geçmek zorunda kalıyor. Halbuki normal kosinüs fonksiyonu lineer değil. Daha çok dalgalı bir ilerleyişi var oranın zaten az önce de gördüğümüz gibi. Fakat araları daha küçük böldüğünüzde yani daha az sayıda araya böldüğünüzde yani aradaki mesafeleri de daha küçülttüğünüzde demek daha doğru olur. O zaman bu şekilde daha böyle biraz daha yamuklaşmaya başlıyor grafik. Dolayısıyla x'leri ne kadar detaylı tutarsanız o kadar iyi diyebilirim. Doğru halini bir daha görelim. Bakın gerçekten kusursuza yakın bir grafik sunuyor bize bu şekilde diyebilirim. Şimdi bir tane de size bir örnek vermek istiyorum. Burada bir fonksiyonumuz var. Bakın 1 bölü 1 artı x kare fonksiyonumuz var. Ve bunu -5 ile 5 arasındaki x değerleri için MATLAB üzerinde plot etmenizi istiyorum. Burada range kullanacaksınız. Ve range kullandıktan sonra zaten plot fonksiyonunu kullanacaksınız. Bir elinizin ısınması bence çok kıymetli. Bir siz deneyin bakalım. Zaten olmadığı durumda ya da olduğu durumda da ben zaten burada bunu yapıyor olacağım. Bir deneyin bakalım. Hoş geldiniz. Umarım yapabilmişsinizdir. Yapamadıysanız da nerede eksik kaldığınızı bulmak için ben zaten şu an yapıyor olacağım. Gelin bakalım. Şimdi öncelikle x ve y'leri tanımlamamız gerekiyor. Fakat burada şöyle bir durum var. X'e biz -5 ile 5 arası dedik. Ama ne kadar detaylı olacağını ben söylemedim size. Dolayısıyla sizin aslında burada her şey yapmakta özgür olduğunuz bir durum mevcut. Yani istiyorsanız araları 1-1 yapın. İstiyorsanız 0-1-0-1 yapın. Hiç fark etmez. İstiyorsanız 0-0-0-0-1 yapın. Çok detaylıca çalışın. Hiç fark etmez. Fakat bunu gözlemleyelim. Ne değişiyor, ne oluyor vesaire. Bunu bir gözlemleyelim. Gelin bakalım.
Önce x'leri tanımlıyorum. Ne dedik? Eksi 5 ile 5 arası dedik değil mi? Eksi 5 ile 5 arası. Amma ve lakin aralarını ben ne yapacağım? Ben 1 yapacağım. 1 ile yapmak istiyorum başta. Daha sonrasında detaylandırırız. Y diyorum. Şimdi burada 1 bölü 1 artı x kare diyeceğiz ya. Mesela 1 bölü 1 artı x kare değil mi? Normalde normal yazdığımız bu. Fakat biz burada yine doğru bir noktada olmamız için, yine güvenli tarafta olmamız için bakın burada hem bölme var hem de şurada bir üstel işlem var. Buraları vektörel işleme de uygun hale getirmeyi alışkanlık haline getirelim. Burada bölme, çarpma, üstel işlem olduğu noktada biz burada vektörel işlemi de kullanabilmek için, yani bu şu anki konu için gerçekten hiç fark etmez ama bunu bir fonksiyonun içerisinde kullandığınızda veya farklı bir noktada kullandığınız durumda vektörel işlemler sizin işinize girecek olabilir. Büyük ihtimalle de girecek zaten. Dolayısıyla eliniz alışsın. Bölme, çarpma, üstel işlem yaptığınız noktada yanına bir nokta koymayı alışkanlık haline getirin ki daha sonrasında sıkıntı çekmeyelim. Burada da böyle yapalım. Bir şey değiştirmeyecek zaten. Şimdi her şey tamam. Geliyorum. Pilot xy diyorum. Run section dediğimde bakın böyle değişik bir şey geldi. Böyle biraz buruna benzeyen bir durum var burada. Burada biraz daha şeyler falan var. Bu aslında biraz daha böyle köşeleşmenin sebebi tabii ki de benim aradaki artışı 1 ile yapmam. Ben gelip buraya 0 0 1 dediğim noktada bakın mükemmel bir aslında bell curve dediğimiz bir yapıya benzeyen bir grafik bulduk. Bu örneğimizde bu şekilde açıklayabilirim. Şimdi pilot fonksiyonunun belki de benim çok önemsediğim bir noktasına geliyoruz. Bir grafiğin üzerine birkaç fonksiyon görselleştirmek. Bunu nasıl yapacağız? Multiple plot diye başlıklandırdım burada. Yanına da hold on dedim. Şimdi bunun sebebi şu şekilde. Örnekten gidelim. Gelin. Şimdi önce bir x değerleri tanımlıyorum ben buraya. Sıfırdan 2pi'ye. Neden 2pi? Çünkü yani matematik 2pi. Bir tam daireyi, tam döngüyü, tam periyodu ifade etsin diye 2pi ile işlem yapıyoruz. Genelde sıfırdan 2pi'ye kadar. Arasını da artışlarını ben 0.1 çarpı pi ile görmek istiyorum. Ve bunun sonuna noktalı virgülümü koydum. Y1 diyeceğim bu sefer. Çünkü birkaç tane fonksiyonla çalışacağız. Y1 diyorum. Sin x diyorum. Y2 diyorum. Cos x diyorum. Şimdi ben bu bütün iki grafiği de aynı yerde nasıl gözlemleyeceğim? Şimdi bunun iki yolu var. Birincisi bunu tek bir plota yazmak. O da şu şekilde. Yine x'i yazıp bakın burada gösteriyor. x1, y1. Line spec dediği burada da bunun detayları. Yani o kısma geleceğiz birazdan. Fakat o grafiğin işte rengidir, gösterimidir, nokta noktadır, yıldız yıldızdır vesaire oralarıdır. Biz şu an oralara gelmedik. Birazdan bahsedeceğim o kısımdan. Plot x, y1 sonra bir virgül daha koyduktan sonra x, y2 diyeceğim bu sefer. Şöyle. Ve bunu çalıştırdığımda bakın aslında 0 ile 2pi arasında sinüs ve kosinüs grafiğini bu şekilde gözlemlemiş oluyoruz diyebilirim. Bir de bunun diğer türlüsü var. Bunu şöyle bir hemen yorumladım. Şu şekilde yorum satırladım. CTRL R'ye basarak hızlı bir şekilde yorum satırı yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde CTRL Shift R yaparak da kaldırabiliyorsunuz. Bunun bence daha da düzgün bir yolu şu ki plot diyorsunuz. X, Y1 diyorsunuz. Bu önce bir sinüsü yani Y1 grafiğini plot ediyor. Bakın önce bir deneyelim. Bakın önce sadece sinüsü yaptı. Ardından mesela normal bir şekilde x, y2 derseniz olmaz. O zaman en son yazdığınız yani kosinüs gelir buraya. Fakat arasına hold on dediğinizde yani bunu tut. Bu ilk yaptığım grafiği, ilk yaptığım görselleştirmeyi tut. Ve ben üstüne bir şey ekleyeceğim diyorsunuz. Ve bu şekilde bakın aynı grafiği bu şekilde de elde edebiliyorsunuz. Bunun sonuna hold off yazmak mantıklı. Bence daha da iyi olur. Çünkü bundan sonra yapacağınız plotlar eğer yani bu satırların da altında şuradaki satırların altında ekstra görselleştirmeler, ekstra plotting yapacaksanız bunun üzerine olsun istemediğiniz noktada en son hold off'la kapatmanız şuradaki kullanımı daha mantıklı olur. Bu tarafı da bu şekilde gösterebilirim. Şimdi bizim bu plot fonksiyonu dışında aslında pek çok spesifik, özelleşmiş plot tool'larımız, plot fonksiyonlarımız mevcut. Bakın burada logaritmik fonksiyonlar için biraz daha özelleşmiş bazı plotting fonksiyonları var. Bar chart var, 3 boyutlu bar chart var. Diğerleri var. Polar koordinat plot var. Çok çeşitli şeyler var. Ben sadece bunları buraya yazdım. Bunların dışında da illa bir sürü fonksiyon vardır. Benim bile bilmediğim.
Dolayısıyla bunlar için aslında en iyi yer Google, en iyi yer MATLAB dokümantasyonu. Sizleri oraya yönlendireceğim. Ben buraya birkaç tanesini not aldım. İncelemek isteyeniniz olursa diye isimleri burada mevcut. Zaten bu dosyaya da GitHub üzerinden erişebiliyor olacaksınız. Bunların kullanımlarını detaylı bir şekilde göstermeyeceğim. Çünkü hepsini gösterdiğim noktada bu video 1 saat olur. Hatta belki yani 2 saat olur, 3 saat olur. Çünkü matematikte göstermenin yolları bitmiyor ve her birinin karşılığı da MATLAB'de olduğundan dolayı bunlar da bitmiyor. Dolayısıyla burada bazı örnekleri mevcut. Sizin aklınızda bulunan, aklınıza böyle bu var mı acaba dediğiniz şeyleri Google'layarak veya MATLAB dokümantasyonunda aratarak sizler de aslında bulabilirsiniz diyeyim. Bir kullanımımız daha var ki bunun ismi figür. Bu figür bizim aslında birden fazla pencere açarak grafikleri ayırmamızı sağlıyor. Bunun da örneğini buraya zaten hemen yazdım. Biraz deneyerek yazdım ki sizin karşınıza direkt doğru bir şekilde çıkarabileyim. Şu şekilde ben burada yine x değerlerimi tanımladım. 0'dan 2pi'ye kadar 0,01'lik bir artışla. Ardından buraya diyorum ki bir şey pilot etmeden önce diyorum figür. Bunun tek kullanımını da göstereceğim şimdi. Hatta şimdi göstereyim şunu açıkladıktan sonra. Figür diyorum. Bunun içine plot sin diyorum. Yani sin x'i buna pilot et diyorum. Ardından bir tane daha figür diyorum ve bunu da cos x'i buraya pilot et diyorum. Peki ben figür dediğimde ne oluyor? Bakın figür dediğimde bomboş bir bana pencere getiriyor. Bu aslında grafik gösterim penceresi. Bunun ismi zaten figür olduğundan dolayı burada da figür diye çağırıyoruz. Figür 1 diyor. Peki ben geri kalanını koyduğumda burada nasıl bir işlem gerçekleşiyor? Bakın burada figür 1'de sinüs, figür 2'de kosinüs fonksiyonunu ayırmış bir şekilde iki grafikte de görebiliyoruz diyebilirim. Bu da aslında pek çok noktada faydanıza olabilir. Yani bunları ayırmak isteyebilirsiniz. Ekranın bir köşesine onu, ekranın bir köşesine bunu koymak isteyebilirsiniz. Çeşitli sebeplerden dolayı böyle bir ihtiyacınıza karşılık böyle bir komutumuz, fonksiyonumuz mevcut diyebilirim. Şimdi size biraz daha farklı bir kullanım göstereceğim. Bakın burada yine bazı size satırlar hazırladım. Yine x'i 0'dan 2pi'ye kadar götürdüm. Burada yine plotta sin'i pilot ediyorum. Sonra kosinüsü pilot ediyorum. Ardından bunlar zaten aynı şeye yazılıyor. Aynı grafiğin üzerine yazılıyor. Fakat burada bir şeyimiz daha var. G input dediğimiz ne? G input dediğimiz graphical input demek. Şimdi gelin bakalım bu ne yapıyor? Ben bunu çalıştırıyorum. Bakın benim imlecimle beraber burada bir crosshair'e benzeyen bir işaretçi geliyor imlecimle beraber. Ben gelip burada mesela buradaki çakışma noktasını seçeceğim. Bunu dediğimde bakın burada answer şeklinde 393,8306 ve burada da y değeri olarak eksi 0,7033 şeklinde bize aslında bunu gösteriyor. Bu bize nerede işe yarıyor? Bu aslında genel olarak biz bir grafik gördüğümüzde değerlerden tam olarak emin değilsek fakat buradan da görebiliyoruz tam kesişme noktasını veya diğer noktaları. Fakat değerlerden tam olarak emin değilsek bir daha çalıştırdığımda burada mesela şuranın değeri aşağı yukarı neye denk geliyor dediğinizde size aşağı yukarı yani aşağı yukarı değil gerçekten çok net bir şekilde çalışıyor fakat istediğiniz yerin aşağı yukarı nerelerde olduğunu hangi aralıklarda x'te nerede y'de nerede olduğunu belirten bir parametre döndüren bir graphical input aslında. Bu da belli başlı noktalarda belli başlı kullanımlarda verimli bir kullanım olarak karşınıza çıkabilir. Aklınızda bulunsun. Böyle bir ekleme de yapmış olayım. Peki bir kullanımım daha var. Bu kullanım bir fonksiyon değil. Fakat fonksiyonlarla da kullanılabiliyor. Oraya geleceğiz şimdi. Ben bunu çalıştıracağım. Şurada graphical input olmadan çalıştıracağım ki örneğim olsun elimde. Ben bunu çalıştırdığımda. Şimdi size bir yer göstereceğim. Bakın. Burası var ya. Şurası. Property Inspector olarak geçiyor. Ben bunu açtığımda bakın burada bir sürü ayar değiştirebiliyorum. Gelin istiyorsanız buradan font size'ı 14 yapın. Buradakiler büyüsün. Font weight'i bold yapın. Bold olsun. Veya ekstra değerlerle kurcalayın. Buraya gelin. 550 yapın. Bakın biraz daha kenara kayıyor. Fark etmez onunla oynayın bununla oynayın. Burada bir sürü ayar var. İstediğiniz her şeyden her şeye kadar götürebiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz derecede. Buraya istiyorsanız title ekleyin. Bakın burada sonra title'a geliyor. Deneme başlığı dedim mesela. Bakın deneme başlığı yaptı bunu. Bunu ben böyle çekiştirebiliyor muyum? Şöyle çekiştiremiyorum ama bu kutusunda görebiliyorsun. Abi şu şekilde tutup buraya da koyabiliyorum. Sonra bunu gelip ekstradan kullanabiliyorsunuz vesaire vesaire. Buradan Property Inspector aracılığıyla aslında pek çok ayarını değiştirebiliyorsunuz bu grafiğin. Burası sizin için oldukça yeterli, oldukça faydalı. Fakat bir de bunun ekstra bir yeri var. Şimdi ona geleceğiz. Burası hiçbir kod olmadan, hiçbir satıra bir şey yazmadan grafiği nasıl oynayabiliriz bundan bahsediyor. Peki biz bunları kodla nasıl yapabiliyoruz? Bunu şu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi geldim. Ben buraya yine örneğin buraya kopyaladım. Yukarıdakinin aynısı. Yeni bir şey getirmedim karşınıza. X'lerim var ve pilot ettiğim bir sinüs fonksiyonu mevcut. Bu özellikleri az önce
şuradaki Property Inspector'dan gördüğümüz özellikleri nasıl erişiyoruz? Öncelikle bununla başlayalım. Şimdi ben bu plotu bir fonksiyon içerisine alacağım. Bunun ismi get. Bunu çalıştırdığımda yanlış şey çalıştırdım. Bunu çalıştırdığımda bakın önce plotu veriyor tabii ki de. Fakat bize comment window'a bunun bir sürü detayını veriyor. Burada rengi var. Color modu otoymuş. Button down. Çok değişik parametreleri var. Bütün parametrelerin ne yaptığını bilmiyorum ama siz kurcalayabilirsiniz. Line style var. Çizgi diyor. Line join var. Round diyor. Yuvarlak noktalarla birbirine bağlanıyormuş. Çizgi kalınlığı line width 0.05. Marker'ı yok. Marker edge color auto. Marker face color yok. Zaten marker olmadığı için bunlar da yok. Marker size'ı 6. Olsaydı 6 olacakmış. Gibi bir sürü detayı var burada. Bunlarla oynayabilmeniz, daha doğrusu bunları belirleyebilmeniz için biz normalde plotları direkt şu şekilde bırakmıyoruz. Bunu normalde nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın şu şekilde. Ben buraya plot diyorum. Sinx diyorum değil mi? Ardından ben buraya şu şekilde şeyler girebilirim. Virgül koyuyorum. Bakın burada line spec diyor değil mi? Sonra diğerinin line spec diyor. Aslında beklediği şeyler bize bunlar. Şu an buradaki Y1'i boş verin. Ben zaten Y1'i bastırmış durumdayım. Ben buraya gelip şu şekilde line width dediğimde ben çizgi kalınlığını bakın burada diyor ki 0.5. Default'u 0.5. Normalde 0.5'miş. Ben bunu 2 istiyorum. Sonra bir virgül daha koydum. Color diyor. Tamam color da yapalım. Ben bunu mesela ne isteyeyim? Red istiyorum. Ben bunu kırmızı görmek istiyorum. Bunun da kısası R'dir. Onu da söyleyeyim şu şekilde. Ben bunu R görmek istiyorum. Başka? Markerlara şu anlık gerek yok. Bir de bakalım. Bu şekilde çalıştıralım. Bakalım bize ne gelecek. Bakın karşımıza böyle bir plot geldi. Daha kalın ve kırmızı. Bunlardan çeşitli şeyler yapabiliyoruz. Bazı parametrelerimiz de var. Mesela grid gibi. Pardon. Buraya grid 10 dediğimde bakın plot ettikten sonra üstüne grid'i de açıyor arkaya. Bu şekilde bir sürü keyword, bir sürü terminoloji mevcut. Bunların hepsini anlatmaya dil yetmez. Hepsini anlatmaya kimsenin dili yetmez. Bunlar biraz kurcaladıkça geliyor. Bunlar biraz şey yaptıkça geliyor. Fakat siz burada zaten get kullanarak hangi fonksiyon için neleri belirleyebileceğinizi zaten görebiliyorsunuz. Zaten aşağı yukarı düşündüğünüzde buraya mesela ben buraya face yazdığımda marker face color geliyor. Veya line style daha şey yapmak istediğinizde bakın mesela ben buraya normalde bu böyle. Fakat ben buraya gelip şunu yapmak istedim mesela. Bunu tekrar çalıştırdığımda bakın nokta çizgi oldu. Sadece nokta koysaydım onun bir karşılığı yokmuş. Bakın burada şunlardan bahsediyor. 2 nokta koymak daha mantıklı. Bakın o zaman nokta oluyor. Şu şekilde de zoomlayabilirim. Bakın nokta oluyor şeklinde bir sürü kullanım mevcut. Bunları şu an biraz ufağından tanıtıyorum. Nelerin mevcut olabildiği ile alakalı birazcık bilgi edinin diye. En sonda bir tane örnek yapacağız ve o gerçekten böyle dolu bir örnek olacak. Size orada aslında pek çok şeyin kullanımını detaylı bir şekilde aktarıyor, göstermiş olacağım. Bir de bir sonraki örneğimize geçmeden önce, bir sonraki kullanımımıza geçmeden önce bu renkler, line style'lar ve çeşitli şeylerin kısaltmaları var. Bu kısaltmaları şu an ekrana verdim. Fakat siz bu kısaltmaları yine Google'layarak ve MATLAB dokümantasyonlarına bakarak da bulabilirsiniz. Daha detaylısını burada bulabilirsiniz. Ben burada ufak bir örnek olsun diye böyle bir ekrana yansıtayım. Çeşitli kullanımımız var. İşte red'e R diyoruz. Black'e K diyoruz. Siyah K diyoruz. Çünkü karışmasın blue ile vesaire dediğimiz noktada aslında pek çok kısa kullanım, kısa yolda mevcut. Şimdi plotting details ile alakalı ufak birkaç daha bilgi vereceğim. Bu konu şu şekilde. Şimdi grid'i zaten az önce gösterdim. Zaten hemen şurada yer alıyor. Grid'i gösterdim. Bunun yanında title koymayı göstereceğim. Bunun yanında x'leri label'lamayı, y'leri label'lamayı ve en sonda legend nasıl koyuluyor? Bunlardan bahsedeceğim. Bunlar çok basic şeyler olduğundan dolayı yani asıl temel gerekli ve bir noktada önemli şeyler olduğundan dolayı bunlar için ekstra böyle bir section açacağım. Ondan sonra zaten daha detaylı kullanımını en sondaki örnekte bütün bir şekilde size aktarıyor olacak. Şimdi benim elimde burada bir sinüs fonksiyonu yine var. Yine aynısını getirdim. Hiç sıkıntı yok. Bu çalışıyor gayet. Sadece x'ini verdiğimden dolayı burada zaten kaç 629 tane x değeri burada mevcut. Bunu da direkt bir şekilde plot ediyoruz. Peki biz buna ekstradan özellikleri nasıl ekliyoruz? Şimdi öncelikle yukarıda kullandığımız gibi grid 10 diyorum. Ve çalıştırdığımda bakın grid'i geliyor. Biraz daha güzel gösteriyor. Ardından title diyorum. Sinüs grafiği diyorum.
Bakın yukarıya sinüs grafiği şeklinde bir açıklama geldi. Bununla alakalı çeşitli şeyleri buradan da yine virgül koyarak aslında parametreleriyle halledebilirsiniz. İşte fontunun büyüklüğü, fontunun bold mu değil mi olduğu, fontunun ismi, font seçeneğini de yapabilirsiniz. Rengi, osu, busu, şusu, detaylı bir sürü parametresi burada mevcut. Onları kurcalamayı biraz size bırakıyorum. Çünkü kişiselleştirmeye giriyor bir noktada bu. Dolayısıyla orası sizde. Bir sonraki şeyimiz X label. Ben mesela X'e gidip burada ne diyeyim? Distance ya da şöyle diyelim, mesafe M. Metre biriminden mesafe olsun. Run section dediğimde bakın buraya mesafe dedi. Aynısını Y'de de düşünebilirsiniz. Y label. Bu da yükseklik olsun. Bir anlamı yok şu an ama aklımızda kalsın diye şu şekilde koyabilirim. Yükseklik olsun. Bakın başlığımız burada. Yüksekliğimiz burada. Mesafemiz burada. Her şeyimiz yerli yerinde. Aslında biraz daha detaylayabiliyoruz. Peki legend dediğimizde ne oluyor? Bakın burada label şeklinde. Buraya ben ne gireyim? Deneme legend'ı. Çalıştırdığımda bakın burada deneme legend'ı şeklinde buradaki legend'dan görebiliyorsunuz. Gelip buna sinüs grafiği şeklinde dediğimizde, yani başlıkla aynı olacak ama bir önemi yok şu an. Burada legend'da sinüs grafiği olduğunu, mavinin sinüs grafiği olduğunu gösterebiliyorsunuz. Son terimimiz burada subplot öğreneceğiz. Bu subplot ne? Aslında biraz isminden de belli. Plot ama biraz daha bölünmüş, biraz daha alt plotlara bölünmüş bir plotting tekniği. Bunun bir fonksiyonu mevcut. Bakın burada MNP diyor. Şimdi bu parametreler neler? Hemen bunun için bir size çizimle geldim. Şimdi şu şekilde. Subplot fonksiyonu şu şekilde çalışıyor. Size bir figür verir. Bu bir figürün parametreleri olarak size aslında bu figürü böler. Şimdi şu şekilde burada M dediğimizde bu figürün aşağı doğru kaç tane bölümden oluşacağı. Yani ben eğer M'ye 2 dersem burada sadece şu kadarlık, yani 2 satırlık bir figür oluşturacak bize. Ardından N'ye ben 4 dediğimde bakın burada olduğu gibi 4 tane de sütunluk yere ayıracak bu figürü. Ardından bizim buraya 3. girdiğimiz parametre ise bizim hangi kısma plotu ekleyeceğimizden bahsediyor olacak. Birazdan göstereceğim, daha da mantıklı hale gelecek. Yani ben buraya gelip 5 dediğimde bu P'nin 1. değeri, 2. değeri, 3. değeri, 4. değeri ve 5. değeri dediğimde ben bu komutla artık buna böldüğüm, yani şu şekilde aslında şunun için şöyle gösterebilirim. Şöyle 8 parçaya böldüğüm, çünkü 2 çarpı 4 8 oluyor. 8 parçaya böldüğüm bir pilot penceresinin 5. pilotuna bir sonraki komutta gelecek olan grafiği buraya pilot ediyor. Bir de örnekte görelim. Bence o şekilde daha iyi anlayacaksınız. Şimdi buraya subplot 2, 4, 5 dedim. Yine buradaki örneğimin aynısı. Noktalı virgülümü koydum. Bundan sonra ben buraya hiç x'ye bir şeyler denemek istemiyorum. Geliyorum, ben bir şey pilot yazdıracağım diyorum. Ardından sinüs grafiği diyorum bu. X'e burada bir değişkeni buraya yazmaktansa ben direkt buraya bir range yazabilirim. Geliyorum, diyorum ki 2 çarpı pi diyorum. Artışı da 0,01 olsun lütfen diyorum. Ve bunu çalıştırdığımda bakın size az önce bahsettiğim yapının aynısı. Diğer taraflarda bir pilot olmadığı için şu an öyle gözüküyor. Fakat buraya aslında 8 eşit parçaya böldü diyebilirim. 8 eşit parçaya böldükten sonra 1, 2, 3, 4, burada da 5. kısma bunu pilot etti diyebilirim. Bunun daha detaylarını böyle biraz daha genişlettim, onu yaptım, bunu yaptım dediğimiz noktada zaten aslında biraz Advanced Graphics'e, Advanced Plotting'e girmiş oluyoruz. Dolayısıyla sadece subplot'un ne iş yaptığını, bir noktada nasıl çalıştığını bilseniz şu an için bizim pek çok yapacağımız plotting işine yeterli diyebilirim. Şimdi en son örneğimize geldik. Artık buraya kadar öğrendiğimiz pek çok şeyi toparladığımız ve bir noktada en son bir ürüne koymaya çalıştığımız noktada nasıl bir şey çıkacak ortaya dediğimizde şöyle bir grafik üreteceğiz birlikte. Şu an ekrana veriyorum bu grafiği. Bu grafiği nasıl yapacağımızı teker teker şimdi işleyelim. Bu grafiği şimdi bir ekranın kenarına koyuyorum ve yavaş yavaş buna nasıl geleceğimizi şimdi size gösteriyor olacağım. Aynısı olmayabilir bu arada. Biraz daha bir şeylerini değiştirebiliriz belki yazarken fark ettiğimiz noktada. Ama aşağı yukarı bu detayda bir grafiğe sahip olacağız diyebilirim. Geçelim bakalım MATLAB'e. Şimdi her şey başladığımız gibi önce x'lerimizi tanımlıyoruz. Daha doğrusu x'imizi tanımlıyoruz. Ben eksi 2pi'den 2pi'ye kadar bunu istiyorum. Neden eksi 2pi? Çünkü biraz daha geniş bir aralıkta gözlemleyelim diye. Eksi 2pi'den 2pi'ye kadar artışını da ben 0,01, hatta bunu 0,1 pi ile yapalım. Pi üzerinden gidelim. Tam
periyot üzerinden hesabımız olsun. Şurada şu çarpmayı da kaldırdık mı? Süper. Şimdi y1 diyorum. Sinüs x diyorum. Bu gördüğünüz grafik zaten bir sinüs grafiği. Fakat iki sinüs grafiğinin farklı hali. Çünkü biri aslında diğerinin 2 katı. Dolayısıyla aslında biz burada y2'de gelip y2 eşittir 2 çarpı sinüs x dediğimizde aslında bu yapıyı aşağı yukarı oluşturuyor oluyoruz. Şimdi gelin bunu bir de pilot edelim. Yani şu an çalıştığımızda zaten bir şey olmuyor. Yani y'ler geliyor, y1'ler geliyor, y2'ler geliyor, x'ler geliyor ama bir şey pilot edilmiyor. Şimdi gelin bir de bunu pilot edelim. Tek satırda pilot etmek istiyorum. Bir de böyle deneyelim. X'imi buraya koydum. Yanına geldim, y1'imi buraya koydum. Şimdi ben bunu nasıl görmek istiyorum? Şimdi bu y1 bizim aşağıda kalan grafiğimiz olduğundan dolayı, yani daha doğrusu biraz daha kapalı olarak hareket eden, biraz daha dar olan sinüs grafiğimiz olduğu için ben bunu sadece siyah ve düz çizgi olarak görmek istiyorum. Dolayısıyla buraya gelip sadece k yazsam şu şekilde. Şu şekilde k yazsam benim için black anlamına geldiğinden dolayı siyah bir şekilde onu gösteriyor olacak. Bunun dışında herhangi bir ayarlama yapmamıza gerek yok. Ardından ben buraya yine x diyorum. Virgül diyorum. Bu sefer y2 diyorum. Ve bu y2 ile alakalı bazı ayarlamalar yapacağız. Şimdi yine k diyorum. Fakat bunun yanına 2 tane çizgi koyuyorum. Bu bize yine bu grafikte gördüğünüz gibi bu çizgi olan, kısa çizgi olan aslında görselleştirme tipini veriyor. Ve bunu da bu şekilde sağlıyor oluyoruz. Ve bunun biraz da kalın olmasını istiyorum. Şöyle line width dediğimde kalınlığının da 2 olmasını istiyorum. Ama sadece şunun için, sadece y2 olan fonksiyon için. Bunu bu şekilde çalıştıralım. Bakalım nasıl bir çıktı elde ediyoruz. Bakın biraz değişik bir çıktı elde ettik. Ben biraz bunu gördüm. Fazla köşeli gördüm. Dolayısıyla ben gelip burada şuradaki pi'yi kaldırdığımda sanırım biraz daha güzel bir yapıyı elimde tutuyor olacağım. Şimdi burada eksik olan ana etken grid. Grid yok. Grid açalım. Grid on dedim. Run section dedim. Biraz daha benzemeye başladı. Tamam, bir de gelin buna x ve y label'larını koyalım. X label ne olduğu hiç fark etmez. Ben buraya işte time second yazacağım. Y label'ına da speed yazalım. Hız zaman grafiği olsun bu. Meter over second dediğimde, run section dediğimde bakın burada zamanı görüyoruz. Burada da hızı görüyoruz. Aslında bir şekilde güzel bir grafik oluşturma kısmına doğru gidiyor diyebilirim. Bir de en son legend'ını koyalım. Legend dediğimde ben buraya ilki şu şekilde. Şimdi biz buraya 2 tane pilot ettik ya. İlk legend ilkini tanımlar. İkinci legend ikincisini tanımlar. Ya dolayısıyla biz birden fazla legend girmeye çalıştığımızda, burada bakayım bunun gösterimi var mı? Yok, ama biz onu zaten yazmaya çalışırken gözükecek büyük ihtimalle. Ben buraya legend dediğimde genliği, bunun İngilizcesi amplitude, ben amplitude yazacağım. Amplitude'u 1 olan ve amplitude'u 2 olan şeklinde bir legend görmek istiyorum. Bakalım nasıl bir şey çıktı karşımıza. Bakın sağ üstte de bizim legend'ımız mevcut. Düz çizgi olanın amplitude'u 1, yani yüksekliği, genliği 1. Kesikli olanın da genliği aslında 2 şeklinde söyleyebilirim. Genel olarak benzer ve pek çok noktada, yani bir noktada da aynı bir grafiği elde ettik. Ve bunu gördüğünüz üzere aslında sadece 5 satırda. Üstteki değer atamaydı. Dolayısıyla plotting'i sadece 5 satırda oldu. Daha da detaylı bir şeyler kurcaladığınız noktada, daha da detaylı çalıştığınız noktada aslında burada da görüyor olacaksınız ki çok daha mükemmel grafikler, çok daha mükemmel plotting teknikleriyle uğraşıyor olabilirsiniz. Ve bu noktada da sizin zaten oluşturacağınız grafiklerde daha iyi bir noktaya gelecektir diyebilirim. Bu zaman alır öncelikle, bunu da söyleyeyim. Yani bunu da böyle yapalım, şunu da şöyle yapalım. Zaten veri görselleştirme dediğimiz nokta başlı başına bir alan, başlı başına bir sektör. Dolayısıyla zamanla bu konuda da iyi hale geleceksinizdir diyebilirim. Şimdi genel olarak plotting kısmı bu kadar. Şu anlık sahip olduğumuz plotting bilgileri bize bayağı bir yetecek konumda. Bir de en sonunda eğitimlerimizin sonlarına doğru biraz daha gelişmiş teknikleri öğreneceğiz. 3 boyutlu modelleme, 3 boyutlu grafikleme dediğimiz noktada orada da zaten grafik kısmına bayağı bir giriş yapmış, bayağı bir içerisinde detaylanmış olacağız. Şimdi file operations'a gelelim. Biz şimdi dosya işlemlerinde ne yapıyoruz? Şimdi videonun başında da bahsettiğim gibi bazen verilerimiz bizim elimizde olmuyor. Bir yerden alıyoruz veya biz elimizdeki verileri dışarıya veriyor oluyoruz. Bu zamanlarda ne yapacağız? Bu zamanlarda MATLAB'de ne yapıyor oluyoruz? En sağlıklı yolu nedir bu veri paylaşımının? Şimdi file operations aslında 3'e ayrılıyor. Bir writing to, bir
2. Appending to. 3. Reading from. Writing to sıfırdan bir dosya yazmak demek. Appending to ekleme demek. Reading from ise okuma demek. Aslında genel olarak dosyalarla sadece bu 3 işlemi yapıyoruz diyebilirim. Şimdi gelin size bunu bir örnekle açıklayayım. Ben buraya bir şey yazıyorum. Ben buraya mymat yazıyorum. Mymat eşittir random 2, 3. Bunun zaten sonuç olarak bize şöyle bir matrix verdiğini biliyoruz. Daha önceden öğrendik bunu. Bunun ismi mymat 1 koydum. Bir de mymat 2 koyacağım birazdan. Onu da eklediğimiz noktada nasıl bir fark yarattığını göreceğiz. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Bizim burada workspace'te, sağ üstteki workspace'te kayıtlı bir mymat'im var artık, değil mi? Burada bir verim var. Ben bu veriyi nasıl dışarıya aktaracağım? MATLAB dışına nasıl aktaracağım? Bunun için şunu yapıyoruz. Save test file dot. Ben burada test file diyorum. Siz buna deneme dosyası deyin veya başka bir şey deyin. Ya da deneme diyelim. Hadi gelin deneme diyelim. Save deneme.dot mymat1 bir de sonuna da s yazıyorum. Şimdi burada bunlar ne anlama geliyor? Save zaten kaydet demek. Deneme dot demek deneme.dot anlamında. Deneme.dot formatında bunu kaydet demek. Neyi kaydedeyim diyor. mymat1'i kaydet diyorum. Hangi formatta diyor? ASCII formatında diyor. Bu ASCII formatı da aslında bir text formatıdır arkadaşlar. Bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. Bu kısmı da biraz daha detaylandırmak gerekirse bu yazım tiplerinin belli başlı formatları var. Google'larsanız daha da detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. ASCII formatı da bunlardan biri. Genel olarak bu yazı formatlarında ASCII tercih edilir. Dolayısıyla biz de burada bu şekilde ilerliyoruz. Bunu ben çalıştırdığımda bakın şuraya bir şey geldi. Görüyor musunuz? Deneme.dot. Ben bunu açtığımda bu tabi şey içerisinde direkt import şeklinde açıyor. Fakat ben bunu bir de şöyle açmayı deneyeyim. Bakın ben dosyayı not defterinde açtım ve bizim buradaki değerlerin hatta şunu şu şekilde sabitleyeyim. Bizim buradaki değerlerin daha da detaylı bir inanılmaz küsuratlı noktasını burada kaydetmiş bir şekilde bulunuyor. Bunu bu şekilde kaydediyoruz. Yani bizim aslında writing to dediğimiz bir dosyaya kaydetme, bir dosyaya yazdırma noktası bu şekilde yapabiliyoruz. Peki ben bunun üstüne ekleme nasıl yapacağım? Onun için de şöyle bir şey yapıyoruz. Yine aslında çok basit. Yine mymat diyorum. Bu sefer random 3-3 diyeceğim. 3-3 diyorum. Random değil, round tabii ki de. Round 3-3 diyorum ve burada da yeni bir değişken olarak bu 3'e 3 matrix'i görüyorum. Şimdi ben yukarıda ne demiştim? Save deneme.dot mymat1 ASCII formatında. Ben buraya deneme.dot'a mymat2'yi ASCII formatında yap diyorum ama sonuna append diyorum. Yani sıfırdan yapma, ekle diyorum. Bunu çalıştırdığımda ve tekrar dosyayı açtığımda bakın bizim verimiz 0.2785 ile başlıyor. Burada bunu şey formatında veriyor. Sıfırla başlayarak değil de direkt normal ilk sayı neyle başlıyorsa onun şeklinde veriyor. Zaten e-01 dediğimizde 10 üzeri eksi 1 oluyor. Bunun formatlarını bu şekilde veriyor ve gördük ki burada eklemeyi yapabildik. Ve bu şekilde aslında bir dosyaya hem sıfırdan yazdırma hem de üstüne eklemeyi böyle yapabiliyoruz. Peki geriye ne kaldı? Geriye okuma kaldı. Şimdi benim burada deneme datım var. Bu deneme dat benim elimde. Ben bunu biliyorum. Şimdi ben buraya geliyorum. Diyorum ki clear clc. Şimdi workspace'imi tamamen temizledim. Burada aslında hiçbir bilgim yok. Ben burada ne yapıyorum? Load deneme.dot dediğimde bakın burada bizim not defterinde bulunan verilerimiz tekrar buraya gelmiş oldu. Ben buraya who dediğimde bakın deneme diyor. Denemeyi çağırdığımda zaten buradan da bu değerlere aslında erişebildiğimizi tekrar MATLAB'in içerisine yüklediğimizi söyleyebilirim. Genel olarak bu videoda bahsedeceklerim bu kadar. Video uzun oldu biliyorum fakat bu konuları işlemek bence kıymetli. Veri görselleştirme ve dosya operasyonları bir noktada kıymetli. Veri görselleştirme daha da kıymetli. Bakalım baştan sona ne işledik? Önce plot fonksiyonunu öğrendik. Sonra plot fonksiyonunu biraz daha kısa kullanımını öğrendik. Ardından bunlarla alakalı bazı örnekler yaptık. Sonra bir grafiğe, bir figürün içerisine nasıl birden fazla fonksiyonlu plot edebileceğimizi öğrendik. Burada hold on kullanıyorduk. Ardından birden fazla çeşit plot etme fonksiyonlarını gördük. Sonrasında figür kullanımını gördük. Birden fazla pencerede nasıl fonksiyonları plot edebileceğimizi gördük. Ardından graphical input dediğimiz, şunu da şurada kaldırayım bunun commentinde. Graphical input dediğimiz yani grafik üzerinden bir input nasıl alınıyor? Bunu gördük ve üzerine property inspector'ı inceledik. Ardından graphical properties'i öğrendik. Parametrelerle grafiklerin, fonksiyonların ve renklerini çeşit
birden fazla parametrelerini nasıl değiştirebildiğimizi gördük. Sonra bazı plotting details'lara geldik. Başlık, XY label, legend dediğimiz noktada bunların çeşitlerini öğrendik. En son subplot'u öğrendik. Bir figürün içerisine nasıl birden fazla fonksiyon, birden fazla grafik koyabiliriz. Bunu öğrendik ve bir tane de çok da güzel bir exercise yaptık. Çok da güzel bir örneğimiz oldu. O da şuydu ki bu bize zaten şu an pek çok noktada yeterli olacak bir grafik bilgisi sunuyordu. Ve en sonunda da bazı komutları öğrendik ki nasıl dosyalarla birlikte işlem yapabiliriz. Genel olarak bu videoda bahsedeceklerim bu kadar. Plotting'den bahsettik. File operations'tan bahsettik ve şu anlık aslında genel olarak genel MATLAB bilgimiz şu an iyi gidiyor diyebilirim. Bir sonraki videomuz iç içe döngülerle alakalı olacak. Burada birden fazla for loop kullanımını iç içe yaptığımız noktada nasıl şeylerle uğraşabiliyoruz, nelerle ilerleyebiliyoruz, ne yapıyoruz? Bunları gözlemleyeceğiz. Öncelikle umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim soranlarınız olduysa. Şimdi şu şekilde iç içe döngüler nedir? İngilizcesi nested loops. Biz bu yapıları aslında bütün yazılım dillerinde gözlemliyoruz. Zaten for loop'u görmüştük. Dolayısıyla burada aslında tempoyu bir noktada daha arttırıp, bir tık daha arttırıp aslında bunları birlikte kullandığımızda, yani bir for döngüsünün içerisinde bir for döngüsü daha yaptığımızda, belki üçüncü bir for döngüsünü yaptığımızda neler olacağını inceleyeceğiz. Burada bazı terimlerimiz var. Zaten for yapılarına aşina olduğunuzu bildiğimden dolayı zaten anlattım. Siz de anladınız diye düşünüp burada aslında for yapılarını açıklamaktansa tam olarak buradaki terimleri açıklayıp daha sonrasında örnekler üzerinden anlatmayı daha uygun buluyorum. Şu şekilde. Şimdi nested loops dediğimiz, yani iç içe döngüler dediğimiz yapı en az 2 tane for loop'un iç içe olmasıyla başlıyor. 3 tane de olabilir, 4 tane de olabilir, 5 tane de olabilir. Bu tamamen sizin ihtiyacınıza göre şekillenen bir şey. Fakat minimum 2, çünkü zaten 1 olursa normal for loop oluyor. Bu yapının içerisinde bizim zaten en içeride komutlarımız var. Bu komutların kaç kere ve nasıl şekillerde çalıştırılacağını zaten birazdan konuşuyor olacağız. En içeride zaten komutlarımız var. Buraya istiyorsanız print yaptırın, istiyorsanız matrix kodlayın, istiyorsanız onu yapın, istiyorsanız bunu yapın, hiç fark etmez. Ardından burada bir for loop'umuz var. Bu for loop'un ismi inner loop. Yani içerideki döngü anlamına gelen inner loop, İngilizce terimi bu şekilde. Dışarıdaki for loop da bu outer loop olarak geçiyor. Bu da dışarıdaki döngü şeklinde Türkçeleştirebiliriz. Bunların birbirleriyle olan etkileşimi, birbirleriyle olan iletişimi bizim yapılar üzerindeki döngülerimizi şekillendiriyor. Bunu nasıl kurgulayacağımızı da bu videoda öğreneceğiz. Ve genel olarak şimdi sağdaki örneklerden bahsedeceğim. Nerelerde faydalı olduğunu, nerelerde bizim hayatımızı kurtardığını birazdan bahsediyor olacağım. O tarafa geçmeden önce şurada bahsetmem gereken çok ufak biraz matematiksel, biraz sayısal bir kısım var. Şimdi şu şekilde. Biz 2 tane for döngüsü yaptığımızda aslında şunu yapıyoruz. Şimdi burada bakın. Yukarıdan aşağı şöyle bir okuyalım. Şöyle hatta. Şimdi bir for loop var. J diyeceğim. J demeyelim. J değişkenini 1'den n'e kadar arttırıyoruz. Ben buraya bir 1'den 2, 3 şeklinde, hatta 4'ü de koy. Hadi 5'i de koyalım. 5'e kadar burası J'nin böyle gidiyor değil mi? Yani n ne olduğunu bilmiyoruz. Hadi n'i 5 diyelim. Şurada n'i şöyle n yazalım şuraya. N'in 5 olduğunu varsayarsak 1'den 5'e kadar J bütün bu değerleri alacak bu for loop içerisinde. Evet. Bunu biliyoruz. Bu kısmı geçtik. Ondan sonra bizim normalde burada direkt şurada komutlarımız oluyordu. Fakat burada değil. Bu komutlar biraz daha içeride. Biz burada ikinci bir for loop görüyoruz. Burada da k değişkenini 1'den m'ye kadar görüyoruz. Peki bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Bunu da şu şekilde göstereceğim. Bizim her bir j değeri için, yani 1 için, 2 için, 3 için, 4 için, 5 için k değeri 1'den m'ye kadar artacak demek. Ben bunu şimdilik şöyle 5'e eşitledim. Şunu da 3'e eşitledim. Daha üzerine örneksel konuşabilelim diye. Şimdi j 1 olduğu noktada içerisindeki for loop'a girdiğinde buradan k 1'den m'ye kadar, yani 1'den 3'e kadar değişecek. Yani bizim k'miz önce 1 olacak, sonra 2 olacak, sonra 3 olacak. Ardından içerideki for loop bittiğinde dışarıdaki şuraya geleceğiz ve dışarıdaki for loop'u da bitiriyor olacağız. Çünkü ardında başka bir komut yok. Dışarıdaki for loop bittiğinde de bu sefer j'nin ikinci değerine, yani j'nin 2 olduğu değere geliyoruz ve tekrar aynı şey. Tekrar k'nin 1'den 3'e kadar olan artışını gözlemliyor oluyoruz.
Hatta onu da şöyle yapayım. Bunu gözlemliyoruz. Sonra yine bitiyor. 3'e geçiyor yine 1 2 3. 4'e geçiyor yine 1 2 3. 5'e geçiyor yine 1 2 3. Buradan da aşağı doğru da şöyle genel anlamda K değişkenini okuyoruz diyebilirim. Bu döngüler bize belli başlı komutların tekrar tekrar ama kontrollü bir tekrarda ilerlemesini, kontrollü bir paternde ilerlemesini sağlıyor. Biz bunları burada kullanıyoruz. Ve burada şu kısma da dikkat etmek gerekiyor. O kısmından da bahsetmiş olalım. Biraz görünüyor, biraz açık ama yine de bahsetmiş olalım. Bakın burada 15 tane değerimiz oldu. Bunun sebebi ise zaten şunların çarpımından geliyor. Çünkü her bir J değeri için 3 tane K değeri oluşturuyoruz. Dolayısıyla 5 tane J değerimiz varsa 5 çarpı 3'ten 15 tane toplam bizim burada K değerimiz oluşuyor olacak. Tabii ki de bunlar birbirini tekrar eden döngüler. Yine şöyle not alalım. Birbirini tekrar eden döngüler. Ama biz burada bazı işlemler yaptıracağımız zaman aslında 15 farklı şeyi yaptırıyor olacağız. Şimdi örneklerimize gelelim. 4 tane örneğim var size. Bunları ben burada çözeceğim. Ve buna benzeyen kısımlarını da çeşitlendirebildiğim kadarını GitHub'taki çalışma kağıdına da koyuyor olacağım. Şimdi biz öncelikle üstteki satırla başlayalım. Üstteki şununla başlayalım. Bu arada burada şöyle bir açıklama yapayım. Ben bu videoda normalde kenarda açık olan çözümler veya fark etmez. Genel olarak çözümlerini böyle stabil, sabit kafamda net bir şekilde bildiğim şekilde ilerliyorum verdiğim örneklerde. Fakat bunlarda böyle olmayacak. Bu videoda böyle olmayacak. Bir noktada ben de bu formata, yani yazacağım kodu bu formata getirmeye sizlerle beraber bu video içerisinde çalışacağım. Dolayısıyla hata yapacak olabilirim, onu yapacak olabilirim, bunu yapacak olabilirim. Fakat bu hatalardan nerede neyleri değiştirerek kurtulduğumuzu sizin görmenizin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir ilerleyelim diyeceğim bu video boyunca. Çünkü asıl bu iç içe döngüler konusundaki bence edinilmesi gereken nokta bu. Kıymetli nokta bu. Çünkü diğer türlü zaten herkes anlayabiliyor. Her bir J değeri için diğer 3 tane veya kaç tane ise K değeri geliyor. Bunu herkes anlayabiliyor. Ama olay bunları nerede, yani bu matrixler üzerinde, bunları da biraz matrix olarak, yani daha doğrusu şuradakiler matrix. Bunlar biraz daha farklı böyle printlere giriyor. Buralarda nasıl kurguluyoruz, nasıl konumlandırıyoruz? Önemli olan bu. Dolayısıyla ben de hata yapacağım. Bunu böyle yapmışım. Bunun böyle olması lazım bu çıktıya ulaşmak için. Bunu yazdık. Böyle bir çıktı geldi gibisinden böyle yorumlarla bu videoyu bu şekilde ilerleteceğiz. Çünkü dediğim gibi asıl kıymetli olan kısım burası. Şimdi peki burada MATLAB'e geçmeden önce size şunu göstermek istiyorum. Biz bu örneklerde gördüğünüz üzere, belki fark etmemişsinizdir ama görüyorsunuz, 2 boyutlu bir ilerlemeye sahibiz. Yani bir bu yönde, bir de aşağı yönde. Bu istiyorsanız Matrix'te, zaten Matrix'lerin yapılarının 2 boyutlu olduğundan bahsetmiştik. İstiyorsanız Matrix'te, istiyorsanız normal printlerde de bu çift yönlülüğü çalıştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz aslında 2 tane for loop'u, yani iç içe olan for loop'u bu şekilde kurgulayacağız diyebilirim. Şimdi MATLAB'e geçmeden önce burada ufak bir şöyle bir yorum yapmak isterim. Şimdi şunu görüyoruz. Sağa doğru şu şekilde 5 tane yıldızımız var, değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Aşağı doğru kaç sıramız var? Bu da 3. Dolayısıyla bizim aslında bir for loop'umuz var. Yan yana 5 tane yıldız yazdırıyor. Ve bir for loop'umuz daha var. Bu yan yana yazdırılan 5 tane yıldızdan 3 tane alt alta yazdırıyor. Bunu belki şu an kafanızda böyle bir düşünebilirsiniz. Buradaki inner loop ve outer loop yapısıyla nasıl olacağını düşünebilirsiniz. Bunu bir düşünün. Öncelikle siz böyle videoyu bir durdurun, bir düşünün. Ulan şunu şuraya yapsam, bunu buraya yapsam bence böyle bir çıktı gelir gibisinden bir kafanızda düşünün. Ben doğru su içeyim. Hoş geldiniz. Şimdi bir de benden dinleyin. Şu şekilde şimdi dışarıdaki for loop'umuzda biz yine K diyelim. K'yı birden 5'e mi 3'e mi? Şimdi bu kısmı mesela şu an ben 5 yazdım. Ama 5 yazdığımda bunu aslında bir noktada yanlış olduğunu göreceğim. Çünkü şu şekilde aslında bu yine kurgunuza bağlı. Sizin nasıl kurgulayacağınıza bağlı. Fakat dışarıdaki for loop'un 3 olması gerekiyor. İçerideki for loop'un ise bu sefer 5 olması gerekiyor. Neden? Çünkü biz buraya yazacağız. Şimdi print yazıyorum ama bu normalde fprintf. Şöyle. Biz buraya şu şekilde fprintf diyeceğiz. Oh, ne kadar da güzel yazmışım değil mi? Evet, kesinlikle. Fprintf diyeceğiz. Ve bu fprintf'ler j kadar, yani 1, 2, 3, 4, 5 kadar buraya yan yana aslında yıldızlar yazdıracak. Ardından bunlar bittiğinde burada bir şeyler daha yapacağız ki alt satıra geçelim. O zaman şimdi MATLAB'e geçelim. Bir de orada görelim bu yapıları. Bakalım nasıl kurgulayacağız bu problemi. Şimdi hoş geldiniz.
Bir de bu kısmı MATLAB'de inceleyelim. Şimdi her şeyden önce bu birden fazla yıldız yazdırmayı geçtim. Her şeyi geçtim. Bizim bir şey yazdırmamız lazım. Dolayısıyla fprintf kullanacağız. Bu konuda bir ortak noktada buluşalım. Ve burada yıldız yazdıracağız. Dolayısıyla bizim aslında yapacağımız şey burada şu, değil mi? Şimdi kontrol ediyorum. Ben diyorum ki printf benim yıldız yazdırmak amacıyla buraya yazdığım şey. Bunu bir çalıştırayım. Ben bunu gerçekten elde edebiliyor muyum? Bir deneyelim. Buraya da nested loops 8 diyelim. Bakın burada yıldızımızı aldık. Bizim istediğimiz yapıda. Peki ben bundan 5 tane istiyorum yan yana. O zaman bir for loop'a ihtiyacım var, değil mi? Dolayısıyla ben burada diyorum ki j diyelim hadi. For j 1'den 5'e kadar. Çünkü 1'den 5'e kadar istiyorum. 5 tane istiyorum yani. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane bana vermesini bekliyorum. Çalıştırıyorum. Bakın 5 tanesini yan yana aldık. Tamam ben şimdi 5 tane aldım. Şimdi 3 tane de alt alta istiyorum bu 5'ten. O zaman bu 5 tane yazdırmayı da bir for loop'a alıp, yani bu da outer loop'a girecek. Bu 5 tane yazdırmayı da bir for loop'a alıp o zaman bunlardan da 3 tane yazdırabilirim. Bunu da kurgulayalım. Gelin bakalım. Şunu da şöyle ileri attırdım. Bir de k değişkeniyle k diyelim k. K değil k. Bir de k değişkeniyle 1'den 3'e kadar bu 5'lileri de yaptırdım. Bir böyle çalıştıralım bakalım olacak mı? Ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Şimdi ben 5 tane yazdırıyordum yıldız. 5 taneden 3 tane daha yazdırdım yan yana. Ama ben ne yapmak istiyorum? Ben alt satıra geçmek istiyorum. Dolayısıyla 5 tane yıldız koyduktan sonra, 5 tane yıldız oraya yazdırdıktan sonra bizim buraya bir şey eklememiz lazım. Bu da daha önceden gösterdim. Yeni bir satıra geçmek için bir komutumuz vardı. Biz bu komutu koyduğumuzda bundan sonraki yazılan her şey yeni satıra geçiyordu. Bu neydi? Bu bizim ters slash n. Yani bu şekilde new line'e geçmesini bekliyor olacağım. Ve bakın şurayı bir temizleyelim. Ve bakın aslında istediğimiz yapıyı elde etmiş olduk. Buradaki 5 tane yıldız içerideki for loop'la oluşturuluyor. Ardından her bir 5 yıldızdan sonra biz buraya bir tane yeni bir satıra geçiyoruz. Ve bu 3 kere tekrarlanıyor. Süper. İstediğimiz çıktıya ulaştık. Zaten burada bunu da istemiştik. Dolayısıyla bunu aslında yaptık şeklinde şöyle bir tıklayabiliriz. Şimdi geldik ikinci örneğimize. Bu örneğimizde ne yapıyoruz? Bakın bu örneğimizde aslında şunu fark ediyoruz bir noktada. Biz buradaki yıldızların sayısında değişikliğe gitmişiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Biz bu konuda zaten matrixlerin, yani bir noktada aslında indekslerin de demeliyim. Matrixlere geldiğimizde indekslerini konuşacağız ama burada geldiğimizde zaten aslında sıra ve satır sayılarının değişken olduğunu ve bunları kullanabileceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla biz burada for loop'ta aslında şurada 1 ve 3 kullanıyoruz ya. Bunlar yerine gelip değişken yapılar kullanacağız ki her bir satır değeri için farklı çıktılar üretebilelim. Bu hale, şu hale aslında buradan gelebiliyoruz. Sadece ufak bir değişiklikle bu hale gelebiliyoruz. Bir düşünün bakalım şu koda, bu koda ne yaparsak ben buradaki üçgen yıldız yapısını elde edebilirim. Bir düşünün bakalım. Şimdi dediğim gibi 3'e 5 yıldız kodladıktan sonra şimdi üçgen yıldız kodlayacağım. Fakat aynı kodu geri alıyorum. Çünkü ben aslında aşağı yukarı yapmak istediğimi burada yaptırdım. Sadece biraz değişiklik yapmam gerekiyor. Bakın burada da çalıştırdığımda bu geliyor. Şimdi şöyle düşünüyorum. Ben 3 tane satır istiyorum. Dolayısıyla benim dışarıdaki for loop'u ellememe gerek yok. Fakat içerideki for loop, yani yıldızların her bir satırda kaç tane bastırılacağı, kaç tane yazdırılacağı konusunda benim değişikliğe gitmem gerekiyor. Dolayısıyla benim buradaki for yapısıyla oynamam gerekiyor. İçerideki inner loop dediğimiz tarafla oynamam gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi ben zaten dışarıdaki for loop'ta k'yi 1'den 3'e kadar götürüyorum değil mi? Dolayısıyla o 1, 2, 3 diye değişiyor. Bakın bizim burada bir ilişkimiz var burada. Burada 1 var. Burada 2 var. Burada 3 var. O zaman ben yıldız sayısını satır sayısı kadar, yani for loop'un döngüsü kadar bastırsam işe yarar mı? Yarar. Tabii ki de yarar. Yani ben gelip burada bana her satırda 5 tane yıldız yap demek yerine ben her satırla o satırın satır sayısı kadar, yani o satırın satır indeksi diyelim burada. Çünkü k bir noktada aynı anlama geliyor. O satırın indeks sayısı kadar bana yıldız bastır dediğimde bakalım istediğimiz yapıya ulaşacak mıyız? Bakın istediğimiz yapıya ulaşabiliyoruz. Neden? Çünkü ilk satır için k değeri 1. Dolayısıyla bir tane yıldız bastıracak. 1'den 1'e kadar.
İkinci satır için K değeri 2. Dolayısıyla 1'den 2'ye kadar 1 ve 2 dahil olmak üzere 2 tane yıldız bastıracak. Üçüncü satır için K değeri 3. K değil K. Kendimi durdurmalıyım. Ben bu konuda biraz hassas olmaya çalışıyorum. K değil K. K değeri 3. satırda 3 değerine sahip olduğundan dolayı J değeri 1'den 3'e kadar yer alıyor. Yani bu da yıldızların 3 tane olmasına sebep oluyor diyebilirim. Buradan gelip bu sorumuzu da tikleyelim. Şimdi 3. sorumuza geldik. Bu bir matrix. Artık biraz daha matrixlere bakalım diye düşündüm. Bu bir matrix. Fakat bu matrix'in bir özelliği var. Belki fark etmişsinizdir, belki fark etmemişsinizdir. Ben fark edemiyorum böyle direkt gördüğümde. Fakat bildiğim için söyleyeyim. Bu aslında bir çarpım tablosu. Bakın buradaki değerler 2 ile 2'yi çarptığımızda 4, 3 ile şuradaki 2'yi çarptığımızda 6, 4 ile 2, 8, 5 ile 2, 10 gibisinden aslında bir çarpım tablosu diyebilirim. Bunun için bir fonksiyon oluşturacağız ve bu fonksiyonun içerisinde nested loops yapısı yani iç içe döngü yapısı kullanarak input'u output olarak bu şekilde bir matrix'te çıkarmak istiyorum ve bunun da bir çarpım tablosu olmasını istiyorum. Dolayısıyla ben buraya bir fonksiyon ismi gireceğim. Mult table diyelim, multiplication table diyelim. 3 ile 5. 3 ile 5 input'unu verdiğinde bana bu şekilde bir formatta bir matrix çıkarmasını istiyorum. Bu matrix'in de zaten çarpım tablosu olmasını istiyorum. Bunu nasıl kurgulayabiliriz? Bir kafanızda düşünün. Bir fonksiyonun içerisinde konumlandırın bu nested loops yapısını. Siz bir düşünün. Ben zaten birazdan çözüyor olacağım. Hoş geldiniz. Umarım çözebilmişsinizdir. Çözemediyseniz de hiç sıkıntı değil. Gelin bakalım birlikte bir bunu kurgulamaya çalışalım. Şimdi ben buraya çarpım tablosu diyorum. Şimdi her şeyden önce biz bir fonksiyon dedik. Bunun bir input alan bir fonksiyon ve output veren bir fonksiyon olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla ben geliyorum buradan fonksiyon yapısını kopyalıyorum ve bu açılan sayfayı kapatıyorum. Buraya geldim yapıştırdım. İçindeki her şeyi sildim. Şimdi burada bunu kişiselleştirmeye başlıyoruz. Çıktığımız burada tek bir tane olacak. Dolayısıyla bu tarafın iki output'unu da silebilirim. Ben buraya M diyeceğim. Çünkü çıktığı bir matrix olarak vereceğim. Zaten M'yi de aşağıda tanımlayacağım. Sabredin oraya açıklayacağım. Şimdi burada bu kısmı biliyoruz. İsim olacak. Zaten mult table dedim. 2 tane de input argument'ım olacak. Bu 2 tane input argument'ın birincisi şurada da gördüğümüz gibi 3, diğeri 5 olacak. Dolayısıyla bunu aslında şu şekilde de adlandırabiliriz. Ben burada row, hatta pardon tam tersi, row ve column sayıları diyebilirim bunlara. Çünkü row demek yeni bir satır demek. Yani 3 tane satırım olsun. Column demek de zaten aşağı doğru olan kolonlar demek. Dolayısıyla 5 tane de aslında satırım olsun şeklinde kurgulayalım. Farklı şekilde de kurgulanabilir. İstiyorsanız 5'e 3 çağırın. O zaman bunların isimleri değişsin falan filan. Bu tamamen size bağlı bir şey. Burada çok çeşitlenebilirsiniz. Ben tek bir yolunu gösteriyor olacağım. Tabii ki de bunlarla oynayarak yine aynı sonucu elde edebilirsiniz de diyeyim. Dolayısıyla ben buraya row ve column inputlarını alıp fonksiyonumu tanımlamaya başlayacağım. Şimdi bizim burada bir matrix'e sahip olmamız lazım. Fakat biz burada değişken bir matrix yapısı kurgulayamayacağımızdan dolayı burada yapacağımız olay şu. Bu arada kurgulayamayacağımızdan dolayı derken direkt bir şekilde yani ben buraya işte m eşittir 2, 3, 4, 5 hiç fark etmez bir şey girdiğimde bu dinamik bir yapı olmayacak. Yani ben buraya bir input, farklı bir input verdiğimde bu böyle kalacak. Dolayısıyla bu statik oluyor, bu durağan oluyor. Bizim dinamik bir yapıya ihtiyacımız var. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Hatırlarsanız size hızlı matrix oluşturma fonksiyonlarıyla alakalı bazı tüyolar vermiştim. Orada bazı fonksiyonlarımız vardı. Burada bu fonksiyonlarımızı çağıracağız. Bunlardan herhangi biri olur. Biri once'tı, diğeri de zeros'tu. Ben zeros'la işlem yapmayı tercih edeceğim. İkisi arasındaki kullanım farkı genelde şu şekilde oluyor. Once kullandığınızda çağırdığınız matrix, oluşturduğunuz matrix bir değerleriyle dolduğundan dolayı siz aslında bu matrix'i çarparak değiştirirsiniz değerlerini teker teker. Zeros'ta da ekleyerek ilerlersiniz. Fakat biz burada ne çarpacağız ne de ekleyeceğiz. Aslında biz tamamen hızlı bir şekilde ve yapılı bir şekilde yani istediğimiz boyuttaki bir şekilde bir matrix'i elde edebilmek için kullanacağız bu fonksiyonlardan birini ve aslında her bir hücrenin değerini de teker teker değiştiriyor olacağız. Gelin bakalım bunu nasıl kurgulayacağız. Şimdi ben buraya önce zeros yazıyorum. Ama bunun içine bir input vermem gerekiyor. Şu şekilde hatta şuraya da clear clc diyeyim. Bu zeros'un içine ben şöyle bir şey diyorum. Row column. Bakalım bu bize nasıl bir çıktı verecek. Tabii şu an vermeyecek. Fonksiyonu çağırmam gerekiyor. 3, 5 diyelim. Yine aynı çıktıyı elde etmeye çalışalım. 3 tane satırlı, 5 tane de sütunlu bir matrix istiyorum. Çalıştırdığımda bakın bize gerçekten de 3 tane satırlı, 5 tane de sütunlu bir yapı verdi diyebilirim. Şimdi geriye kalan tek şey bu matrix'in içerisini
değerlerle doldurmak. Aslında burada zaten nested loops'u kullanıyor olacağız. Gelin bakalım bizim formatımıza bakalım. Burada nasıl bir yapıyı görüyoruz? Şurada bir silelim şunları. Daha rahat görelim. Şimdi ben şöyle bir şey görüyorum. Burada 1 var. 1'den başlıyor zaten. Direkt hani şu şekilde şöyle de hatta ayırabiliriz belki de bir noktada. Şöyle de. Ve bu şekilde aslında çarpımlarını birlikte görüyoruz. Şimdi bizim burada matrix kullanmamızın sebebi, daha doğrusu matrix'te bize faydalı olacak şeylerden bir şey şu ki bu matrix'in her bir hücresinin indeksi var. Dolayısıyla şuradaki hücrenin indeksi 1'e 1. Buradaki hücrenin indeksi. Bunu bir kontrol etmem gerekiyor. Ben burayı çok karıştırıyorum. Çünkü onu kontrol etmek için de zaten dedim ya bilerek değil keşfederek sizle beraber burada göstereceğim diye. Bunu kontrol etmek için ben buradaki karıştırdığım sıra burada 1'e 2 mi olacak yoksa 2'ye 1 mi olacak? Yani row ile column'un sırasını ben çok karıştırıyorum. MATLAB içerisinde. Dolayısıyla bunu bulmak için aslında şuraya gelebilirsiniz. Geliyorsunuz burada şu şekilde burada zaten oluşturduğumuz matrix var. Gelip burada şuna tıkladığınızda, buradaki hücreye tıkladığınızda bakın burada rows 1, column 2 diyor. Yani birinci row'da hala ikinci kolumda diyor. Dolayısıyla aslında burada 1'e 2 olduğunu anlıyorum ve daha ezbersiz, daha öğrenerek, daha keşfederek aslında bir öğrenme patikası oluşturmuş oluyorum kendime. Gösterdiğim gibi burada her bir hücrenin değerleri var. Şimdi mesela şunu da konuşalım. Şimdi 2, 3, 4. Dolayısıyla burası 2'ye 4 hücresi olacak. Şurası gibi. Biz buradaki her bir hücrenin aslında indeks numarasına sahibiz. Değil mi? Ve fark ettiyseniz şöyle bir durum oluyor. Hatta bunu şunun içinde yapalım. 3'e 3. Fark ettiyseniz her bir sayı aslında kendi indeks numarasının çarpımı. Bunu istiyorsanız gelip burada da yapabilirsiniz. Burada da 3'e 5 olacak. Dolayısıyla ben matrix içerisinde her bir hücreyi gezerek, her bir değeri gezerek indekslerinin çarpımını bu hücreye değer olarak atarsam sanıyorum ki bu formatı elde edebilirim. Bunu nasıl kurgulayacağız? Bunu kurgulamak için de nested loops yapısına gideceğiz. Önce bu şekilde soldan sağa doğru böyle ilerleyeceğiz. Sonra ikinci yapıya geçeceğiz. Yine buradan soldan sağa. Sonra üçüncü satıra geçeceğiz. Yine buradan soldan sağa şeklinde ilerliyor olacağız ve bütün değerleri kontrol etmemizi sağlayacak iç içe döngü yapısını kurgulayacağız diyebilirim. Gelin kurgulayalım. Şimdi ben burada zaten matrix'imi oluşturdum. Önce bir dış for loop'u gireceğim. Bu dış for loop aşağı inmesini isteyeceğimden dolayı 1'den 3'e kadar olmasını isteyeceğim. Şimdi burada bir de ben adlandırma doğru olsun diye burada şunu yapmak istiyorum. Bunun ismini row yapacağım. Row 1'den 3'e giderken. Tamam mı? Sonra içine giriyorum. İçindeki for loop'u kodlayacağım. Burada da C diyeceğim. Bu da column'un kısaltması olsun C şeklinde. Bu da 1'den 5'e gidecek. Neden? Çünkü 1'den 5'e zaten artışı yakalamak istiyoruz. Şimdi ben burada nasıl bir çıktıda olduğumu gözlemlemek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Çünkü şu an aslında bir noktada hem soyutlaştığımız hem de tekrarın çok tekrara bindiği bir noktaya gelmeye başladık. Burada ne yapacağız? Benim burada yaptığım şey hani ben şu an istediğim şeyi elde edebiliyor muyum kısmında yaptığım şey şu. Ben buraya bir test print'i atıyorum. Yani ben buraya geliyorum diyorum ki bana şu iki değeri ver. Bana önce row sayısını ver. Sonra da C sayısını bir ver. Bir yazdır bana. Ben neyle uğraştığımı, şu an değerlerimin neyler arasında döndüğünü bir gözlemleyeyim diyorum. Sonra çalıştırıyorum. Nasıl bir çıktı elde ettik? Bakın 1, 1, 1. Hatta şunu şöyle bir formatta yaparsak daha iyi olabilir galiba gözlemlemek açısından. Şöyle bir de sonuna şöyle bir şey eklediğimde. Evet. Bakın. Önce 1-1 indeksi. Şuradaki 1-1. Sonra 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. Ardından 2-1-2-2, 2-3, 2-4, 2-5. Sonra 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5. Yani aslında bizim istediğimiz bütün matrix'in bütün yapılarını gezebiliyor oluyoruz. 3'e 5 olan tabloda. Şimdi bunu dinamikleştirmemiz gerekiyor. Yani çünkü mesela ben burada input olarak row ve column alıyorum. Burada o zaman ona göre bir şey yapayım. Dolayısıyla ben burada row'un re'si dediğimde bunu aslında 1'den 3'e kadar değil de 1'den row'a kadar yaptığımda bu gerçekten dinamik bir yapıya oluşacak. Yani ben buraya 3'e 5 bir tablo istediğimde veya 10'a 8 bir tablo istediğimde 500'e 500 bir tablo istediğimde artık bütün yapıları, bütün matrixleri buna göre, inputlara göre kurgulayabiliyor olacak. Burada da column'u da yine şu şekilde column sayısına kadar arttıracağım. Bu şekilde şu an test yapmaya çalıştığımda büyük ihtimalle zaten hiçbir şey vermiyor olacak. Çünkü şu an herhangi bir input yok. Input'u verdik tabii ki de. Şurada çağırdık çünkü fonksiyonu. Yine 3'e 5 üzerinden gidiyor olacak. Ama bu sefer şöyle bir şey de yapabiliyor olacağız. Ben buraya 7'ye 8 dediğimde bakın
Bu sefer 7'ye 8'e kadar geliyor bu indeksler. Ve buradaki aynı şekilde Matrix'te. Fakat şimdilik biraz daha basit dursun diye her şey. 3'e 5'te kalalım biz. Şimdi nasıl bir durumdayız? Biz şu an elimizde hazır değerleriyle oynansın diye bekleyen bir Matrix var. Ve yanında da bütün indekslerine ulaşabildiğimiz bir nested loop yapısı var. Biz şu an şunu yapacağız. Buradaki printleri kaldırıyorum. Çünkü artık biliyorum ki ben R ve C yani row ve column indekslerini, değerlerini kullanarak bu Matrix'in hücreleri arasında gezebiliyorum. Dolayısıyla gidiyorum ve diyorum ki, hatta şu kalsın, onu birazdan şey yaparız. Gidiyorum ve diyorum ki, hatta bunu ben commentleyeyim. Belki GitHub üzerinden sizin ihtiyacınız olan bir durum olur. Commentleyeceğim, çalıştırmayacağım. Zaten orada boş olarak kalacak. Diyorum, şunu diyorum. M diyorum, bizim Matrix'imizin M'si. Parantez açıyorum. Ve buraya diyorum ki, önce row, sonra column'la olan hücreyi ben buna bir değer atayacağım diyorum. Bunu da ne demiştik? Bakın burada çarpımları demiştik. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Buradaki row çarpı column dediğimde, yani R çarpı C dediğimde acaba ben istediğim yapıya ulaşabilir miyim? Bir bakalım, bir deneyelim. Belki ulaşabiliyor oluruz. Bakın. Burada şöyle bir hata yaptım. Çok güzel oldu. İyi ki de kayıt esnasında oldu. Neden böyle oldu? Bir düşünün. Bir düşünün. Neden böyle oldu? Bakın yukarıya doğru gidiyorum. Sadece sondaki hücre değişiyor değil mi? Neden böyle oldu? Çünkü ben buradaki Matrix'te R ve C'yi seçmem gerekiyor. Ben row ve column'u seçtim. Yani row ve column zaten fix bir şekilde 3 ve 5. Yani ben sadece 3 ve 5'in 3. satırın 5. sütunundaki hücreyi değiştirmesini istedim. Bu yanlış oldu. Benim anlatmaya odaklanırken yaptığım bir hata oldu ama iyi ki de oldu. Böyle bir hata alırsanız bunu da böyle çözeceksiniz. Çünkü bizim buradaki hücrelerin değişmesini istiyorum. Dolayısıyla değişen değişkenlerle yapmam gerekiyor. Burada da row ve column yerine R ve C kullanmam gerekiyor. Böyle bir deneyelim bakalım. Şunu bir temizledim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 6, 9, 12 çarpımlarına baktığımda zaten buradaki yapıyı elde ediyorum diyebilirim. O zaman bunu da tıklayabiliriz. Süper. Şu an 3 tane örneğimizi bitirdik. 4. örneğimiz ve son örneğimizdeyiz. Bu biraz daha kompleks, biraz daha farklı, biraz daha değişik bir yaklaşım ihtiyacı doğuruyor bize. Bakalım bunu şimdi size anlatmaya çalışacağım. Fakat şimdi siz bir durun. Bir videoyu durdurun. Şimdi 3. zaten örneğimizde yeni geçtiğimiz için bir böyle deneyin MATLAB'de ben bu yapıyı nasıl kurgulayabilirim diye. Az önce gösterdiğim adımlarla. Önce 0'a 0 bir matrix oluşturun. Ardından buradaki artışı bir elde etmeye çalışın. 1'den 15'e kadar. Sonra bu artışı bu matrix üzerinde nasıl sadece şu üst üçgende oluşturabileceğinizi, sadece üst üçgenin değerlerini nasıl elde edebileceğinizi bir düşünün. Burada yine bir tüyo vereyim. Yine buradaki aslında hücrelerin değerleriyle ilerleyeceğiz. Yani şurada bahsettiğim konum ve pozisyon, yani indeks mi demeliyim artık. Bunlara X ve Y yapılır. Row ve column yapılır. İsmine ne derseniz hiç fark etmez. Yine bunlara bakacağız. Ve burada biraz daha matematiksel yaklaşmaya çalışacağız. Bir düşünün. Yapamazsanız zaten birazdan ben çözeceğim. Hoş geldiniz. Umarım çözebilmişsinizdir. Çözemediyseniz de gelin şimdi size anlatayım buradaki bu bahsettiğim özel yapıyı. Şimdi şu şekilde, hatta onu öyle yapmayayım. Şöyle yapayım. Şimdi şu şekilde. Bu bahsettiğim zaten yine aynı şeyi yapacağız. Yani 3. örnekteki şeyin aynısını yapacağız. Yine 0'a 0 bir matrix oluşturacağız. Yine değerleri bir şekilde atacağız. Fakat burada kritik nokta şu. Ben buradaki üst üçgeni nasıl seçeceğim? Yine dediğim gibi hücrelerin değerleriyle alakalı. Buradakine ne diyoruz? 1'e 1 diyoruz değil mi? Şuradakine ne diyoruz? 1'e değil 2'ye 2 diyoruz değil mi? Buradakine ne diyoruz? 3'e 3. Şuradakine ne diyoruz? 4'e 4. Şuradakine ne diyoruz? 5'e 5. Fark ettiniz değil mi? Bunun aşağısına düşmüyor. Peki bunun etrafındaki hücreleri inceleyelim. Burası 1'e 2. Peki burası ne? 2'ye 1. Devam edelim. Burası 1'e 3. Peki şurası ne? 3'e 1. Mesela bunları biraz daha yazmaya devam edeyim. Burası 2'ye 3. Değil 3'e 2 pardon. Dediğim gibi karıştırıyorum onları. 3'e 2. Peki burası ne? 2'ye 3. Şimdi burada şöyle bir durum var. Fark ettiyseniz önce bu arada şu yapıyı da şuraya yazayım. Önce row sonra column yazılıyor bu indekslendirmede. Fark ettiyseniz row'u column'ından büyük olan değerler atanmamış. Yani oluşturulduğu gibi Zeros'la oluşturacağımız için oluşturulduğu gibi bırakılmış.
Dolayısıyla bizim artışı, şuradaki artışı sadece ve sadece row ve column'u ya eşit ya da row'u column'undan küçük olan değerlere atamamız gerekiyor. Gelin bir de bununla çalışalım. Dediğim gibi üsttekiyle 3. örnekte neredeyse aynı. Sadece ufak bir if statement koyacağız oraya. Ama düşünce yapınızı geliştirmesi açısından bu da önemli bir örnek diye düşünüyorum. Hadi bakalım geçelim. Şimdi bunun için bir fonksiyon üretmeye çalışmayacağım. Ben direkt bir şekilde ilerleyeceğim. Sadece şuradaki fonksiyonu bir komentlemem gerekiyor. Çünkü diğer türlü hata verecek. En aşağıda tanımlamadığım için. Şimdi ben yine m diyorum, tamam mı? M eşittir zeros. Burada kaça kaç bir matrix'ten bahsediyoruz. 5'e 5 bir matrix'ten bahsediyoruz. Dolayısıyla ben buraya, hatta sadece 5 dersem ne olur? Bakın sadece 5 dediğimde de oluyormuş. Çok daha hızlı yapabiliyoruz. Benim şimdi elimde 5'e 5 bir matrix var. Şimdi bunun artışına ihtiyacım var, değil mi? Yani 1'den 15'e kadar bir artışa ihtiyacım var. Şimdi bunu aslında kurgulamanın pek çok yolu var. Hani ben gelip buraya 1'den 15 de diyebilirim. Bana zaten bütün şeyleri veriyor olur, anladın mı? Ama bizim bundan biraz daha komplike bir yapıya ihtiyacımız var. Dolayısıyla önce nested loop yapısını yapmak istiyorum ki değerlerin içerisinde gezdiğimizi fark edebilelim. Ben yine geliyorum. For row eşittir 1'den 5'e. Aynı şekilde for c eşittir 1'den 5'e. Hepsinin end'i var şu şekilde. Ve burada en içeride sadece komutların girileceği yerde bekliyoruz. Şimdi biliyoruz ki burada, hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Hadi gelin şöyle biraz daha karıştıralım olayları. N'ye ben burada 5 diyeceğim. Şurada bir input almak yerine direkt burada tanımlayacağım. Buraya da bir N koydum. Buraya da N koydum. Buraya da N koydum. Zaten zeros'u N ile oluşturduğumuzda, N değişkeniyle oluşturduğumuzda bu onun yerine 5 koyacak. Bu da 5'e 5 bir matrix oluşturacak. Ardından biz row ve column'la yine N üzerinden gezeceğimizden dolayı yine zaten bütün hücreleri gezebiliyor olacağız. Biraz daha dinamik, biraz daha az değişkeni değiştirdiğimiz bir süreç olsun diye bunu böyle eklemek istedim. Şimdi bizim bir artışa ihtiyacımız var, değil mi? Ama biz bunu 1.15 şeklinde yaparsak aslında biraz zor. Dolayısıyla biz burada farklı bir durum yapacağız. For loop'un dışında ben bir counter eşittir 1 diyorum. Bu birden başlayacak ve her bir for loop döngüsünde, her bir iteration'da aslında 1 artacak. Onu birazdan kurgulayacağız. Nerelerde 1 artacağını vesaire. Fakat ben bir örnek olsun diye buraya counter eşittir counter artı 1 diyorum. Ve de gözlemleyebilmek için, yani burada bir şeyi değerini değiştirsin diye şunu yapacağım. Üstteki yaptığımın aynısı. Yine matrix'in row ve column'una gideceğim. Şöyle. Matrix'in row ve column'una gidip counter'ın değerini bu hücreye atayacağım. Bir bakalım bu şekilde nasıl bir durumdayız. Tabii şunları şöyle bir saklayalım. Sadece şunun değişimini görmek istiyorum. Bakalım. Bakın nasıl bir durumdayız. Her yere ekliyor, değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 14. Her şekilde ilerliyor, değil mi? Bizim yapmak istediğimiz neydi? Bizim yapmak istediğimiz şu alttaki üçgeni 0 bırakmak. Sadece üstteki üçgenini oynamak. Dolayısıyla burada bir if statement yapmamız lazım. Row değeri column değerinden ya küçük olacak ya da eşit olacak. Büyük olduğu durumda ben hiçbir şey yapmasını istemiyorum. Eğer bu hücrenin row değeri column değerinden büyükse hiçbir şey yapmasını istemiyorum. Dolayısıyla bunu şöyle kodlayabiliriz. Şunları alıp biraz içeri gönderdim. Tamamen daha güzel gözüksün diye. If diyorum, if benim şu anki R ve C değerlerim, yani row ve column değerlerim, bunları zaten biz bir hücre değeri için kullandığımız için, yani şöyle düşünün, biz matrix'ten bağımsız bir şekilde row ve column değeri döndürüyoruz buradaki R ve C for loop'larında ve daha sonrasında her bir R ve C değeri için bu R ve C değerlerini matrix'te hücrelerin değerleriymiş gibi kullanıyoruz. Dolayısıyla ben burada gideceğim, diyeceğim ki eğer R'nin C'den küçük olduğu veya eşit olduğu bir durum varsa bunu yap. Bunu da şu şekilde diyorum. R'nin küçük veya büyük olduğu durum varsa C'den bunu yap diyorum. Sonuna end'imi de koyuyorum. Bu durumda istediğimiz çıktıyı sağlıyor olması lazım. Burada bir soru işaretimiz var. Bakayım. Yok, bunu ben gözlemlemek istiyorum. Bakalım nasıl bir çıktı alacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 burada atlamış, 6, 7, 8, 9 atlamış, 10, 11, 12 atlamış, 13, 14 atlamış ve 15. Genel olarak zaten baktığımızda da bu çıktıya da ulaşmış oluyoruz diyebilirim. Gelin bir de bakalım biz bu videoda neleri
ele aldık. Biz bu videoda nested loop yapısı dediğimiz iç içe döngüleri ele aldık. Zaten for loop'ları biliyorduk. Bu for loop'ları daha da kompleks bir hale getirip nelerle oynayabiliriz, neleri değiştirebiliriz, neleri manipüle edebiliriz bunları görelim dedik. Geldik burada önce, hatta şöyle bir de çalıştırayım. Geldik burada önce 3'e 5 bir dikdörtgen şeklinde yıldız nasıl kodlarız buna baktık. Burada basic bir anlayış elde ettik nested loops'a karşı. Ardından buraya geldik. Bir de üçgen şeklinde nasıl yaparız? Daha değişken bir hale nasıl sokarız bu yıldızları dedik. Sonra burada multiplication table yaptık. Ardından en sonunda da gelip bir matrix'in sadece belli hücrelerinin değerlerini nested loop yapısıyla nasıl değiştirebiliriz şeklinde bir yorum yaptık. Kesinlikle yeterli değil şu ana kadar yaptıklarımız. Dolayısıyla ben GitHub üzerinden çalışma kağıdını sizlerle paylaşıyor olacağım. Orada yine birkaç tane bunlara benzer. Bazıları benzemez, bazıları benzer, fark etmez. Bazı sorular size soracağım o çalışma kağıdı üzerinden. Dolayısıyla oraya böyle yine bir bu çıktıyı elde edin gibi bir şey koyarım. Nasıl olacağını şu an tam bilmiyorum ama buna benzer örnekler yaratıp zaten o tarafa GitHub'a ekliyor olacağım. Dolayısıyla bugünkü video bu şekildeydi diyebilirim. Umarım sizlere farklı bir bakış açısı katabilmişimdir for loops adına. Genel for loops ve nested loops kullanımı adına. Bir sonraki videomuzda symbolic math diye bir kütüphane inceleyeceğiz. Bir bakıma bir kütüphane, bir bakıma MATLAB'in bir parçası dediğimiz bir nokta. Bu symbolic math dediğimiz kütüphane içerisinde matematik problemlerini aslında çözmemizi sağlayan bir kütüphane ve bence MATLAB'in bir noktada en verimli yeri diyebilirim. Birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden, istediğiniz dereceden denklemleri çözdürebiliyorsunuz. Bunların kökleri, bunların daha basit halleri, daha kompleks halleri falan filan bayağı aslında geniş çaplı inceleyeceğimiz bir video olacak. Şimdi symbolic math dediğimiz ne? Bu yani normal matematikten farkı ne? Bu toolbox ne? Ne oluyor falan filan. Şimdi aslında MATLAB'in böyle bir noktada kendi başına yapabildiği şeylerin çoğunu geçtik. Dolayısıyla burada bu dersimizde, bu videomuzda MATLAB'e eklenti olarak ekleyebileceğimiz ve fikrimce çok yararlı bulduğum bir eklentiyi konuşuyor olacağız. Bu da zaten burada da ismini gördüğünüz gibi Symbolic Math Toolbox oluyor olacak. Peki simbolik dediğimiz olay ne? Şimdi normalde matematik yani sayılarla dönüyor. Yani biz işte 3 çarpı 2, 6 odur budur şudur vesaire. Bunlar sayılarla dönüyor. Fakat biz matematikte sadece bunları kullanmıyoruz. Matematikte simbolleri de kullanıyoruz. Değişkenleri de kullanıyoruz. A, B, O, şu, X fark etmez. Hiç fark etmez. Bu değişkenleri de kullanıyoruz. Bu kütüphane, Symbolic Math kütüphanesi bunu kullanmamızı sağlıyor. Bize bu imkanı sunuyor. Biz artık bu değişkenlerle, bu simbollerle de matematiksel işlemleri yapabiliyor oluyoruz. Zaten birazdan uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Kafanıza daha kolay oturabilsin. Yani temel anlamda aslında ufak bir örnek vermem gerekirse bize A artı A eşittir 2A işlemini yaptırabilen bir kütüphane diyebilirim. Diğer türlü tamamen sayılarla yani 1 artı 1 eşittir 2'ye mecbur kalıyorduk. Dolayısıyla artık A artı A 2A şeklinde simbolik işlemler de yapabiliyor olacağız. Peki biz bu kütüphaneyi nereden kuruyoruz? Nasıl yapacağız? Normalde MATLAB'in içinde neden yok gibi sorular aklınıza geliyordur diye düşünüyorum. Şimdi bende kuruluydu bu kütüphane. Kaldırdım. Şimdi video ile beraber aslında şu an kayıttayken de sizlerle beraber baştan kuralım istiyorum. Öncelikle şuraya geliyoruz. Bu üstteki sekmeden, şuradaki üstteki sekmeden home kısmına geliyoruz. Ardından bunun yanındaki add-ons yani eklentiler kısmına geliyoruz. Buradan aşağıdaki oka tıkladıktan sonra Get Add-ons butonuna tıklayacağız. Görüyorsunuz burası aslında MATLAB'e eklenebilecek bir sürü kütüphaneyle dolu. Fakat biz burada arama kısmına gelip buraya Math yazacağız. Ve görüyoruz ki burada Symbolic Math Toolbox adı altında. Toolbox yani diğer yazım dillerinde kütüphane olarak geçer bu tarz eklentiler. Burada Toolbox olarak adlandırılmış ama eklenti başlığı altında değerlendiriliyor falan. Yani aslında o isim çok da önemli değil. Fakat bizim çalışacağımız kütüphane diyelim. Kütüphaneyle devam edelim. Ben ona çok alıştım. Çünkü bizim çalışacağımız kütüphane bu. Symbolic Math Toolbox diye geçiyor. Zaten by MathWorks yani direkt MATLAB'in kendi ekstra bir kütüphanesi şeklinde söyleyebiliriz. Buradan geliyoruz. Sağdaki install tuşuna tıklıyoruz. Tabii sizde Türkçe olabilir belki. Burada bize onaylatıyor. Next diyoruz. Bunu kuracağım diyor. Evet kabul ediyorum diyoruz. Buradaki ne olduğunu bilmediğimiz bazı dokümanları. Şimdi MATLAB'i kapatacağım diyor. Sonra kendini baştan başlatacak diyor. Bir bilgi kutucuğu. Install diyoruz. Sonra MATLAB'i bir kapattı. Arkada bir onay kutucuğu geldi. Onu onayladım. O kısmı belki kayda geçmemiş olabilir. Şu an yükleniyor.
Zaten çok büyük bir kütüphane değil. Dolayısıyla sizde de çok fazla zaman almayacaktır diye düşünüyorum. İndirmesi tamamlandı. Şimdi de kurulum işleminde. MATLAB tekrardan başlatıyor kendini. Ve şu an kütüphanemiz aslında kuruldu diyebiliriz. Buradan zaten Open Documentation ve Manage kısmı geldiyse her şey okey. Zaten solda da şöyle installed yazısını görebiliyoruz. Bu kısmı, bu pencereyi artık kapatabiliriz. Orayla bir işimiz kalmadı. Şimdi Symbolic Mat kütüphanesinin başlıca kuralı şu ki bir işlemler yapmadan önce bizim değişkenlerimizi yani simbollerimizi tanımlamamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu da şu keyword ile yapıyoruz. İstiyor tek bir tane yapacaksanız sim, birkaç tane yapacaksanız sims. Bu simboliğin kısaltmasından geliyor. Ben mesela buraya x ve y deyince ve bunu çalıştırınca bakın buradaki değişkenlere, buradaki workspace'teki değişkenlere farklı veri tipinde sim yani simbolik veri tipinde x ve y geldi. Bunların gördüğünüz gibi hücre yapısında bir değeri yok. Direkt value eşittir x diyor. Bu süre içerisinde ya kendi değeri olduğundan dolayı süre içerisinde herhangi bir şey değişmeyecek. Hücreler anlamında bir değeri olmayacak. Dolayısıyla value'su x diyor. Y'nin de value'su y zaten. Bu şekilde söyleyebilirim. Farklı veri tipidir bunlar. Bunlar zaten özel veri tipleridir. Normal bizim öğrendiğimiz veri tiplerinden farklı. Kütüphane olarak indirdiğimizden dolayı. X ve y'yi biz aslında bir denklem içerisinde kullanacaksak bu şekilde tanımlıyoruz. Sonra şu an birkaç tane böyle kullanım gösteriyorum. Tanımlar diyelim buraya. Sonra ben gelip a eşittir sim 2 dediğimde artık 2 sayısını bakın buradaki a değişkenine 2 sayısının simbolik değerini buraya eklemiş oldum. Bu neden önemli? Çünkü videonun sonuna doğru bahsedeceğimiz noktaların bazılarında işte türev alacağız. Parçalı türev alacağız vesaire vesaire. Dolayısıyla belki de örnek veriyorum 2'ye göre türev almanız gerektiği noktada burada 2'yi simbolik bir şekilde kaydetmeniz de gerekiyor olabilir. Dolayısıyla böyle bir imkanınız da var. O şekilde söyleyebilirim. Çok ufak bir örnek yapalım. Tam olarak ne işe yaradığını benimseyebilmek için. Örnek 1 diyeyim buraya. Ben buraya diyorum ki sims a ve b. A ve b'yi sembolik olarak kaydettim. Ardından f eşittir 2 çarpı a artı a eksi b. Ben bunu çalıştırdığımda yani aslında şu an yaptığımız şey şöyle hemen aşağı geçeyim. Yaptığımız şey şöyle 2a artı a eksi b. Bunun sonucunun biz zaten 3a eksi b olduğunu biliyoruz. Fakat MATLAB bunu yapabilecek mi? Bir de ona bakalım. Bakın MATLAB bize şurayı bir temizleyelim. MATLAB bize 3a eksi b şeklinde aslında şu a'ların birer değişken olduğunu, birer simbol olduğunu anladığından dolayı 2a ile a'yı toplayıp 3a bulduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir örneğimiz daha var. Burada da toplama, çıkarma ve bölme işlemlerini göreceğiz. Bu arada şu noktada da şunu söyleyeyim. Bu videoyu genel olarak böyle ufak ufak örneklerle, seri kullanımlarla ve yeni fonksiyonlar tanıtarak size aslında göstereceğim. Çünkü bu konularda aslında böyle çok aman kompleks bir problemimiz, çözmeye çalıştığımız bir problem, belli bir şekilde yaklaşmaya çalıştığımız bir perspektif yok. Dolayısıyla bir probleminiz olduğunda yani bir şeyi çözemediğinizde veya fark etmez bir şeyin değerini bulmak istediğinizde MATLAB'e gelip gerekli fonksiyonu kullandığınızda zaten MATLAB size veriyor olacak. Aslında bir bakıma hesap makinesi ama gelişmiş bir hesap makinesi gibisinden. Dolayısıyla aslında bir noktada örneklerle öğrendiğimiz ve fonksiyonları tanıdığımız bir video olacak bu genel olarak. Öyle çok ekstradan bir problem, bir şey çözeceğimiz bir video olmayacak. Şimdi devam edelim. Bizim şu şekilde iki tane fonksiyonumuz olsun. Biri f, diğeri g. Bunu öncelikle MATLAB'e bir tanıtalım. Şurayı bir temizleyelim. Tanıtalım. F eşittir. Tabi her şeyden önce a ve b'yi hatta x'i de şu şekilde tanımlıyoruz. X, A ve B. Çünkü hepsi birbirinden farklı semboller. Ben gelip buraya f eşittir a çarpı x'in karesi artı b çarpı x dediğimde bunu da şöyle yaptığımda altına geliyorum g ne dedik? A bölü 1 artı x. A bölü parantez içinde 1 artı x kare. Değil mi? Evet. Bunu da sonuna noktalı virgülümü koyuyorum. Ardından şunları gözlemlemek istiyorum. H eşittir f artı g. I eşittir f çarpı g. Ve j eşittir f bölü g. Bunları gözlemlemek istiyorum. Bakalım bunu nasıl yapabiliriz? Zaten öyle çok kompleks bir yapısı yok. Direkt f artı g dedim de. Bakalım bana ne döndürüyor. Bakın burada bx
şuradaki bx a bölü x kare artı 1 a bölü x kare artı 1 a çarpı x artı a çarpı x üzeri 2 şeklinde aslında bize buradaki toplama işlemini de yaptığını söyleyebiliriz. Tabii ki de bunun biraz daha fonksiyonları olacak. Biraz daha düzgün formatlarda yapabilmemiz için. Fakat şu an sadece işlemleri görsek yeterli. I için de f çarpı g diyorum. Bakalım. Burada yine bir çarpma işlemi yapıyor. Ardından j için de bölme işlemini istiyorum. Bakın burada yine bölme işlemimiz mevcut. Buradaki formatları daha iyi, daha böyle anlaşılır bir formata sokabilmek için birazdan fonksiyonlarımız olacak. O tarafa da gelince zaten onlardan bahsediyor olacağız. Şimdi bu fonksiyonlarımızı inceleyelim. Burada ben simbolik olarak x, a, b, c, d bir sürü aslında simbolik getirdim buraya. Sembol getirdim buraya. Çünkü örneklerimde farklı değişkenler kullanacağım. İlk örneğimiz, ilk fonksiyonumuz expand. Bu expand Türkçesi genişletmek, açmak anlamına gelebilir. Bu şekilde adlandırabiliriz belki de. Ben geliyorum a artı b'nin parantez kübü diyorum. Şimdi bunun açılımını ben ezbere bilmiyorum. Ama bakalım MATLAB bize bunu yapacak mı? Tabii ben sim dedim sadece. Sims dememiz gerekiyordu. Dolayısıyla şimdi olacaktır. Ben el alışkanlığı sim demişim. Evet. Şimdi bir daha gözlemleyelim. Bakın a'nın kübü 3a kare çarpı b 3a çarpı b kare ve b küp. Yani aslında a artı b'nin küp açılımını bize burada expand kullanarak sağlıyor diyebilirim. Bir sonraki fonksiyonumuz bunun aslında tam tersi. Dolayısıyla ben geliyorum buraya factor diyorum. Factorize değil. Factor diyorum. Ve bu sefer bunu kopyalayacağım buradan. Ve bunu buraya gireceğim. Çalıştırdığımda bakın bize cevap olarak a artı b, a artı b, a artı b. Yani sizin bu faktörün içerisine verdiğiniz input'u olabildiğince küçültüp ve bunun faktörlerinin, çarpanlarının ne olduğunu size döndürüyor diyebilirim. Bir diğer fonksiyonumuz da numden diye yazılıyor. Bunun anlamı şu kısmı numerator'dan geliyor, şu kısmı denominator'dan geliyor. Numerator pay demek, denominator da payda demek. Bunu nasıl kullanıyoruz? Ben şimdi geleceğim buraya. A bölü B artı C bölü D diyeceğim. Yani aslında yaptığımız şey şöyle. C bölü D. Bu fonksiyon bize bu şeyleri, buradaki yaptığımız toplama işlemini aslında aynı paydaya sokuyor. Yani bu tarafı D ile genişletiyor. Bu tarafı da B ile genişletiyor. Zaten sonucunda da A çarpı D artı B çarpı C bölü B çarpı D bekliyor olacağım. Bakalım bize nasıl bir çıktı verecek. Bakın şu öncekiler gözükmesin diye şöyle küçülttüm. Bakın A çarpı D artı B artı C. Fakat bunu neden böyle verdi? Şimdi burada şöyle bir durum var. Bizim burada paydamız eksik. Burada şöyle bir durum var. Bu fonksiyon eğer karşısında herhangi bir şey, herhangi bir değişkenle buradan çıkan outputları yakalamazsak sadece payı veriyor bize. Fakat ben gelip buraya köşeli parantez deyip önce nu deyip sonra d deyip yani numerator ve denominator adında nu ve d deyip tabii ki de şuraya diyebilirsem artık şu şekilde deyip eşittir koyup burada da virgülle ayırın dedi. Eşittir koyup ondan sonra ben şuraya da biraz açayım ki tam iyi görelim. Ondan sonra bunu çalıştırdığımda bakın numerator'a a çarpı d artı bc yani şurası pay kısmını nu'ya atadı ve payda kısmını da b çarpı d'ye atadı. Yani siz eğer burada bu fonksiyonu kullandığınızda karşısında bir değişken tutmadan, değişkenle buradan çıkacak olan outputları yakalamadan eğer bu fonksiyonu çalıştırırsanız sadece payı dışarıya verir. Ama buraya bir pay, bir de istiyorsanız bunun isimlerini x ve y de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben daha açıklayıcı olsun diye nu ve d şeklinde yaptım. Eğer buraya değişkenlerini koyarsanız hem payı hem de paydayı ayrı bir şekilde aslında elde ediyor olursunuz. Bir diğer fonksiyonumuz simplify. Aslında isminden de belli olduğu gibi bir şeyleri sadeleştirmemizi sağlıyor. Ben buraya şunu gireceğim. X'in karesi artı 2x artı 1 ve de bunun bir bölümünü istiyorum. Şöyle başına bir bölü x artı 1 dediğimde şöyle. Bakalım bize sonuç olarak ne verecek? Gördüğümüz gibi x artı 1 veriyor. Çünkü x kare artı 2x artı 1'in biri x artı 1'e böldüğümüzde zaten bize en sade hali olan x artı 1'i çünkü bu x artı 1'in karesi en sade hali olan x artı 1'i veriyor oluyor.
Genel olarak kullandığımız fonksiyonların böyle olduğunu söyleyebilirim. Süreç içerisinde de videonun geri kalanında zaten bazı fonksiyonlardan bahsediyor olacağım. Şimdi bir fonksiyonumuz daha var. Bence bu diğer fonksiyonlardan ayrı kullanılması gerekiyor. Ayrı bahsedilmesi gerekiyor. Subs diye bir fonksiyonumuz var. Bunun açılımı substitute'tür. Tam Türkçesine bakmam lazım. Tam Türkçesi aslında yerine koymak anlamına geliyor. Biz aslında bir denklem yazdığımızda burada değişkenlerimizin, sembollerimizin yerine bir değer koyup onun hesaplamasını yaptırtabiliyoruz. Bunu da şu şekilde yaptırtıyoruz. Şunu yine clear CLC dedim. Şimdi geliyorum. Ben buraya diyorum ki sims x. X ile yapacağım işlemimi. Bir fonksiyon tanımlıyorum. Kenarda bir fonksiyonum mevcut. Eksi 3x artı 1. Tamam mıdır? Ve ardından ben gelip subs fonksiyonunu kullandığımda f yanına da 1 bölü 3 diyorum. Ve burada ne oluyor biliyor musunuz? X yerine 1 bölü 3 değerini koyuyor ve bize aslında buradaki sonucu hesaplıyor diyebilirim. Bakın 2 bölü 9 geldi. Bakalım doğru mu olmuş? Bir de burada deneyelim. Ne dedik burada? 2x kare, buna da f diyelim. Fx diyelim şöyle. F 1 bölü 3 için hesapladığımda 2 çarpı 1 bölü 9 eksi 3 çarpı 1 bölü 3 artı 1. Bunlar birbirini götürecek. Buradan 2 bölü 9 gelecek. Buradan eksi 1 artı 1 dediğimizde zaten bunlar da birbirini götürüyor olacak. Ve sonucun aslında 2 bölü 9 olduğunu görüyoruz. 2 bölü 9'un da 0,2222 şeklinde devam ettiğini bu şekilde gösterebiliriz. Burada ben normalde 0,2 şeklinde vermesini bekliyordum. Fakat 2 bölü 9 olarak aldık. Zaten aynı anlama geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. 2 bölü 9 olduğunda bu şekilde aslında buradan onayladık diyebilirim. Bir de bu fonksiyonu sadece x yerine 1 bölü 3 koy. X yerine 5 koy. Sadece bu değerleri koymak yerine aslında farklı değişkenlere de yapabiliyoruz. Şunu şu şekilde anlatayım. Ben buraya geliyorum. Sims x, y diyorum. Bir fonksiyonum var. X'in karesi çarpı y artı 5 çarpı x çarpı square root of y. Bunu da sonuna nokta virgül koyuyorum. Yani benim burada yazdığım fonksiyon aslında şu. X'in karesi square root y. Bu fonksiyonu yazdım. Şimdi buna şöyle bir şey yapacağız. Diyeceğim ki substitute, yine bir şey değiştireceğim diyorum. Bu fonksiyonda f fonksiyonunu da değiştireceğim diyorum. Şu anki değeri, bakın burada old yazıyor. Şu anki değeri x olan şeyi ben 3 ile değiştirmek istiyorum. Yani y dursun, ben sadece x'in değerini değiştireceğim diyorum. Run section dediğimde bakın x değerini 3'ü koyuyor. 9y geliyor buradan. Devamında da x değerini 3'ü koyuyor. 15y oluyor ve square root y yapıyor. Buradaki square root y dediğimizde zaten y üzeri 1 bölü 2 olduğundan dolayı bize bu şekilde ifade etmiş burada square root'u. Ve de şunu da yapabiliriz. Ben buraya yine f diyeceğim. Y yerine x'i koymak istiyorum. Yani buradaki y'leri x yapmak istiyorum dediğimde bakalım ne gelecek elimize. Şunu aşağı kaydırdım. Bakın x küp geliyor. Burada y yerine x koyduğumda x kare çarpı x olduğundan dolayı artık x küpe dönüşüyor o taraf. Ve burada 5 çarpı x square root x olduğundan dolayı, yani aslında burada x üzeri 1 bölü 2 olduğundan dolayı bunların çarpımında x üzeri 3 bölü 2 geliyor. Bunun da sebebi şu şekilde gösterebilirim. Ben direkt buraya x dediğimde x üzeri 1 bölü 2 olacak. Burada da x üzeri 1'imiz var. Bunlar zaten çarpım durumunda olduğundan dolayı bunların toplamında x üzeri, daha doğrusu çarpımında üstlerinin toplamı olduğundan dolayı x üzeri 3 bölü 2 geliyor olacak. Bu sayede aslında değişkenler arasında, semboller arasında da birbirlerinde değişim, birbirlerinde dönüşüm yapabiliyoruz. Şimdi çok güzel bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonun ismi solve ve size direkt denklem çözüyor diyebilirim. Bakalım nasıl bir kullanımı var. Ben buraya geliyorum. Sims x diyorum. Yine. Şuraya bir clearlayalım. Sims x diyorum. Ve ardından şöyle bir şey yapacağım. Solve bir fonksiyon giriyorum. 2x'in karesi artı x. Şimdi burada şöyle bir şey olacak. Eşittir 6. Şimdi denklemim bu. Bunu 6'ya eşitle diyorum. Ve sonucunda bana x'in değerini ver diyor. Bakın hem eksi 2 için hem de 3 bölü 2 için aslında bu fonksiyonun, şu fonksiyonun 6'ya eşit olduğunu bize söylüyor. Bakalım, kontrol edelim, doğru mu? Şimdi biz burada hem eksi 2 hem de 3 bölü 2'yi deneyeceğiz. Şimdi eksi 2 koyduğumda 2 çarpı 4'ten zaten buradan 6 geliyor. Artı x de eksi 2 yapıyor olacak ve sonucun 6 olduğunu görüyoruz. Burada 2 çarpı 9 bölü 4 artı 3 bölü 2 dediğimde
Bunlar birbirlerini götürecek. 9 artı 3 olduğunda zaten şurası 12 bölü 2 olacak. Ve bunun da zaten yine 6'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki bize doğru kökleri vermiş. Daha doğrusu köklerin doğru buradaki çözümleri vermiş. Bu solve fonksiyonunun bir kullanımı. Siz eğer burada birazdan şimdi bir örnek göstereceğim. Virgül koyup burada var demiş. Farklı bir variable anlamına geliyor bu. Eğer burada virgül koyup başka bir şey belirtmediğiniz sürece bu denklemi x üzerine çözer. Şimdi bu solve fonksiyonunun bir kullanımıydı. Siz burada ekstradan bir virgül koyup, bakın burada variable diyor. Ekstradan bir virgül koyup farklı bir şey belirtmediğiniz sürece zaten bu fonksiyon x üzerine çözecektir bu denklemi. Fakat şöyle bir şey yapalım. Yeni bir şey giriyorum. Sadece ufak bir ekleme yapacağım. Ben buraya diyorum ki a çarpı x, x'in karesi artı b çarpı x. Bana bunu 0 için çöz. Ama b için çöz. Yani ben buradan b'nin değerini bulmak istiyorum. X'in veya a'nın değil. Tabii ki de burada bununla beraber a ve b'nin de simbolünü getirelim buraya. Ve bunu çözdürdüğümde bakın b eğer eksi a çarpı x olursa bu çözüm 0'a eşit oluyormuş. Bakalım doğru mu? Deneyelim. A çarpı x'in karesi. A çarpı x'in karesi. Artı b çarpı x. Bunun 0'a eşitliğini istiyoruz. Biz x yerine b yerine a eksi x yaparsam bakın şunun yerine eksi a çarpı x yaparsam zaten buranın tüm çarpımı eksi a çarpı x kare olacak. Ve yanında da a çarpı x kare olduğundan dolayı bunun sonucu 0'a eşit olacak diyebilirim. Solve fonksiyonunun da kullanımları bu şekildeydi. Genel olarak şu an aslında iyi bir noktadayız Symbolic Math kütüphanesine karşı. Şimdi gelin birkaç tane de örnek yapalım. Örneğimiz bu. Sin 2x bölü 1 artı cos 2x. Önce bunu sadeleştireceğiz. Sonra da bunu x eşittir 1 için değerini bulacağız. Gelin bakalım bunu nasıl yapıyoruz. Şimdi öncelikle ben buraya f diyorum. Sin 2x. Tabi her şeyden önce simsleri unutmayalım. Burada sadece x gibi gözüküyor. Eğer bir sıkıntı olursa zaten MATLAB bizi uyarır. Sin 2x bölü 1 artı cos 2x diyorum. Şunu da parantez içine alıyorum. Bir sıkıntımız çıkmasın. Tabi şuradaki çarpıları da unutmamalıyız. Ben sürekli unutuyorum onları. Tamam mıdır? Bu bizim fonksiyonumuz. Ben bunu öncelikle bir simplify etmek istiyorum. Simplify f. Çalıştırdığımda sin 2x bölü cos 2x artı 1. Aynısı geldi. Dolayısıyla biz direkt aslında x eşittir 1 için bunu hesaplatalım. Ben burada x eşittir 1 değeri için bunu hesaplamanı istiyorum. Zaten x'e 1 girdiğimde bunların değerlerini bana veriyor. Ve sin 2 bölü cos 2 artı 1. Örneğimiz şu şekilde. 5 üzeri x eksi 1. Ben bunun 10'a eşit olduğu durumdaki x değerini merak ediyorum. Gelin bakalım bunu nasıl yapacağız. Şimdi geliyorum ki gerçi her şeyden önce bir sims diyorum. X diyorum. Sonra fonksiyonumu tanımlıyorum. 5 üzeri x eksi 1. Tamam mıdır? Fonksiyonumu tanımladım. Ardından şunu yapıyorum. Sol diyorum. F diyorum. Eşit eşittir 10 diyorum. Ve bakalım bana x'in değerini kaç verecek. Bakın burada x'in değerini log 5 artı log 10 bölü log 5 şeklinde bulduk. Zaten üstsel bir işlem olduğundan dolayı bizim x'imizin logaritmalı şekilde gelmesi çok mantıklı. Genel olarak burada zaten hani direkt bir şey, zaten videonun başında söylediğim gibi bir ihtiyacınız olduğunda direkt bir fonksiyon var. Bunu kullanıyorsunuz ve cevabınızı alıyorsunuz ve hayatınıza devam ediyorsunuz şeklinde ilerlediğini söyleyebilirim. Şimdi bir fonksiyonumuz daha var ki bu bize türev almayı sağlıyor. Direkt diff şeklinde yazılıyor. Şöyle, hatta onu da buraya da ekleyelim. Diff şeklinde yazılıyor. Bir tane daha f'si var. Hemen uygulamalarına geçelim. Ben buraya diyorum ki a diyorum, x diyorum, a diyorum, b diyorum, c diyorum. Kenardaki örneğime göre. Şimdi bir fonksiyon tanımlıyorum. A çarpı x'in kübü artı b çarpı x'in karesi artı cx. Tamam mıdır? Bu bizim buraya fonksiyonumuzu tanımladım. Denklemimi girdim. Ben buraya diff f dediğimde bakın 3'ü başa atıyor. X'in katsayısını 2'ye çıkarıyor. 2'yi başa atıyor ve bx. Ve ardından c'yi de burada görebiliyorsunuz. Süper. Bence mükemmel. Ardından bir kullanımı daha var. Ben buraya 3 dediğimde bana
3. dereceden türevini veriyor oluyor. Yani bakın 6a. Önce 3ax kare yapıyor. Şöyle söyleyeyim. Hatta şu araya şunu da koyalım. Şöyle gösterelim. Tabii ki de bunların hepsini x'e göre yapıyor. 3ax kare yapıyor. Ardından 2bx artı c diye gidiyor. Ve sonra bir daha x'e göre türev oluyor. Ve daha sonrasında burada şurada 2b kalıyor. Şurada da 6a kalıyor. Tabii ki de bunu kaybediyoruz türevde. Ve ardından bu ikinci türev için. Üçüncü türevde de bunu zaten direkt kaybediyoruz. Çünkü daha x kalmadı. Sadece 6a'yı burada görüyoruz diyebilirim. Aynı şekilde bu fonksiyonu, bu diff fonksiyonunu partial derivative için de kullanabiliyorsunuz. Parçalı fonksiyon için, parçalı türev için de kullanabiliyorsunuz. Yani ben burada eğer b'ye göre türev al dersem bana direkt b'nin buradaki katsayısını veriyor olacak. Ufak bir örneğim var. Zaten normal türev kısmını az önce gösterdim. Şuradaki gösterdiğim gibi. Şimdi biraz parçalı türeve bakalım. Ben buraya diyorum ki tabii sims diyorum. A diyorum. X diyorum. F diyorum. Şöyle bir fonksiyonum var. Direkt A bölü X. Hiç fark etmez. Ne kadar kompleks olduğu, ne kadar basit olduğu. Ben burada diyeceğim ki diff F A'ya göre diff F X'e göre. Bunları çalıştırdığımda bakın A'nın katsayısı 1 bölü x olduğundan dolayı türevi de 1 bölü x geliyor. Burada da x'in türevini burada eksi a bölü x kare şeklinde söyleyebilirim. Türevin bulunduğu her yerde olduğu gibi integral de mevcut burada. Onun da örneklerini görelim hemen. Ben burada diyeceğim ki a, b, c, x. Yine bir fonksiyonum giriyorum. Deneme amaçlı. Artı b çarpı x kare artı cx. Aynı fonksiyon yukarıda kullandığımızla gözlemleyebilelim diye. Ben buraya int dediğimde bana gelecek olan şey bu. Tabi bu biraz farklı bir formatta. Dolayısıyla ben bunu expand dediğimde, int f dediğimde, bunu açsın dediğimde bakın a çarpı x üzeri 4 bölü 4, sonra b çarpı x üzeri 3 bölü 3 ve c çarpı x üzeri kare bölü 2 şeklinde söyleyebilirim. Burada zaten eğer istediğiniz çıktıda, istediğiniz formatta göremiyorsanız burada gelip zaten expand diyerek en yaygın, en açılmış halini gözlemleyebiliyorsunuz diyebilirim. İntegralin de bir örneğini yapalım. Hatta bunun sınırsız integral değil de sınırlı integral olarak yapalım. Şu şekilde ben buraya yine geliyorum. X diyorum. Bir fonksiyonumu tanımlıyorum. 3x kare eksi 1 diyorum. Ardından ben bunun integralini hesaplamak istediğimde hatta 2 ile 4 arasında hesaplayalım bunun integralini. Ben buraya geliyorum. Diyorum ki int diyorum f ve yanına 2 ve 4. Çalıştırdığımda bakın 54 geliyor. Bunun 54 olduğunu şu şekilde de gösterebiliriz. Int f diyorum. Bakın bizim aslında integrali normal bu. X üzeri küp x üzeri 3 eksi x. Sonra bunun 4 değerini buraya koyuyor. Sonra eksi 2'nin değerini koyduğumda zaten 60 eksi 6'dan aynı 54 şeklinde söyleyebilirim. Genel olarak bu videoda Symbolic Math kütüphanesinden bu kadar bahsedeceğim. Çünkü aslında ucu bucağı olmayan bir kütüphane. Biraz siz keşfedin. Birazını da ben anlatmış olayım. Çünkü zaten kütüphaneyi tamamıyla bitiremeyiz. Ama en sık kullanımlar, türev ve integrale kadar olan en sık kullanımlar aslında bu şekilde diyebilirim. Bakalım ne yapmışız? Başta tanımlarımızı yapmışız. Sonra ufak örneklerimizi yapmışız. Ardından bir tane daha örnek yapmışız. Expand dedik. Bizim içine koyduğumuz denklemi açıyor. Factor dedik. Bize çarpanlarını veriyor. Numerator ve denominator bize çıktılarını veren numden fonksiyonunu gördük. Ardından simplify fonksiyonunu gördük. Sonra sembollere değer verebileceğimiz subs fonksiyonunu gördük. Bunun değişkenlerle olan halini gördük. Ardından solve fonksiyonunu gördük. Bir denklemin eşitliğini verdikten sonra buna göre çözdürebilmeyi öğrendik. Ardından bununla alakalı bir örnek yaptık. Sonra türev ve integral derken zaten videonun sonuna geldik diyebilirim. Eğer bu kütüphane hoşunuza gittiyse bu kütüphanenin devamını zaten yine dokümantasyonundan okuyabilirsiniz. O tarafı da şu şekilde gösterebilirim. Eğer olur da bulamazsanız diye. Burada Manage Add-ons dediğinizde zaten size yüklenmiş olan kütüphaneleri gösterecek. Buradan Open Documentation dediğinizde size aslında bu Symbolic Math Toolbox'ın kütüphanesini açıyor olacak. Burada çeşitli başlıklar altında pek çok grafiklerle de alakalı şeyleri mevcut. Pek çok şeyi aslında sizler de inceleyebilirsiniz diyebilirim.
Genel olarak bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuz gelişmiş grafikler üzerine olacak ve fikrimce MATLAB'in en güzel, en kral konusu diyebilirim. Ben kendim öğrenirken çok zevk almıştım. Umarım sizler de öğrenirken zevk alırsınız. Şimdi bu video normal grafik oluşturma ve grafik yorumlama videosunun bir gelişmiş versiyonu gibi olacak. En son video olarak bunu koymak istedim. Çünkü olmasa da olur ama olunca daha tatlı olur tadında bir video bu. Bu video içerisinde inceleyeceğimiz 3 boyutlu grafikleri, genel olarak 3 boyutlu grafiklere bakacağız. 3 boyutlu grafikleri kullanmasanız da MATLAB'ten aslında çok böyle yoksun kalmazsınız. Ama bence 3 boyutlu tarafında kullanınca çok daha fazla şeylere erişim sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla kıymetli diye düşünüyorum. Zaten genel anlamda bu videoda size göstereceğim. Sizin öyle çok da kendinizin anlaması gerektiği bir süreç yok. Hani mesela burada for yapılır veya if else yapılır veya fark etmez diğer fonksiyon yapılarını anlamaya çalıştığınız gibi anlamaya çalışmayacaksınız bu videoda. Size bunların nasıl kullanıldığını göstereceğim aslında MATLAB içerisinde. Biraz 3 boyutlu düşünme yetisi gerektirecek. Hatta ben iPad'le bazı çizimler bile yapacağım. X, Y, Z koordinatlarını iyi anlatabilmek için vesaire. Böyle bir plan var kafamda. Gelin bakalım başlayalım. Şimdi öncelikle hiçbir şeye başlamadan önce biz grafikler dediğimizde zaten plot yapıyoruz. Verileri görselleştiriyoruz. Bunun 3 boyutlu versiyonu plot 3 diye bir fonksiyondan geliyor. Onu da hemen göstereyim. Tabi bunun için bazı değer atamalarını yapmamız gerekiyor. Benim hemen kenarda böyle değerlerim var. Bunlar x değerleri ve her bir x değerinde y değerleri olacak. İşte ilk noktamız 1'e 0, ikinci noktamız 2'ye eksi 2 gibi bunlar olacak. Bunun yanında z değerlerim de var. Bunları çok böyle hesaplayarak yaptığımı söyleyemem. Dolayısıyla rastgele noktalar geleceğini söyleyebilirim. Şimdi x, y, z koordinatında aslında bütün verilerimiz var. Normal plot fonksiyonunda x, y verilerini aldığımızda plotun içine koyuyorduk. Şimdi plot 3 fonksiyonunun içine koyacağız. Gelin bakalım bir deneyelim. Plot 3 diyorum, parantez diyorum. Bakın x, y, z inputlarını bizden bekliyor. Ben buraya x, y, z diyorum. Ve ardından böyle bir çalıştıralım. Bakalım ufak bir modifikasyon yapmamız gerekecek mi? Bakın şu şekilde, yani biraz derme çatma dediğimiz noktada aslında noktaları gösterdi. Fakat şunu yapalım. Gelin, bu aslında plot dediğimizde bunun arasında çizgileri çekti. Fakat biraz daha iyi gözlemleyebilmek için şunu da yapalım. X, Y, Z dedikten sonra ben bunları yıldız noktalarıyla görmek istiyorum diyelim. Bakın artık noktaları görebiliyoruz. Ama hala 3 boyutlu perspektifi tam olarak kazanamıyoruz. Neden? Çünkü bir derinliği göremiyoruz. Burada bir küp var gibi görüyoruz aslında ama derinliğini göremiyoruz. Bunun için de aslında grid 10 yaptığımızda bakın artık çok daha güzel, çok daha verimli bir veri görselleştirmesini sağlamış oluyoruz. Burada hatta şu şekilde, bir de hatta şunu da koyalım. Şimdi şu şekilde çalıştırdığımızda bakın hangi aksisin ne olduğunu göremiyoruz. O zaman biz burada label da kullanabiliriz. Ben buraya geliyorum, x label diyorum. X diyorum. Y label diyorum. Y diyorum. Z label diyorum. Z diyorum. Bu şekilde X label'ın ismini X yap diyorum. Y'ninkini Y, Z'ninkini Z şeklinde, çok da aslında detaylı bir kısım değil. Bakalım. Burada görüyoruz. Bakın burası X, burası Y, burası da Z kısmı oldu diyebilirim. Ve baktığımızda bakın şöyle bir bakış, hatta şöyle başlayalım. Şöyle bir perspektiften baktığımızda aslında 2 boyutlu olduğunu görebiliyoruz bir noktada. Yani biz aslında verileri şu şekilde de karşılaştırabiliriz. Ben bunu burada bir sabitleyeyim. Bu MATLAB'in özelliği değil, benim kullandığım bazı uygulamaların özelliği. Dolayısıyla sizde mevcut değildir büyük ihtimalle. Şu şekilde bakın, demiştim ya x 1'e 0 noktasında olacak diye. Bakın x'i 1, y'si 0 ve üstüne geldiğinde z'si de 2 diyor. Yani aslında z'de de bakın şu noktanın 1, 0 ve z'de de 2 noktasında olduğunu şuradan görebiliyoruz. Aynı şekilde bir diğer noktaya daha bakalım. Ne olsun? O da şu nokta olsun. Üçüncü noktamız olsun. X'i 3, Y'si 4. Yani şu ortadaki değeri almış oluyoruz. X'i 3, Y'si 4. Z'sine bakıyorum. Z'si de 6. Çünkü ikişer ikişer altında 2, 4, 6, 8'den 6'ya denk geliyor olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak 3 boyutlu plotlar bu şekilde, yani veri görselleştireceğiniz zaman aslında bir noktada en basiti bu şekilde diye söyleyebilirim. Şimdi bununla alakalı bir de örnek çözelim. Burada görüyorsunuz ki alfa değerlerim var, x, y, z değerlerim var ve sağ tarafta da bazı parametrelerim var. Şimdi bu problemi şu şekilde açıklayayım. Aslında problem değil, ben size direkt bir örnek çözümü yapacağım. Bir açımız olsun, çünkü burada trigonometrik fonksiyonlar kullanacağız. Bir açımız olsun, sıfırdan pi'ye pi bölü 8'lik bir artışla gitsin. X değerimiz bu alfa değerlerinin kosinüs
2 alfasıyla oluşsun. Y değerlerimiz sinüs 4 alfa ile, Z değerlerimiz kosinüs 6 alfa ile oluşsun. Ve bizim oluşturacağımız grafiğin rengi yeşil, çizgisinin rengi yeşil. Çizginin tipi çizgi ve nokta şeklinde olsun. Bunu da göstereceğim. Ve aynı şekilde çizgi kalınlığının da 3 piksel olmasını istiyorum diyebilirim. Gelin bakalım bunu nasıl yapacağız. Şimdi öncelikle alfaya ben buna A diyeceğim. Alfaya biz sıfırdan pi'ye kadar pi bölü 8 bir artışla dedik değil mi? Sıfırdan pi'ye şöyle pi diyelim. Pi'ye pi bölü 8'lik bir artış. Bakalım ben bunu doğru mu yapıyorum? Tabii bir önceki kısım geldi. Ben run section demediğim için şöyle bir temizleyeyim hemen. Şöyle bir run section dediğimde bu değerlerin doğru olduğunu bir teyit edeyim hemen. Hemen bir teyit edeyim bir yandan hesap makinesinden. Evet, pi bölü 8 dediğimde 0,3927 çarpı 2 dediğimde 0,7854. Evet, bu şekilde gittiğini doğrulayabiliriz. Demek ki şu an adımımız doğru ilerliyor. Sonra ne dedik? Sonra x, y ve z'lerini tanımlamamız gerekiyor. Çünkü bir açı var. Elimizdeki grafiği de bu x, y, z'lere göre oluşturacağız. Bunu da şu şekilde yapıyorum. X diyorum. Buraya kosinüs 2 pi demiştik. Daha doğrusu 2a demiştik pardon. Açıya göre demiştik. Şu şekilde dediğimde y'yi de sinüs 4 alfa demiştik. Z'yi de kosinüs 6 alfa demiştik. Bunları da çalıştıralım. Bunların da değerlerini görelim. Ben mesela ilk x zaten 0'da 1 olduğunu biliyoruz kosinüsten dolayı. Mesela buradan hemen hesap makinesinden şunu da kontrol edeyim. Doğru mu diye bir o şekilde ilerleyelim. Kosinüs 2 pi bölü 8'i yani kosinüs pi bölü 4'ü deneyeceğim. Evet, 0,7071 ile bunun da doğru değer olduğunu doğruladım. Diğerlerinin de doğru olduğunu varsayarak ilerliyorum. Bunları da noktalı virgül yaparak sonuçlarını görmek istemediğimi söyledim. Ardından her şeyimiz hazır. Bütün parametrelerimiz hazır. Hatta şunu da ayıralım şöyle. Bütün parametrelerimiz hazır. Bizim plot 3 yapmamız gerekiyor. Plot 3 deyip x, y, z dediğim noktada bakalım bizim çıktığımız nasıl bir şey olacak. Bakın böyle biraz değişik, biraz tuhaf, böyle güzel bir aslında grafik elde ettik diyebilirim. Şimdi bunu biraz daha farklı bir modifikasyonlarına sokacağız. Şimdi burada dediğimiz gibi yeşil, çizgi nokta ve 3 piksel kalınlıkta olsun dedik. Bunu nasıl yapacağız? Bunun da parametrelerini yapacağız. Şimdi öncelikle yeşil dedik. Ben buraya green diyorum. Ardından şundan emin değilim. Deneyelim. Ben buraya mesela bunu nasıl yaparız? Şu an ben mesela şunu unuttum. Şu dash dot line denilen şeyi unuttum. Ben buraya ne yapacağım biliyor musunuz? Plot 3 dedim. Dokümantasyonuna gidiyorum. Dokümantasyonu geldi. Buradan bu fonksiyonun içine girdim. Burada bazı parametreler vesaire var. Biz şu an şuna odaklanacağız. Burada input arguments'a gidiyorum. Türkçesinin tam olarak nasıl olduğunu bilemedim ama girdi argümanları gibisinden bir çeviriye sahip olabilir. Bakın burada input arguments dediğimizde burada bir sürü şeyden bahsediyor. Örneğin line spec dediğimizde bakın bizim aslında bir noktada istediğimiz şey bu. Dash dot line dediğim az önce çizgi nokta çizgi dediğimiz kısım burada. Neymiş? Çizgi ve gerçekten nokta koyuyormuşuz. Bunu aşağı aldım. Birazdan tekrar bakacağız. Bakalım bunu ben buraya böyle koyduğumda bu çalışacak mı? Green de G de zaten green demek. Bakıyorum. Bakın. Şöyle biraz zoom atalım. Şöyle. Şu şekilde. Ama zaten pikselleri grafiği daha da büyütemiyoruz. Tam olarak o noktada zaten 3 piksel kalınlığına isteyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Burada da bakın line width diye bir default'u 0.5 olan bir kalınlık parametremiz var. Bunu da virgül koyup line width yazıp tekrar virgül koyup buraya da 3 giriyorum. Çünkü 3 piksel kalınlığında istedim. Run section dediğimde bakın artık daha kalın, daha görülebilir ve daha takip edilebilir bir grafiğim var diyebilirim. Grafiğin bir anlamı yok ama yine de böyle farklı açılardan güzel şeyleri var diyebilirim. Şimdi peki grafikleriniz her zaman tek parametreli mi olacak? Hayır. Sizin bir fonksiyonunuz olabilir ve bu fonksiyonunuzun hem x hem y, isterseniz a, isterseniz b şeklinde birden fazla parametresi olabilir. Biz bunları grafiklerde nasıl göstereceğiz? Gelin bakalım onu deneyelim. Bu konuda kullanacağımız fonksiyonun adı MeshGrid. Aslında bu MeshGrid bir bakıma x ve y parametreleri arasında size bir gerçekten grid dediğimiz bir örtü aslında oluşturuyor olacak ve bunların koordinatlarını da aslında output olarak veriyor olacak. Onu en sonunda konuşacağız. Bu adım bir noktada önemli. 3 boyutlu grafiklerin girişi buradan oluyor. Şimdi şu şekilde. Ben gelip buraya mesh grid diyorum.
Mesh grid diyorum. Şimdi burada bana koordinatlar isteyecek, onu isteyecek, bunu isteyecek. Ben 2 tane koordinat gireceğim buraya. Dolayısıyla ben ilk x koordinatımın, hatta şu şekilde yaparsak daha iyi olacak. X'in 1'den 3'e kadar olmasını istiyorum. Hatta 0,5 artışlı olsun. Daha iyi gözlemleyebilelim. Y'nin ise 3'ten ya da 4'ten 8'e olsun diyelim. Şöyle. Bunun da artışı yine 0,5 olsun. Çok değişik sayılarla uğraşmayalım. Buraya gelip x ve y şeklinde mesh grid'e aslında parametreleri verdiğimde bakalım bize ne çalıştıracak. Bakın bizim burada şurada gösterebileceğim. Bize burada aslında gerçekten bir örtü dediğimiz, örtü yapısı dediğimiz, örtünün koordinatları dediğimiz bir yapı aslında karşımıza çıkarıyor. Burada görüyorsunuz x'ler zaten x'ler 1'den 3'e kadar 0,5 artışla ilerliyor. Ve bundan 9 tane var burada. Çünkü bu y'deki artış da aslında bu şekilde. Ve bunlara baktığımızda bu şekilde aslında bir örtü yapısı oluşmuş oluyor. Ve MATLAB bunu farklı bir fonksiyonla aslında tam olarak istediğimiz 3 boyutlu yapılara getirebilecek. Dolayısıyla bunun da altyapısını böyle size vermiş olayım diyeyim. Bu noktada bir de bunu da pilotlayabiliyor muyuz? Tabii ki de bunu da pilotlayabiliyoruz. Bunu normal pilotluyoruz çünkü bu 2 boyutlu bir şey, 3 boyutlu bir şey değil. Ve ben buna gelip şu şekilde ok yazacağım buraya. Buradaki O normal yuvarlaklar olarak göstersin şeklinde. K ise Black'in K'sinden gelen siyah olarak göstersin. Hatta ben buraya R yapayım ki daha iyi görelim. O da kırmızı olsun şeklinde. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bir yüzey üzerine yayılmış her bir noktayı aslında burada görebiliyoruz. Ve bunu dediğim gibi MATLAB 3 boyutlu yapılarda, birazdan farklı fonksiyonları göstereceğim. 3 boyutlu yapılarda bu mesh grid'den gelen çıktıyı, yani bu çıktıyı aslında 3 boyutlu yapılara seriyor ve ardından bunun üzerinde 3 boyutlu yapıları bize görselleştiriyor. Dolayısıyla 3 boyutlu yapılara geçmeden önce böyle bir yapıyı, 2 boyutlu örtü yapısını, yüzey yapısını öğrenmek bir noktada kıymetliydi. Bunu da bu şekilde vermiş olayım. Aynı şekilde mesh grid'in şöyle de bir kullanımı var. Bu bahsettiğim 3 boyutlu taraf için daha da verimli bir kullanım. Şimdi ben buraya mesh grid xy dediğimde şunu şuradan kaldırdım. Oraya bir şeyler koyacağım şimdi. Mesh grid xy dediğimde gelin bakalım mesh grid bize ne veriyormuş? Şöyle mesh grid yazdığımda girelim bakalım. Bize output olarak ne veriyor? Bakın output olarak x koordinatı, y koordinatı ve eğer varsa z koordinatını da verdiğini söylüyor. Şimdi bu bize neden önemli? Çünkü biz buraya vektör olarak verdiğimiz şeylerden farklı değerler alıyoruz. Farklı koordinat değerleri alıyoruz. Bunları da nasıl göstereceğim? Bunları da şu şekilde göstereceğim. Birden fazla parametre aldığım için buraya gelip x ve hatta büyük ve x ve y diyelim. Kafalar karışmasın. Büyük ve x'e mesh grid diyorum. Ve sonra gelip büyük ve xy'yi burada plotluyorum. Aynı şey gelecek. Çünkü aynı şeyi yapıyoruz aslında. Mesh grid'in outputlarını kullanmakla mesh grid'in kendisini pilota koymak aslında aynı anlama gelmekte. Fakat artık elimizde büyük X ve büyük Y değerleri ne olduğuyla alakalı bir fikrimiz var. Bakın birbirinin aslında bir noktada döndürülmüş hali gibi bir durum. Burada da aslında şeylerin artışını görüyoruz. Yine aynı yüzey üzerinde. Bakın şöyle göstereyim. Yine aynı yüzey üzerinde burada x'lerin artışını, burada da y'lerin artışını gözlemliyoruz. Zaten bunların hesaplamalarıyla da 3 boyutlu yapılar bize görselleştiriliyor olacak. Yani mesh grid'in outputlarını da bu şekilde yakalıyoruz diyebilirim. Bu kısım da önemliydi. Dolayısıyla burayı da atlamayalım istedim. O zaman gelin bakalım bir de ilk 3 boyutlu ciddi bir grafiğimizi oluşturalım. Bir de onu görelim. Şimdi bu konuda aslında yapacağımız şeyler yine aynı. Bir mesh grid üzerinde bir örtü oluşturacağız x ve y değerleriyle. Ardından bunun output'unu aldığımızda bu koordinatları, bu gördüğümüz koordinatları gidip bir fonksiyon içerisine koyacağız. Şimdi aynı adımları tekrarlayalım. En son o adıma geldiğinde bu fonksiyonun ne olduğunu konuşuyor oluruz. Ben gelip buraya yine mesh grid diyeceğim. Ben yine buraya bir aslında örtü oluşturmam gerekiyor ki 3 boyutlu yapıyı oluşturabilsin MATLAB. X ve y değerleri için aynı değerleri vereceğim. Eksi 10'dan ikişer artışla 10'a kadar bir artış gözlemlemek istiyorum. Aynısını şöyle y değerleri için de vereceğim. Başına gelip bu sefer yukarıda yaptığımız gibi x ve y değerlerini burada almak istiyorum. Ve bu şekilde x ve y aslında değişkenlerini, bunların koordinatlarını alıyor olacağız. Sonra bunlara göre, bu x ve y koordinatlarına göre z yani yükseklik, onu da nasıl anlatabilirim? Şöyle çizmeyi deneyebilirim belki. Şimdi şu şekilde, bunun daha detaylısını iPad'te çiziyor olacağım. Zaten size de gösteriyor olacağım. Şimdi şu şekilde şuna x, buna y, buna z dediğimde bizim aslında artık fonksiyonumuz
x ve y değerlerini alıp da bir z değeri oluşturuyor olacak. Yani şuradaki bir noktayı alıp burada z ekseninde yükseltiyor olacak ve fonksiyonun çıktısı da bu nokta olacak. Girdisi buyken çıktısı bu nokta olacak. Dolayısıyla biz aslında şu an z'yi bu x ve y değerlerine göre yapıyor olmamız gerekiyor. Bu noktada da yine vektörel işlem yapacağız. Şimdi gelin bunu görelim. Ben buraya z diyorum ve spesifik bir fonksiyon oluşturmak istediğim için kenardaki notlarımdan şöyle bir fonksiyon giriyorum buraya. Fonksiyonun ne olduğu hiç önemli değil. Tamamen hoş bir şey ortaya çıksın diye. Şuradaki yazdım Mexican hat fonksiyonu ortaya çıksın diye bunu yazıyorum. Şimdi fonksiyonumuz bu. Biliyorum biraz uzun, biraz karışık vesaire. Fakat sadece odaklanmamız gereken nokta şu. Bakınız burada her bir çarpma veya üstel işlem veya bölme işleminden önce nokta koyuyorum. Neden? Çünkü benim buradaki gelen x değerlerim yukarıda da gördüğümüz gibi tek bir yapıda değil, bir matrix yapısında ve dolayısıyla biz matrix multiplication yapmamak için her birini değer değer birbirleriyle işleme sokabilmek için buradaki çarpma, bölme ve üstel işlemlerde her birinin öncesinde nokta koyuyoruz ki biz matrix multiplication yapmayalım. Tamamen değer üzerinden, sadece birebir hücre üzerinden işlemler dönsün. Dolayısıyla aslında bu fonksiyon kısmında sadece buna odaklanabiliriz. X, Y ve Z değerlerim oluştu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu fonksiyon geliyor. Bakınız burada, hatta bir şunu da bir oluşturalım. Bakın 11'e 11 aslında her bir parametrenin koordinatlarını burada görüyoruz. Bakalım bize doğru mu olacak emin değilim. Ona da bakalım. Bakalım bize bu parametreleri döndürecek olan fonksiyonumuz ne? Bunun ismi surf. Surface'ten geliyor. Yüzeyden geliyor. Dolayısıyla ben buraya x, y, z dediğimde bir grafik bekliyor olacağım. Tabii ki de bunun burada düz gelmesinin sebebi ben bu fonksiyonu yazarken şöyle bir hata yaptım. Şurada parantez olacak. Sonunda parantez olmayacak. Bakalım bir de böyle çalıştıralım. Bakın burada biraz bu bahsettiğim Mexican hat kısmını aslında alabildik. Görüyorsunuz biraz ne denir? Köşeli. Dolayısıyla burada gelin şurayı nokta 2 yapalım. Yani 2 yerine 0,2 yapalım. Hatta onu da şöyle yapalım ki daha da kolay anlaşılsın. Bir daha çalıştıralım. Bakın bu sefer gayet güzel çalışan bir Meksika şapkası grafiğini elde ettik diyebilirim. Bunu bu şekilde döndürebiliyorsunuz. Grafikleri zaten biliyorsunuz. Aynı şekilde 3 boyutlu grafikleri üstten baktığınızda, bu şekilde ortogonal olarak baktığınızda yüksekliklerini MATLAB size renk kodlarıyla söylüyor. Yani bakın burası en derin noktası diye, şurası zaten buradan görüyoruz. Şurası en derin noktası diye en soğuk nokta olarak söylüyor. Ve aslında en yüksek noktasında bu şekilde size turuncu, sarı ve yeşilin renkleri şeklinde bir ısı haritası renkleriyle size zaten söylüyor oluyor. Bir de buna ufak bir ekleme yapalım. Ben burada surface yerine bunu commentledim. CTRL-R'ye basarak hızlıca commentledim. Bir de bunun yerine şöyle bir fonksiyonumuz var. Doğru yazdığımdan emin olmak istiyorum. Evet, yazmamışım. Contour diye bir fonksiyonumuz var. Bakalım bu bize ne yapacak? Bakın aslında bizim burada, tabii ki de şu dış kısımlar gözükmüyor. Çünkü biz eksi 10'a kadar söylemiştik bu grafiği. Bakın bu aslında grafiğin, az önceki Meksika şapkası grafiğinin bize izoips haritasını çıkardı. Bakın bununla beraber çalıştıralım. Surface ile beraber çalıştıralım. 2 tane grafik elde edelim. Tabi arada bir hold on dememiz gerekiyor. Yok, figür dememiz gerekiyor. Şöyle. Bakın. Ben bunu üstten bakıyorum. Buna da üstten baktığımda aynı yapıyı görebiliyorum. Renklendirme yine biraz daha benzer. Burada mavi geliyor. Daha sonrasında koyulaşıyor, derinleştiğini anlıyoruz. Ve burada tekrardan aslında ısı olduğu ve burada tekrardan yükseldiğini görebiliyoruz. Tabii ki de ısı haritasında bu şekilde gözlemlemek çok daha verimli. Ama böyle bir contour diye de bir fonksiyonumuz mevcut. Bunu da size aktarmış olayım. Bir diğer 3 boyutlu fonksiyonumuza geçmeden önce burada aslında bu grafikleri şu şekilde biraz daha şu kontur ve figürü yapayım, comment diyeyim. Şimdi burada aslında şöyle çok kritik bir nokta var. Biz bu grafiği hangi açıdan inceliyoruz? Yani böyle baktığımda evet göze hoş geliyor ama şöyle baktığımda çok göze hoş gelmeyebilir. Derinliğini yeterince anlayamayabiliriz. Farklı sorunlar çıkabilir. Bunu böyle baktığımızda hiç anlayamayabiliriz. Bazılarımız hiç anlayamayabilir. 3 boyutlu göremeyebilir. Böyle baktığımızda çok daha farklı bir şey algılayabiliriz vesaire. Bu 3 boyutlu perspektif problemlerini ortadan kaldırmak için aslında MATLAB'in içerisinde hangi açıdan bakayım şeklinde bir fonksiyon daha var. Bunun ismi view. Direkt view. Yani ben buraya gelip view dediğimde ve bakın burada az ve el diyor. Bu konuyu
Bu iki parametrenin açılımı, biri azimut, diğeri de elevation'dır. Elevation direkt Motomot Türkçe çevirisi yükselmedir. Elevation yani yerden yüksekliktir. Azimut ise direkt çevireye baktığımda azimut açısı diye geçiyor. Sanıyorum ki spesifik bir adlandırması var bunun. Fakat şu görseli ekrana verdiğimde zaten çok daha iyi anlaşılacaktır. Burada da gördüğünüz üzere azimut burada y ekseninden ne kadar saptığını, ne kadar açıldığını aslında anlatan bir parametre olarak burada önümüze geliyor. Şimdi gelin bir de şöyle bir şey yapalım. Burada bu grafiği biraz farklı açılardan inceleyelim. Yani ben geliyorum buraya Surf X dediğimde ben buraya title yazacağım. Ve buraya title dediğimde ne diyeyim biliyor musunuz? Mesela azimut 0, elevation 90. Ve gelip burada azimuta 0 ve V ve 90 verdiğimde bakın nasıl bir şey ortaya çıkacak. Bakın ya tabii ki de bunun üzerine tekrardan gidip şöyle nerede? Şununla gidip tekrardan oynayabiliyorsunuz. Ama size bir açı sağlayabilmesi için direkt başlangıç açısını bu şekilde aslında gösterebiliyorsunuz. Bir de farklı bir figürde gelin bunun view'ini değiştirelim. Hatta bir daha yapıp bir daha view'ini değiştirelim. Kaç yapalım? 45'e 45 yapalım. Bakın burada bu tabii şunu title'landırmadık. Hemen onu da title'landıralım. Bunu çalıştırdığımda bakın azimutu 0.90 olan solda, azimutu 0 elevation'ı 90 olan solda, azimutu 45 elevation 45 olan da sağda. Bu şekilde aslında azimut ve elevation parametreleriyle oynadığınızda farklı yapıları aslında elde edebiliyorsunuz. Şimdi bir de benim çok sevdiğim, açıkçası belki de MATLAB'de en çok sevdiğim yapılardan birini göstereceğim. Size çok ekstra bir şey değil, aslında siz de kendiniz düşündüğünüzde bak bu yapılabilirdi gerçekten diye düşündüğünüzde belki de benim anlatmamdan önce bile aklınıza gelmiş olabilir. Şimdi görüyorsunuz bunlar stabil yapılar, yani stabil perspektifler. Peki ben bu grafiği nasıl döndüreceğim? Yani kendi kendine döndürebilir miyim? Döndürebilirsiniz. Biliyorsunuz ki ekstra ve figür yazısı yazmadığımızda tekrardan bir şeyi view'lediğimizde, tekrardan bir şeyi görselleştirdiğimizde aynı pencerede yer alıyor olacak. Dolayısıyla ben buraya surface dediğimde ve ardından for k birden kaça kadar diyelim? 10'a kadar diyelim. Şu şekilde bir yapı yapacağım. Burada biraz yanlış kurgulayabiliriz, hızlı gidebilir, yavaş gidebilir. Ayarlarız, hiç sıkıntı değil. Şimdi ben gelip burada view k dediğimde ya da şöyle diyelim. Gelin şöyle diyelim. Bunu k'dan 1'den 10'a kadar yapmayalım. Gelin buraya bir açı girelim. Yani ben kaç diyelim? 0'dan 360'a kadar diyelim. 0'dan 360'a kadar bir deneyelim. Hangi açılar hoşumuza gidecek bir deneyelim. 0'dan 360'a kadar burada view'i değiştireceğim. Ben buraya diyeceğim ki bu k olsun. Ama açı hep sabit gitsin. Elevation hep 45 gitsin. Bunu böyle çalıştırdığımda istediğimizi elde edemeyeceğiz. Çünkü aslında buraya hiçbir bekleme koymadık. Yani hemencecik MATLAB burada bu 360 tane veriyi döndürdü. Dolayısıyla ben buraya gelip pause deyip, gerçekten bir durdurma fonksiyonu bu. Pause deyip 005 dediğimde biraz daha açabilirsiniz, biraz daha kısaltabilirsiniz bu süreyi ama 005 ideal gibi. Bunu dediğimde bakın bize aslında böyle çok güzel çok bir noktada yumuşak ilerleyen bir grafik animasyonu sunuyor diyebilirim MATLAB. Bunu biraz daha güzelleştirmek için belki bunu 40'tan 400'e yapmak, yani 40 açı biraz daha ileri ilerlemek, hatta 45 diyelim. 45'ten 400 olsun, fark etmez. Bunu böyle başlattığınızda bakın biraz daha açılı bir şekilde yaklaşıp sonra bütün açılarına dönmeye başlayacağını da söyleyebilirim. Şimdi bir fonksiyonumuz daha var ki bence 3 boyutlu modellemenin MATLAB üzerindeki en efektif, en kuvvetli fonksiyonlarından biri. Bu da patch. Patch bize ne yapıyor? Patch bize aslında MATLAB içerisinde kendi custom, kendimizin atadığı poligonlar oluşturmamızı sağlıyor. Bu hem 2 boyutlu olabilir hem de 3 boyutlu da olabilir. Dolayısıyla dediğim gibi çok kuvvetli, çok da kullanışlı bir fonksiyon kendisi. Bakalım bunu nasıl kullanacağız? Şimdi size bir örnekle geldim. Bakınız burada bir örneğim var. X değerlerim var, Y değerlerim var. Bir de P adında da P değişkenine aslında atanmış bir patch fonksiyonum var. Şimdi bunu çalıştıracağız. Çalıştırıp da yorumlamak çok daha mantıklı. Çünkü diğer türlü çok soyut kalıyor. Bakalım neymiş bu? Bakın bana bir üçgen verdi. Ama neden bana böyle bir üçgen verdi? Yani ben buraya ne verdim ki bana üçgen elde etti? Bakalım. Şimdi bizim burada atadığımız değerler şu şekilde çalışıyor. Bakın. Önce X değişkeni, hatta şunu şurada sabitleyeyim ki daha kolay göstereyim. Önce X'i 0, Y'si de 0 olan bir nokta oluşturuyor. Evet, burada bu noktamız. Şurada.
Ardından x'i 1, y'si 0 olan bir nokta oluşturuyor. Bakın o da burada. Hemen sağda. Sonra x'i 0,5 yani ortada ve y'si 1 olan bir nokta oluşturuyor. O da burada. Ve bunları oluşturduktan sonra bunların içini dolduruyor. Yüzeylerini dolduruyor. Yani patch dediğimiz aslında direkt motomot Türkçesi yama anlamına geliyor. Ve aslında gerçekten bu noktalar arasında bir yama oluşturduğu, bir poligon, belki de bir doku oluşturduğunu söyleyebilirim. Sonrasında zaten parametrelerde de direkt R dediğimizde kırmızı olsun diye, istiyorsanız green de yapabiliriz. Şu şekilde, bakın bu şekilde yeşil de oluyor. Bunun zaten pek çok parametresi var. Onu zaten zamanı geldiği noktada input parametreleri arasında inceleyeceğiz. Fakat burada önemli bir nokta var. Bakın burada P farklı bir obje. P burada, çünkü burada P değişkenini atadığımızdan dolayı patch'ten gelen bir dönütü, patch'ten gelen bir output'u tutuyor. Fakat bu ne? Burada patch, direkt patch objesini tutuyor ve burada aslında pek çok nokta var. Vertex dediğimiz şeyler var. Faces dediğimiz şeyler var. Vertices dediğimiz şeyler var. Bunları birazdan zaten bahsedeceğim, daha detaylı noktalarını. Bunlar bunun attribute'leri, özellikleri diye aslında aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi patch'in aslında asıl kullanımı bu değil. Buradaki kullanımı değil. Bunun patch'in kendi özelinde oluşturduğu bazı tanımlar var. Faces ve vertices dediğimiz yapılar oluşturuyor. Face dediğimiz yüzler. Gerçekten böyle hangi alanları boyayayım gibisinden. Hangi alanları yamalayayım, doku yapayım oraya dediği parametreler. Vertices dediğimizde köşeler. Bu köşeleri de zaten tanımlıyor oluyoruz parametrelerini biz atayarak. Şimdi bir örneğim var. Bence anlamayı daha da kolaylaştıracak. Dolayısıyla gelin hemen size onun değerlerini gireyim ve üzerine konuşmaya başlayalım. Şimdi değerlerim bunlar. Bu V dediğim vertices, F dediğimde faces olacak. Fakat bunları patch bize tam olarak nasıl kullanıyor? Bence çok iyi bir soru. Şimdi burada aslında bunlar koordinatlar. Bunları birazdan göstereceğim. Şu patch fonksiyonunu birlikte yazalım istiyorum. Faces'te hangi noktaları birbirine bağlayacağımı belirtiyor. Bunların şimdi kullanımını şu şekilde yapıyoruz. Ben buraya patch diyorum. Ve diyorum ki önce vertices diyeceğim. Vertices diyorum. Şöyle zaten kendisi tamamlıyor. Olacak olması lazım. Tamamlamıyorsa biz vertices deyip devam ediyoruz. Çünkü böyle bir parametresi mevcut. Vertices deyip ben buraya V giriyorum. Ardından buraya gelip faces dediğimde bu sefer F'ye giriyorum. Çünkü yüzlerini belirtiyor oluyorum. Bunu böyle çalıştıralım. Bakalım bize çıktı olarak ne verecek. Bakın 2 tane üçgen verdi. Fakat neden böyle bir üçgen verdi? Gelin bakalım bir de bunu yorumlayalım. Şimdi hatta biraz daha güzel olsun diye ben buraya face color green yazacağım. Onu da şöyle yapalım. Aynen öyle. Bakın daha da göze hoş gelen bir grafik oldu. Şu şekilde. Şimdi vertices noktalarından incelemeye başlıyorum. Bana 2'ye 4 bir nokta ver demişim. 2'ye 4 bir nokta vermiş. 2'ye 8 bir nokta ver demişim. 2'ye 8 bir nokta vermiş. 8'e 4 bir nokta ver demişim. O da buradaki noktası oluyor. Burada ben alt satıra geçtim ama aslında siz aynı satırda, ya daha doğrusu aynı satırda değil, her birini farklı bir hücre olarak koyuyorsunuz aşağı doğru. Çünkü noktalı virgül aşağı doğru indiriyor. Fakat burada siz ayrı noktaları tanımlıyorsunuz ama daha sonrasında faces'ta seçiyorsunuz hangi yüzlerini birbirine tamamlamak istediğinizi. Onu birazdan örnekli bir şekilde göstereceğim. Fakat daha kolay anlaşılsın diye böyle ben ayırdım ikiye. Daha sonrasında 5'e 0 noktası şurada. 5'e 2, 5'e 2 noktası, 8'e 0, 8'e 0 noktası şeklinde aslında noktalarımı tanımlamışım. Ama daha üçgenleri belirlemedim bile. Yani ben bunu buradan çekersem zaten hata alacağımdır. Büyük ihtimalle şöyle. Tabi patch burada hala mevcut olduğu için clear diyelim. Bakın zaten hata veriyor. Face'in yok diyor. Yüzeyleri daha oluşturmadın diyor. Noktaları tanımladın. Ben burada noktaları tanımladım ama yüzeyleri daha oluşturmadın diyor. Dolayısıyla aslında bu şekilde bir yüzeylere de ihtiyacımız var. Peki bu yüzeyler ne? Bakın 1, 2, 3 dediğin noktalar. Birinci nokta. Şunu kaybetmek istemiyorum. Birinci nokta, ikinci nokta ve üçüncü noktayı birleştir diyor. Yani buradaki üçgeni oluştur diyor. Ardından 4, 5, 6 da aşağıdaki üçgeni aslında ifade ediyor diyebilirim. Peki biz bu noktada farklı bir şey yapmak isteseydik nasıl yapardık? Onu da şu şekilde yapardık. Ben geliyorum. Bunlar dursun. Nasıl bir şey yapacağım biliyor musunuz? Ben yine faces diyorum. Ben birinci noktayı istiyorum. İkinci noktayı istiyorum. Birinci noktayı istiyorum. İkinci noktayı istiyorum. 3 burada tanımlıydı. Onu kullanmayacağım. Direkt 6. noktayı istiyorum. Buraya bir çizgi istiyorum. Dolayısıyla 6 yazıyorum buraya. Ardından 5'e 0 noktası yani 4. noktaya gidiyorum. Ve geri tekrardan zaten kendisine bağlanacak. Bakalım bu nasıl bir çıktı verecek bize. Bakın üzerine koydu ama biz önce şekilde çalıştırırsak üzerine koymayacak. Şöyle.
Bakın aslında noktaları biz rastgele tanımlayıp sonrasında hangi yüzeyleri oluşturacağımızı seçiyoruz. Dolayısıyla bu faces noktasında sizin bu noktaya gelmeden önce hangi köşeleri, hangi koordinatlara tanımladığınızı biliyor olmanız lazım. Zaten bu birazdan yapacağımız örneklerde de, özellikle 3 boyutlu örneklerde de bu yüzden iPad'de çizim yapacağım. Çünkü diğer türlü anlaması zor, anlatması da zor. Dolayısıyla çizmek bizim burada dostumuz olacak diyebilirim. Patch'in aynı vertices ve faces kullanımını aslında biz 3 boyutlarda da görebiliyoruz. Az önce dediğim gibi. Bu kısmını biraz hızlı geçeceğim. Nasıl olduğunu göstereceğim ve ondan sonra sıfırdan nasıl oluşturacağımızı aslında size anlatacağım. Fakat şu şekilde söyleyebilirim. Böyle parametrelerim var. Zaten 3 boyutlu olduğu için her bir noktanın 3 boyutlu parametrelerini görmemiz gerekiyor. Koordinatlarını görmemiz gerekiyor. Bunu bir çalıştıralım bakalım nasıl bir çıktı alacağız. Bakın. Şöyle bir yorumumuz var. Bunu 3 boyutlu olarak da inceleyebiliyoruz. Bakın. Aslında bir noktada yarım bir piramit oluşturduk diyebiliriz. Bunun değerleri zaten biraz rastgele olduğu için böyle yamuk yumuk duruyor. Şu şekilde. Şimdi ben burada bakın zaten şunları döndürürken sol altta azimut ve elevation şeylerini de görüyormuşuz. Bunu ben yeni fark ettim açıkçası. Burada ben şunu isteyeceğim. X label ve Y label isteyeceğim. Bunları şurada bir yerde yazmıştık sanki. Aynen. Şunları almak istiyorum. Buraya koymak istiyorum. Çünkü diğer türlü okuması ve anlaması çok zor oluyor. Şimdi bak. X'i şöyle aldım. Y'yi hatta şöyle döndüreyim. X'i böyle aldım. X'i sağ alta aldım. Y'yi sol alta aldım. Z'yi de sol üstte aldım değil mi? Şimdi bizim noktalarımız var. Birkaç nokta inceleyip sonra diğerini diğer 3 boyutlu örnekte inceleyeceğim. Çünkü diğerini çok detaylı inceleyeceğimiz için burada çok ekstradan vakit kazanmamıza gerek yok. Sadece nasıl ilerlediğimizi anlatacağım bir örnek olacak bu. Şimdi biz bir nokta tanımlamışız. 0 0 0. Nerede bu 0 0 noktası? Bakın şurada. X'i de 0, Y'si de 0, Z'si de 0. Ardından 1 0 0 noktası tanımlamışım. Yani X'i 1, Y'si 0, Z'si 0. Burası neresi? X'i 1 olan bir nokta arıyorum. Özür diliyorum. X'in şu nokta aslında şu an aradığımız noktaymış. X'in 1 olduğu yani şu aradığımız noktaymış. Bizim X'in 0, Y'nin 0 ve Z'nin 0 olduğu nokta aslında şurası olması gerekiyor. Çünkü asıl X burada 0, Y burada 0, Z de zaten en aşağıda olduğundan dolayı 0. Ben burada X soldan sağa artacağını düşündüğümden dolayı aslında X burada bakın şuradan sağdan sola artıyor. Orada bir ufak bir 3 boyutlu perspektif karıştı diyelim. Dolayısıyla şöyle 0 0 0 noktası burası. 0 daha doğrusu 1 0 0 noktası da şurası. 1 X'i 1 Y'si hala 0. Şöyle Y'si hala 0 Z'si de 0 olan nokta burası. 0 1 0 noktası nerede? Yani X'i 0 Y'si 1 Z'si 0. X'i 0 şuradayız. Y'si 1 Z'si 0 noktası da burada. Ardından bir de tepe noktası belirlemişiz. X ve Y de ortaya kadar gelsin. Z'de de 1'e kadar çıksın şeklinde aslında noktaları belirlemişiz. Ardından bizim burada faces dediğimiz nokta yüzeylerini oluşturacağımız yerde bakın altında tabanda da bir şeyler oluşturuyoruz. Bakalım neler yapmışız. 1, 2, 3. Yani ben birinci nokta, ikinci nokta ve üçüncü noktayı birleştireceğim demişim. Yani x'in 0, her şeyin 0 olduğu nokta. X'in 1 ve diğerlerinin 0 olduğu, y'nin 1 ve diğerlerinin 0 olduğu bir noktayı birleştirmişim. Yani aslında şu tabanı oluşturmuş. Ardından ben burada 1, 2, 4 diyorum. Bu 1, 2, 4 dediğim 1, 2, 4. Yani x'in 0, y'nin 1, x'in 0, x'in 1 ve üstteki nokta. Burayı oluşturmuşum. Ve en son değil, en sondan bir önce 1, 3, 4 demişim. Bu da 1, 3, 4. Bu da y'ye doğru giden yüzeyi oluşturacak. O da şurası, burası ve şurası şeklinde. En sonda 2, 3, 4 dediğimiz noktada aslında 2, 3, 4 dediğimiz noktada buradan buraya ve şurayı, şu arkadaki yüzeyi bağlıyor diyebilirim. Genel olarak 3 boyutluda da vertices ve faces bu şekilde çalışıyor. Şimdi son bir örneğimiz olacak. O örneği de gerçekten detaylı bir şekilde anlatacağım. Onun için de iPad'i bağlayacağım. Şimdi hemen elimizde çizerek o örneğimizde gidelim. Şimdi yapacağımız şey aslında siyah bir küp. 8 yüzeyi, daha doğrusu 8 noktası ve 6 yüzeyi olan bir küp çizeceğiz. Bunu da şu an böyle ekrana vermiş olayım. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu biz nasıl kurgulayacağız? Yani kaç tane noktası var? Her birinin 3 tane koordinatı var. Hangi yüzeyi birbirine bağlayacağım vesaire dediğimizde gelin bakalım hangi yüzeyi birbirlerine bağlayacağız. Şimdi her şeyden önce ben buraya bir küp çizerek başlamak istiyorum. Şimdi ben buraya önce x, y, z koordinatlarını çiziyorum. Burası y, burası x, burası z. Ayrıca size de bir 3 boyutlu bir şey görselleştirecekseniz MATLAB'de önce çizmenizi öneriyorum. Çünkü başka şekilde işin içinden çıkamazsınız. Patch
kullanmak demek bütün koordinatları aklınızda hesaplamanız demek. Bu da çok zor. Açıkçası ben yapamıyorum. Siz yapabiliyorsunuz. Mükemmel. Ama ben yapamıyorum. Dolayısıyla en iyi yol bir kağıt kalem alıp, yani illa iPad almak zorunda değilsiniz. Bir kağıt kalem alıp bunu çizmek. Hangi koordinatın nerede olduğunu, hangi yüzeyin noktalarla bağlı olacağını veya hangi noktaları bağlayacaksın ki bu yüzeyi elde edebil, bunları görebilin diye. Şimdi gelin burada başlayalım. Biz bir küp çizeceğiz değil mi? Ben bu küpü şöyle çizeceğim. Şu şekilde mavi çizeyim ve kalın çizeyim. Şimdi şu şekilde bir kenarımız olacak. Süper. Mükemmel bir çizim değil ama yine de aşağı yukarı küp, kenarlar, köşeler ve yüzleri görebildiğimiz bir yapı. Dolayısıyla biraz sizden af diliyorum diyeyim. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi küpümü gördüm. Sanki MATLAB'de görüyormuş gibi bunun ben köşelerine, köşe noktalarına odaklanacağım. 8 tane köşe noktamız var. Ve bunun her birinin parametrelerini şu an görüyor olacağım. Şimdi burada birim küp yapacağımızı önceden bir size söyleyeyim. Dolayısıyla aslında bir aksiste ilerlediğimizde en fazla gideceğimiz yer 1 olacak. Bu da aklımızda bulunsun. Şimdi ben kırmızı kalemi elime aldım. Başlıyorum koordinatlamaya. Yani benim her bir noktamın, önce noktalarımızı belirtelim. 8 tane noktam var. Bunlar benim noktalarım. Şimdi bunların koordinatlarını girelim. Şimdi burası x'te 0. Yani burası dediğim şurası. Şurası x'te 0, y'de 0 ve z'de 0 noktası. Dolayısıyla bizim buranın koordinatları 0, 0, 0. Aşağı kaydım. Şuradaki noktanın koordinatları ne? X'te 1, y'de hala 0'dayız. Z'de de hala 0'dayız. Dolayısıyla 1, 0, 0 oluyor. Böyle. Ardından sağa kaydım. Burası ne? Bakalım. Şu noktadayım. Burası x'te zaten 1 ilerlemiş. Y'de de 1 ilerlemiş ama Z'de ilerleyememiş. Dolayısıyla burası 1, 1, 0 noktası. Ardından buraya geldim. Tabanı oluşturuyorum önce. Buraya geldim. Burası x'te ilerleyememiş, y'de ilerlemiş ve z'de ilerleyememiş. Dolayısıyla 0, 1, 0 noktası. Yazıyorum. Şimdi üste geldik. Üste geldiğimizde aslında her şey yine aynı olacak. Sadece z değeri 1'e çıkmış olacak. Sanki aynı noktadayım ama sadece bir kat yukarı çıkmışım gibi. Dolayısıyla benim aslında aynı şeyler geçerli olacak. Sadece z'nin 1 olduğu değerleri konuşuyor olacağım. Bunu da şu şekilde söylüyorum. Aynısını buradan kopyalayabilirim. Sadece y değerinin değişiyor, z değerinin değişiyor olması lazım. Dolayısıyla x'i 0, y'si 0, z'si 1. Buraya geldim. Aşağıdan bakıyorum. 1, 0, 0'dı. 1, 0, 1 olacak. Çünkü x'te 1 ilerlemiş. Y'de hiç daha ilerleyememiş. Şu aksiste hiç ilerleyememiş. Fakat Z'de de yukarıya doğru ilerlemiş diyebilirim. Dolayısıyla buna geliyorum. Aynı koordinatın bir level üstü. Z'deki bir level üstü. Bunları da bu şekilde doldurduğumda anladık mı? Koordinatlar bu şekilde ilerliyor. Daha kompleks bir yapılar kurgulayacaksanız da aslında bu şekilde ilerleyeceksiniz. Çünkü koordinatları bilmeden patch kullanamazsınız. Bunu böyle söyleyebilirim. Şimdi bunlar bizim noktalarımız. Fakat bizim bunları MATLAB'de vertices listesine hangi sırada koyduğumuz çok önemli. Bunun için ben gelip buraya bunların da aslında sıralarını da yazacağım. Şimdi şu şekilde. Ben buna 1 diyeceğim. Bunu şimdi aşağı zaten konumlandıracağım. 1 diyeceğim. 2 diyeceğim. 3 diyeceğim. 4 diyeceğim. Sonra şuna 5 diyeceğim. 5 diyeceğim. 6 diyeceğim. 7 diyeceğim. 8 diyeceğim. Bunları neden böyle kodladım? Çünkü benim vertices listimde bunları bu şekilde takip edebilmem lazım. Hangisini hangi sırada koyduğumu bilmem gerekiyor. Hangisini hangi sırada koyduğumu bilmem gerekiyor ki yüzeyleri, faces'ları buna göre oluşturabileyim. Şimdi MATLAB'de yapacağımız işlem bundan aslında burada çizim ve matematiksel kısım bitti. MATLAB'de yapacağımız işlem şu şekilde olacak. Önce bir koordinatları gireceğim. Burada bütün koordinatları gireceğim buraya. Tık 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 tık. Şöyle bir şey oluşturacağım. Tık 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 tık. Bütün her şeyi gireceğim buraya. İşte önce 0 0, sonra 1 0, 1 1 gibisinden bütün parametreleri gireceğim. Fakat burada bunların sırası çok önemli. Benim önce gelip burada birinci noktayı, yani şunu girmem lazım. Sonra ikinci noktayı, sonra üçüncü noktayı, sonra dördüncü noktayı. Bu sıra size bağlı. Ben bunu böyle dediğim için. Ama oluşturduğunuz sırayı biliyor olmanız ve hangi noktaları hangi indekste, yani burada mesela bu 000 noktasını birinci sırada değil de eğer 5. sırada koyuyorsanız, ya da şöyle söyleyeyim, şunu şurada koyuyorsanız, o zaman faces'ta da buna göre ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü listeler buna göre çalışıyor. İndekslerine göre çalışıyor. Dediğim gibi ben bunu bu şekilde yapıyorum. Çünkü sırasını takip edebilmenin tek yolu bu. Bunu da bu şekilde konumlayayım.
Ardından 5, 6, 7, 8 dediğimde bunların her birinin şöyle koordinatlarını buraya gireceğim. Tamam mıdır? Bütün koordinatları bunlar. Bunları buraya gireceğim. Her şeyi hallediyor olacağım. Şöyle en sonunda da böyle bir köşeli parantezim olacak. Çünkü vektör tanımlıyoruz. Sonra faces'a geleceğim. Burada da şunu tanımlayacağım. Diyeceğim ki benim 6 tane yüzüm olacak. Dolayısıyla ben burada aslında 4 parametreli 6 tane şey yazacağım. Önce ben şu yüzeyi şey yapmak istiyorum, çizmek istiyorum. Dolayısıyla ben buraya 1 2 8 7 diyeceğim. Buradaki 1 2 8 7 yüzeyi bana buradaki şurada belirttiğim şu yüzeyi verecek. Sonra bunu siliyorum. Hatta onu silmeyeyim. Şöyle yapayım. Tamam. Ardından şuradaki yüzeyi istiyorum. Bunu da 2, 3, 6, 7 diyorum. Şimdi bu arada şunu söylemem gerekiyor. Şurada bir hata yaptım. Şu an fark ettim. Burada 1, 2, 8, 7 derseniz ne olur biliyor musunuz? 1, 2, 8, 7 dediğiniz noktada sizin noktanız, daha doğrusu yüzeyiniz şu şekilde hareket edecek. Birden başlayacak, 2'ye gidecek, sonra 8'e gidecek, sonra 7'ye gidecek. Sonra böyle antin kuntin bir şey çıkacak oraya. Bunu zaten MATLAB'de birazdan görürüz. Dolayısıyla bizim burada elinize bir kalem alıp 1, 2, 7, 8 dediğiniz bir normal bir kareye döndürmeniz gerekiyor. Onu da şu şekilde düzeltmiş olalım. Sonra yine noktalı virgülü koyup devam ediyorum. Arkadaki alandayım. Şuradayım. Onu da 3, 4, 5, 6 diyelim. Sonra şu arkadayım. O da 1, 4, 5, 8. Sonra bir de taban ve tavanı var. O da şurası. 1, 2, 3, 7. Tabanı da, daha doğrusu tavanı da 5, 6, 7, 8. Sonra bunu zaten patch dediğimde işte önce vertices yazıp, şu an hızlı yazıyorum, çok şey yapmıyorum. Zaten renklendirmeleri, ekstra inputlarında zaten konuşuyor oluruz. Genel olarak birazdan MATLAB'de yapacağımız adım bu. Şimdi geldik mi? MATLAB'e geri geldik. Burada da iPad'de şu an kenara koydum. Bütün indekslerimi görüyorum. Şimdi öncelikle geliyorum, diyorum ki ben buraya bütün vertices'ların konumlarını gireceğim. Önce 0, 0, 0 boşluk koyarak. Ardından 1, 0, 0. Ardından 1, 1, 0. Zaten bunları şu an ekranda görüyor olursunuz. Ben onları koyuyor olurum. Bunları hemen hızlıca yazayım ki video daha da fazla uzamasın. Şimdi her şeyi buraya girdim. Hatta şunu da daha iyi inceleyebilmek için şöyle de yapabilirim. Şu şekilde aynı formata sokmak adına. Tamamen yazdığımızla iPad üzerinden. Bunu da şuradan böleceğim. Ki tam olarak şey yapalım. Burası bizim tabanımız. Burası bizim tavanımız. Doğru diyorum değil mi? Kontrol edeyim kendime. Evet, doğru diyorum. Burası bizim tabanımız. Hatta yazalım da. Niye yazmıyoruz? Python'a gittim, şey koydum. Tavanımız. Burada yüzeyleri adlandırmayayım çünkü adlandırmak biraz zor olacaktır. Bakalım, çalıştıralım, bir yerde hata yapmış mıyız? Olabilir çünkü çizerek yaptım. İlla bir yerde belki bir şey kaçırmışımdır. Bir hatamız olduysa da zaten şu an görüp de düzeltiyor oluruz. Bakalım. Şimdi tabii ki de bunu böyle bir geldi. Şuradaki 3 boyutlu Rotate 3D butonuna tıklayıp böyle bir aslında kübü elde ediyoruz. Şimdi küp, ama küp olduğu anlaşılmıyor. Perspektif yok. Neden? Çünkü gölge yok. Gölge lazım perspektif katabilmek için. Bu noktada bizim zaten ilk örneğimizde de bulunan Edge Color parametresini değiştirelim. Şöyle gelin birlikte. Hatta onu kapatayım. Buraya sanıyorum ki W'ydu. White. Çok emin değilim. Bakalım. Bakın, bazı yerlerde yanlışımız olmuş. Bunları düzelteceğiz şimdi. Ama genel olarak görünüyor. Hatta tabanında da bir sıkıntımız olmuş. Süper. Bakalım bunları nasıl tamamlayacağız şimdi. Çünkü dediğim gibi çizimle MATLAB'e tam uyduramayabiliyorum. Daha doğrusu yani siz de uyduramayabilirsiniz doğal olarak. Şimdi bunları düzenlemeye çalışalım. Bunu face color'ı green yapalım. Ki hatamızı daha iyi mi görürüz? Çok emin değilim hatamızı daha mı iyi görürüzü. Edge color'ı da şöyle bir black yapsam. Evet, bakın burada dediğim gibi şu bahsettiğim şu olaya aslında bir noktada döndük. Burada bunları böyle bir hatamız olmuş. Şimdi bundan nasıl kurtulacağız? Öncelikle tabanını da yanlış yapmışım galiba. 1, 2, 3, 7 demişim.
hatamızı buldum. Hatamız şu şekilde. Burada koordinatları aslında doğru tanımladık. Fakat Faces'ta çağırırken burada şöyle bir durum oluyor. Ben 1, 2, 7, 8 yapıyorum. Burada noktaları göremiyoruz ama şöyle bir durum var. 1, 2, 7, 8 yapıyorum. Ardından 8 noktasından 2 noktasına, şuradaki 2 noktasına bizim imlecimiz, yani bir noktada çizgimiz diye de adlandırabilirsiniz. Oradan oraya ışınlanmak durumunda kalıyor. Ve bunlar köşegende denk geldiğinde böyle bir çizgi bırakıyor. Dolayısıyla Faces'ı baştan tanımlayacağız. Bunu da şu şekilde yapacağız. iPad üzerinde gördüğünüz yine diyagramdan şöyle devam ediyorum. Önce tabanı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra 1, 2, 3, 4 dedikten sonra 4, 5, 8, 1 yapacağım. Yine kaldığım yerden devam edeceğim yani. 8, 1 yapacağım. Ardından 1, 8, 7, 2 yapacağım. Şu an etrafını dönüyorum. Bu arada şöyle bir çalıştırıp da görebiliriz. Şöyle bakın. Önce tabanını yaptım. Sonra şimdi etrafını dönüyor olacağım. 1, 2, 8, 7. 1, 2. Pardon. 1, 8, 7, 2. 1, 8, 7, 2. Ardından 2, 7, 6, 3. 2, 7, 6, 3. Bakalım, çalıştıralım. Doğru mu gidiyoruz? Bu şekilde test ederek gitmek çok doğru. Yani çizimden direkt buraya uygularken tabii ki de direkt istediğimiz gibi olmayabiliyor. Bakın 2 tane yüzeyimiz kaldı. Son diğer tarafı da yaptığımızda, yani o da 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. En son tavanı da yaptığımda, hatta bunu da böyle bir çalıştırıp görelim. En son sadece tavanı kaldı. Şöyle tabii çok kötü gözüküyor böyle ama şöyle tavanı kaldı. Bunu da en son 6'da bitirmiştik. 6, 7, 8, 5. 6, 7, 8, 5 noktalarında tamamla dediğimde bakın bizim aslında elimizde böyle az önce sıkıntı çıkmış. Bizim dediğimiz noktada bakın mükemmel bir küpümüz. Hatta bunu başta örnekte dediğimiz gibi edge color'ı white olsun, face color'ı black olsun. Zaten onu belirtmediğimizde de öyle olacak ama biz yine de belirtelim. Şöyle tekrar çalıştırdığımda bakın istediğimiz aslında durumu, istediğimiz modeli elde etmiş olduk. Dediğim gibi düşünebilmek adına bu tarafta işte 3 boyutlu düşünebilmek adına çizmeniz gerekiyor. Ama çizimi de MATLAB uygularken böyle benim yaptığım gibi ufak hatalar olabiliyor. Orada neyi takip edeceğinizi karıştırabiliyorsunuz. Fakat face oluştururken, yani vertices'ler üzerinden face'ler oluştururken hep aynı kaldığınız yerden devam etmeye gayret gösterin ki bu şekilde yüzeylerin üzerinden çizgiler geçmesin ve daha aslında iyi, daha aslında bütün halinde olunan bir 3 boyutlu modeller oluşturabilin. Bu video genel olarak bu kadardı. Aslında bu video ile beraber bu eğitim seti de bu kadardı. 10 videoluk bir eğitim setiydi bu. Sıfırdan MATLAB eğitimi. Umarım sizlere MATLAB hakkında yeterli bir miktarda, başlangıç seviyesi anlamında gerekli bilgileri katabilmişimdir. Umarım sizler de kendiniz bu bilgileri kendi içinizde harmanlayabilmişsinizdir. Kendi içinizde yorumlayıp pekiştirebilmişsinizdir, benimseyebilmişsinizdir. Eğer böyle olduysa ben çok mutlu olurum açıkçası. Çünkü demek ki zaten amacımıza ulaşmış oluruz. Artık sen izleyen MATLAB'i temel anlamda tanıyorsun ve aslında pek çok noktada, pek çok alanda da kullanabiliyorsun. Bundan sonra MATLAB'in orta seviye eğitimi olur mu emin değilim. Eğer isterseniz yorumlara lütfen yazmayı unutmayın. O zaman ona göre merhaba yazılım olarak bir kurguya gireriz, bir planlamamızı yaparız ve ona göre belki de eğer gerçekten istek olursa bu şekilde ilerleriz. Bu eğitim seti boyunca benimle beraber burada MATLAB üzerinde kafa patlattığınız için teşekkür ediyorum. Sizlere yazılım dilleri öğrenme yolculuğunuzda bol şans diliyorum. Unutmayın, her zaman video izleyerek değil, bazen kendi projelerinizi yaparak ve pek çoğu zaman, bazen değil pek çok zaman kendi projelerinizi yaparak, kendiniz kod yazarak, hata yaparak ve hatanızı görerek gelişirsiniz bu alanda. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Dolayısıyla aslında bir bakıma bu eğitim setinin 10 bölümlük olmasının sebebi de bu. Çünkü buradan sonra aslında bir noktada siz kendi yapacaklarınızla gelişeceksiniz. Dolayısıyla sizi kendi yapacaklarınızı bıraktığım vakte gelmiş bulunuyoruz. O zaman son kez kendinize iyi bakın, yazılımla kalın.